çekmek üzere. Evet değerli güreş severler, burası CB Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabını oluşturan Bursa Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerindeyiz. Ve son 16 mücadelesinde baş pehlivanlarımız huzur peşrevindeler. Burası Yunuseli Havaalanı Er Meydanı sevgili seyirciler. Spikeriz ben Recep Tosun. Bugünkü mücadele anlatıp aktarırken yorumlarıyla katkı sağlayacak olan Mustafa Bayram, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sayın Abdullah Tuntaş. Başpehlivanlık 4. tur kuralları çekildi. Şu an başpehlivanlarımız peşre çekiyorlar. Büyükşehir Belediye görevlilerimizden Eşleşmeler şöyle: Serhat Gökmen rakibi Mehmet Yeşileşil, görevlimiz, yetkilimiz lütfen. Mustafa Taş rakibi Hüseyin Gümüşalan, Ünal Kahraman rakibi Serdar Yıldırım, İsmail Koç rakibi Mustafa Arslan, Osman Aynur rakibi Furkan Durmuş Altın, Fatih Atlı rakibi Özkan Yılmaz, Ertuğrul Dağdeviren rakibi Yusuf Can Zeybek, Recep Kara rakibi Orhan Okulu olarak eşleşmeler tamamlandı. Başpehlivanlarımız şu an huzur peşrevinde çeyrek finale kalma mücadelesi veriyorlar. 16 başpehlivanımız, yani toplamda 8 çift başpehlivan şu an Softoğlu Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda birazdan güreş tutacaklar. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, Koza TV, Ekip Türk TV ortak canlı yayınıyla karşınızdayız. Saat 14 itibariyle de Lider Haber TV ortak canlı yayınımıza katılacak. Hoş geldin diyoruz. Kiminle eşleşti? Çok merak ediyorlar çünkü. O yüzden hemen eşleşmeleri aktarıyorum. Evet, Hüseyin Gümüşalan ekranlarda değerli güreş severler. Kıran Karan'a eşleşmeleri var. Bu eşleşmeler üzerinde öne çıkanlar kimler Mustafa Bayram? Evet, 2023 yılı Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek zorlu bir karşılaşmaya da bulunacak. Rakibi Ertuğrul Dağdeviren. Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren arasındaki karşılaşma dikkat çeken karşılaşmalardan biri. Serhat Gökmen ve Mehmet Yeşileşil arasındaki karşılaşma da dikkat çekiyor. 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Mustafa Taş rakibi 2023 yılı Kırkpınar başpehlivan üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan. Bu da dikkat çeken bir karşılaşma. Fatih Atlı rakibi Özkan Yılmaz. Özkan Yılmaz bu sezon, özellikle bu sezon çok üstün performansıyla dikkat çekiyor. Bakalım 2014 yılı Kırkpınar başpehlivanı kemer kuşanmış Fatih Atlı'ya karşı nasıl mücadele örneği sergileyecek. Yine genç başpehlivanlarımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başpehlivanı Mustafa Arslan rakibi İsmail Koç'la karşılaşacak. Şöyle diyebiliriz: 8 çift başpehlivanın tüm müsabakalar gerçekten üst kalite düzeyde güreşler olacak. Sonuçları hep beraber merakla bekliyoruz Recep Tosun. Evet, bu arada değerli güreş severler, gün boyu özel kapışmaların o son anlarını, kırılma noktalarını, yeniş anlarını, güreşin hakkını verenler sosyal medya portalı yöneticisi Salih Kaya, an ve an yenişlerin son anlarını, güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında takip edebilirsiniz. Anında izleyebilirsiniz. Yine Er Meydanı Yiğitleri sosyal medya portalı yöneticisi Ali Coşkun ve yine Yağlı Güreş Pehlivanlar sayfası portalı yöneticisi Fatih. Siz çok değerli güreş severlerimizle bugünkü yayınları sosyal medya adresleri üzerinden paylaşacaklar. Televizyon olup da televizyonun karşısında bulunduğunuz yerlerde arkanıza yaslanın. Artık bu eşrevlerden sonra Evet, Recep Kara ekranlarda çeyrek finale kalmak için
baş pehlivanların yapacağı mücadeleleri keyifle sizler ekran başında. Bu arada Yalova Altınova'dan Çağrı Çit Köksal Bayrak'ın sana çok selamı var. Er meydanında güreşen tüm yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Köksal Bayrak, değerli büyüğümüz. Çok kıymetli, çok değerli abimize ben de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Baş pehlivanına armağan edecek altın kemer. Evet, Hüseyin Gümüşalan ekranlarınızda. Başpehlivanlık kupaları. Türkiye'nin her neresindesiniz değerli güreş severler. Hangi köyünde, hangi il ya da ilçesinde bulunuyorsanız bizlere mesajlarınızı yollayın değerli güreş severler. Bizler de yer verelim. Evet, karşılaşmalar başladı. Ekranlarınızda şu an Orhan Okulu ve Recep Kara karşılaşması var. Efendim? Serhat Gökmen, Mehmet Yeşileşil, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Ünal Karaman, Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Mustafa Arslan, Osman Aynur, Furkan Durmuş Altun, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Dağdeviren, Yusuf Can Zeybek, Recep Kara, Orhan Okulu eşleşmesi. Şu an Softoğlu Mehmet Pehlivan er meydanında. Başpehlivanlar 4. tur güreşlerini yapıyorlar. Yaşayacağız. Evet, tabii ki yine biz hazırlık içerisinde ekranımızı önüne dönüp Bu arada Bursa Kemalpaşa Kabul Baba'dan güreş severlerimiz tüm kahvehaneyi doldurmuşlar. Çınar altında bizleri izliyorlarmış Mustafa Bayram. Kıran kırana mücadeleleri sahne alacak. var. Güreşi seven bir köyümüz orası. Çok. Evet, dörtlü ekran geldi. Pencerede Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş. Sağ alt pencerede de Sağ üst pencere, sol üst pencere aynı pehlivanlar. var. Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Taş güreşi. Gümüşalan, Mustafa Taş güreşi var. Evet. Yönetmenim. Sağ alt pencerede Orhan Okulu, Recep Kara'yı izliyoruz. Sol alt pencerede Sol üst Ertuğrul Dağdeven, Yusuf Can Zeybek'i izliyoruz. Serhat Gökmen. Sol alt pencerede Yusuf Can Zeybek, Ertuğrul Dağdeviren. Sağ üst pencerede Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş. Sol üst pencerede Mehmet Yeşileşil Alt pencerede ve Serhat Gökmen'i izliyoruz. mücadelesi bu pencereyle ekranlarımıza geldi. Kanal 15, Tehlikeli ve Sanal 16 Müthiş karşılaşmalar bizi bekliyor. sevenler Çeyrek finale kalma mücadelesi veriliyor şu an. şenliği pencereyle sizlerle birlikte işte bu heyecanlar. Bu arada Mithat Dim değerli dostum iyi yayınlar diliyor. Tabii ki muhterem Mesut Dim de bizleri izliyorlarmış. Değerli büyüğümüze kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Bunlarını oyununda bloke ediyor. Müdafayla Göçek, Naz Otel, Mesut Dim, Mithat Dim iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Ayrıca Orhan Okulu'nda başpehlivan olmasını istiyorlar. Çünkü gönül dostları tabii ki hak eden kazanacak. Hiç kuşkusuz. Şüphesiz. Tabii ki 2 senedir Küçük orta büyük boy performansı pehlivanları, var. küçük orta büyük boy Fakat pehlivanları istediğine de kurallarınızı çekmek ulaşamıyor. üzere çok Kırklar'da acele özellikle geçmeye ama değiliniz. CV Enerji güreşlerinde şu an 1 numara puanlama. Ve bu sıralamayı da bozmaları biraz zor olacak Orhan Okulu. Eğer burada bir final yaparsa artık
Son iki Evet, yine meydanımıza alt sayı CC'ler alı görüşü öncesinde şampiyonluğu Sayın Ali Rıza Sağlık sanki Beyefendi. ilan edecek gibi. Meydanımıza şeref vermişsin, alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Sami Tokmak Köyceğiz'den Mustafa Bayram'a selamlar, yiğitlerimize başarılar demiş Sami Çok abimize. teşekkür ediyoruz. Selamlar. Çok değerli bir güreş sevdalımız Evet. Sami Tokmak. Atasporumuza çok büyük hizmetlerde bulundu. Sami Elensel'in dışına çıktığı zaman hemen düdüğünü çalarak uyaracak tabii ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Recep Kara ve Orhan Okul'un bu sert elenselerinde Mustafa Kadraj dışında İsmail Koç ve Mustafa Aslan arasındaki karşılaşma da çok hareketli geçiyor. Sert ve hareketli geçiyor daha doğrusu. Hasan Basri Daban Adana'dan iyi yayınlar diliyor. Değerli hocama kucak dolusu sevgiler. Fuat Aydemir Tokat Niksar'dan, Uğur Hancı, Ufuk Şen, Nazım Kızıl, Necit Yıldırım değerli üstadım. Nazım Kızıl da Nazım bizim Kızıl, yorumcumuz, bizim değerli yorumcumuz. dostum. Selamlar Necit buradan. Yıldırım değerli başpehlivanımız ve Şile Belediyesi güreşlerinin koordinatörlüğünü de yapıyor aynı zamanda. Değerli hocama kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. bu hamleleri, bu atakları karşısında Mükemmel güreşler oluyor Şile'de. Tüm güreş severleri bekliyoruz. 25 Ağustos'ta Şile Er Meydanı'nda. Ve Türk güreşinin gece güreş klasiğidir aynı zamanda. önlem alacak. Sahilde olan, gerçekten görselliği çok yüksek olan güzel bir organizasyon. Evet, Recep Kara Orhan Okulu mücadelesi biraz sert başladı. Ne diyorsun Mustafa Bayram? Bu bekleniyor muydu? Evet, Orhan Bu kez Okulu Mehmet Yeşileşi Serhat Gökmen mücadelesi bir anda sol üst kadrajla karıştı. Bir anda karıştı. Şu ana kadar Serhat Gökmen, Mehmet Yeşiltaş'ın karşısında Furkan Durmuş Altın Osman Aynur mücadelesi de sertleşti. atak güreşi. Ekranda değil ama uzak kadrajda biz. Baş pehlivanlık güreşlerinde Evet. Serdar Yıldırım galip. Evet, Serdar Yıldırım Ünal Karaman'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Türkiye Adı Güreşi'nin parlayan yıldızı ışıldamaya devam ediyor. Sakarya, Antalya, Ankara Askı Spor Kulübü'nün baş pehlivanı. ben bir düzeltme yapayım. Ankara- Sakarya Akyazı. Akyazı'ya transfer oldu. Diğer 4 çift Sakarya Akyazı'ya transfer oldu. Memleketine, köyüne, amacıyla ve o beldesine geri döndü Serdar Yıldırım. İlk çeyrek finale adını yazdıran genç baş pehlivanımız oldu değerli güreş severler. tecrübeli Ünal Karaman'ı mağlup ederek adını Bir tarafta da şu anda ekranda değil ama İsmail Koç'un Mustafa Hasan'a baskısı söz konusu her an bir ihtar anonsu gelebilir değerli güreş severler. Bu arada Orhan Okulu ve Recep Kara arasında iki karşılaşmada elenseler konuşuyor adeta. Ertuğrul Dağdeviren'in Yusuf Can Zeybek'e bir baskısı var fakat şu an muhtemelen Yusuf Can Zeybek bir sağlıkçı talep etti. Sağlık görevlisi Sakın Gören Yer Meydanı'na müdahale edelim. Sağlık görevlisi Ertuğrul da dün gerçekten Ali İhsan Batmaz'la yapmış olduğu güreş gerçekten nefesleri kesti. Çok güzel bir güreş çıkardı Ertuğrul Dağdeviren. Evet, bu arada Konya'dan Fatih Tatü, Seyitşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tutal, Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Ahmazoğlu, Omay Organizasyon, Zembil Organizasyon Fatih Tatü, Atasporumuz güreşe hizmet etmeye devam edeceğiz. Mustafa Bayram'a selamlar, yiğitlerimize başarılar dileklerinde bulunuyor. Ben de hocama buradan çok selamlar gönderiyorum. Konya'da büyük işlere imza atıyor Fatih Tatü. büyük orta Değerli pehlivanları, seyircinin büyük orta güvenini boşa çıkartmadı. kurallarınızı çekmek üzere çok acelece. Fatih Tatü'ye değerli hocama kucak dolu sevgiler yolluyoruz. Eski pehlivan Cengiz Demir ustamızdan selamlar demiş Vedat Laba. Benim de İzmit'ten komşularım Ahmet Yıldız hem kızı hem oğluyla ekran başında bizleri izliyormuş. Ahmet Yıldız'a, Yusuf Ensar Yıldız'a, Eslem Yıldız'a, ailesine selamlar. sana ve Gökhan Günaydın'a çok selam ediyorum. Evet, sol üst kadrajda Mehmet Yeşileşi Serhat Gökmen mücadelesi başladığı tempoda devam ederken
Yusuf Can Zeybek'te bir sakatlık Evet, var. belinde bir sakatlık söz konusu. Dün Ali Gürbüz'le çok zorlu bir karşılaşmaya Evet, çıktı. evet. Arkasından Mustafa Doğan Özkaya ile kapıştı. Hava sıcaklığı 39 santigrat dereceydi. Performans olarak çok zorlandı bugüne. Nasıl bir performans ortaya koyacak merak konusu. Çok zorlu bir güçlü rakibi söz konusu Ertuğrul Dağdeviren. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivan ünvanını koruma gayreti ve çabası içerisinde olacak Yusuf Can Zeybek. Dün gerçekten hava sıcaklığı çok fazlaydı ve bu sıcaklıktan etkilenen meydan hakemlerimizden tecrübeli, deneyimli eski başaltı pehlivanlarından Mehmet Sert hocama geçmiş olsun diliyoruz. Allah şifalar versin. Bir an önce Bu arada Orhan Okulu saat istiyoruz. Paşa'dan yakaladı. Sürtüsü Paşa yendi Orhan Okulu. O sol eli Kasnak'ta, sağ eli Paşa'da. Hep diyoruz ya. Güreşlerinde Dünya yerküresinde rakibi kim olursa olsun ayırıyor dedik. Bakın sol eli Kasnak'ta, sağ eli Paşa'da. Affetmedi Orhan Okulu farklı açılardan. İzliyorsunuz değerli güreş severler. Paçasını kurtaramadı tam tabirle. Toparlanmak isterken Orhan Okulu bütün gücüyle yüklendi ve adını çeyrek finale yazdıran ikinci başpehlivan oldu değerli güreş severler. Bu kez uzak kadrajda Ertuğrul Dağdeviren Yusuf Can Zeybek'i mağlup etti değerli güreş severler. Günün farklı bir sürprizini de imza atıyor. Yusuf Can Zeybek son 16'da veda etti. Ertuğrul Dağdeviren çeyrek final yoluna devam ediyor. Günün sürpriz bir karşılaşması oldu. Aslında sürpriz değil ama beklenmiyordu bu kadar erken bir mağlubiyet. Mustafa Bayram, katılıyor musun Yusuf Can Zeybek? Çeyrek finale kalamadan veda etti. Şimdi 2023 yılı Kırkpınar Başpehlivanı dün gerçekten müthiş güreşler yaptı. Zorlu karşılaşmalar yaptı. Az önce de muhtemelen belinde bir sakatlık oluştu. Herhalde çok da zorlamak istemedi. Daha önümüzde 2 tane daha CV Enerji var. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi var. Bu arada Onlar Serhat var. Gökmen, Salih Kasnak'ta Soylu Paşa tutuşu Mehmet Yeni Geçil'e çıkabilir mi o? toparlandı. Çok zor pozisyona düşürdü. Ve Ertuğrul Dağdeviren çeyrek finalde değerli güreş severler. Onun bugün doğum günü. Eğer bir tur daha geçerse podyuma ayağını atmış olacak Ertuğrul Dağdeviren. İsmail Koç, Mustafa Aslan'ı sağ alt köşede bastırdı. Bakalım yeniş açısını bulabilecek mi değerli güreş severler? Bu arada çeyrek finale kalan isimleri bir kez daha Mustafa Bayram anons ediyor. Evet, 3 tane isim var. Serdar Yıldırım çeyrek finalde, Ertuğrul Dağdeviren çeyrek finalde, Orhan Okulu çeyrek finalde. Mustafa Aslan da dün son güreşi yaptı. Yalçın Öncü ile yaklaşık 1,5 saatlik bir güreş yaptı. Çok güzel bir güreş çıkardılar Yalçın Öncü ile. cetvel hakemliğine gelir. Bakalım bugünkü performansı İsmail Koç'a karşı nasıl olacak? İsmail Koç sağ alt köşede. Keçi dikmesi arayışı içerisinde toparlandı Mustafa Arslan. Çekmeye. Sol alt kadraja Fatih Abdü Özkan Yılmaz mücadelesi geldi değerli güreş severler. ve ayak ve Sol üst kadrajda Sıraya geçelim. Serhat Gökmen'in baskısı devam ediyor. Sağ üst kadrajda Mustafa Taş Hüseyin Gümüşal'a mücadelesinde tam tabirle yaprak dahi kıpırdamıyor değerli güreş severler. Büyük olasılıkla puanlamaya doğru evrilecek bu mücadele. Özkan Yılmaz Fatih Atlı'yı bastırdı ve ön tarafından arkadan da dış kasnakta Evet, Bursa Kabul Babalan Nusret Uçar iyi yayınlar diliyor. Fatih Atlı'nın Yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Yine Aydın Sefer Sarsar'la birlikte izliyormuş. Saim Sarsar'la birlikte izliyorlarmış. Kucak dolu sevgiler Kabul Baba'ya. kazığı da Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya. Favorimiz İsmail Koç demiş. Nusret Uçar. Evet, bakalım İsmail Koç, Mustafa Aslan mücadelesi sağ alt kadrajda. Yeniş arıyor. Mustafa Aslan sağ dirseğinden baskı uyguluyor. Evet, şu an her meydanımıza 15. geleneksel Softoğlu Mehmet Büyük Yağlı Pehlivan. Bu arada Ercan Reyhan çok değerli büyüğümüz de bizleri izliyor. Bu arada sarmadan gerdanladı. İsmail Koç da adını çeyrek finale yazdırdı değerli güreş severler. Gazi Paşa güreş ağası. Aşur Yanık Ramazan'ın baş pehlivanı İsmail Koç 50 adımlarla ilerliyor. Çeyrek finale adını yazdırdı. Mustafa Arslan'ı mağlup ederek değerli güreş severler. Bakın bir kez daha sarmadan aktardı. Gerdanlamayla da o açığı buldu, açtı ve net bir galibiyetle çeyrek finalde. Şu an 4 çift başpehlivanımız sahada güreş tutuyor.
Hemen kulenin önünde Furkan Durmuş Altun, Osman Aynur, Serhat Gökmen, Mehmet Yeşil, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş ve Fatih Atlı Özkan Yılmaz karşılaşması devam etmekte. Ercan Reyhan, değerli büyüğümüz, eski Kocaeli, Yalova, Kaytaşehir Belediye Başkanımız ve ayrıca Karamsöri güreşlerin de altın kemerli eski güreş ağası yiğitlerimize Allah derman versin dileklerinde bulunuyor. Ercan Reyhan değerlime selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum. Cetvel hakemliğine gelip kurallarınızı çekiniz. Yavaşlatmak. Mesut Ekmekçi, Uluborlu'nun yetiştirmiş olduğu, Isparta Uluborlu'nun yetiştirmiş olduğu adam gibi pehlivan. Merhum Cengiz Elbiyan'ın da çıraklarından gün gelecek güzel kardeşim, inşallah Uluborlu'ya yakışır bir organizasyona ev sahipliği yapacaksın ve sen koordine edeceksin. Buna gönülden inancımız var. Er meydanından gelenler bu sahalardan kimse kopartamaz. Günü geldiğinde de bu konuda zafiyet gösterenler hesabını verecektir. Serhat Gökmen'in dış kazıktan arayışları var. Fatih Atlı Özkan Yılmaz mücadelesi ayakta devam ediyor sevgili seyirciler. Önden baskı yapıyor Serhat Gökmen. Çok güzel olduğu, çok iyi olduğu noktalar. Keçi dikmesini de çok güzel yapabilen bir baş pehlivanımız. Bu arada Furkan Durmuş Altun'un kule hakem heyetine bir itirazı var. Sert geçen bir karşılaşma. Osman Aynur ve Furkan Durmuş Altun arasındaki karşılaşma. Arka kadrajda itiraz ediyorlar. Sağ alt kadrajda değerli güreş severler. Ayak boyu pehlivanları son çağrı. Furkan Durmuş Altun da gerçekten dün müthiş güreşler yaptı. Bugün de aynı performansı bakalım 2006 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Osman Aynur'a karşı gösterebilecek mi? Çeyrek finale ismini yazdırabilecek mi Furkan Durmuş Altun? Serhat Özpamuk, Ali Gürbüz bu yıl neden düşüşte demiş. Mustafa Bayram. Ya Ali Gürbüz, Yani biat 40 yıl koşmaz. Ali Gürbüz megastar. Her hafta, geçen hafta festivalda baş pehlivandı. Geçen hafta baş pehlivan Yani oldu. ve yenildiği isim kim? Yusufcan Zeybek. Can Ceybek, aynen. Yani sonuçta bu yağlı güreş. Her zaman aynı performansı bekleyemezsin. Havalar. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Bursa Büyükşehir Belediyesi Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde toz koparan ve ayak boyunda yarı final müsabakaları. Bu arada tek daldı Furkan Durmuş Altın Osman Aynur'a baskı uyguluyor, bastırdı. Osman Aynur, Furkan Durmuş Furkan Durmuş Altın mücadelesi bir anda Gönül hareketlendi. Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Palaz adına güreş yapıyor. Bugün burada Gönüllü Hurmacı Sayın Recai Yeni Mahalle adına güreş yapıyor. Balıkesir Gönül. Mustafa Ekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün burada Bursalı iş adamı Yusuf Ağaoğlu adına güreş yapıyor. Kocaeli İzmit. Serhat Gökmen sevgili seyirciler. Ömer Gül, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Bakın Tahir tek kaldı, Büyükakın bir adına anda güreş yapıyor. Bugün burada Bursalı Osman iş adamı Aynur'u Yusuf bastırdı. Ağaoğlu adına güreş yapıyor. Kocaeli. Sol alt kadrajda Fatih Atlı Özkan Yılmaz mücadelesi ayakta devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Baraz adına güreş yapıyor. Bugün burada Kocapınar kasabası sahibi Recep Gürkan adına güreş yapıyor. Balıkesir. Hasbi Bozca, Mehmet Aslan, Savaştepe Belediye Kocaeli Başkanımız Karamüsel'den Sayın Turan Şimşek uzun yıllar adına mesai güreş yapıyor. arkadaşlığımızı yaptığımız Bugün burada değerli güreş sevdalısı dostum. Zirme otomobilleri Bu sıcak havada Rabbim tüm pehlivanlara kolaylıklar diliyorum demiş. Şahin adına Kolaylıklar güreş versin yapıyor. demiş. Mehmet Aslan. Eymen Akbulut, Bursa Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanık adına güreş yapıyor. Bursa Kestel. Halit Yıldız,
Ayraniçi Belediye Başkanımız Sayın Samet Sevinç, Murat Ertuğ, aynı zamanda Tevfik Bozkurt, Memik Uzoğlu, Ayhan Türkmen adına güreş yapıyor. Çanakkale Bayramı. Salih Doğan, Salih Yiğit Aytekin bizleri izliyorlarmış. İyi yayınlar diliyor. Çetinoğulları tarafının Teşekkür sahibi ediyoruz değerli güreş severlerimize. Fatih Çetin adına güreş yapıyor. Koza TV 2 Türk TV ortak canlı yayın ağıyla beraberiz değerli güreş severler. Muhammedur Resulullah Ertuğrul Dağdeviren çeyrek finalde. Çeyrek finalistleri bir kez anons eder misin Mustafa Bayram? Evet, çeyrek finale kalan isimler Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu. Evet. 4 isim çeyrek finalde. Diğer 4 ismi arıyoruz. Serhat Gökmen, Mehmet Yeşileşi de sol üst kadrajda baskı uyguluyor değerli güreş severler. Bu sene taktik güreşiyle adından söz ettiriyor Mehmet Yeşileşi. Acaba yine mi taktik yapıyor diye düşünüyorum. Bir taktik profesörü Mehmet Yeşileşi. Hakikaten öyle. Puanlama da canlanıyor. Daha doğrusu her adımı hesaplıyor. Bu arada tek de aldı. Külde pozisyonda. Mehmet Yeşil değerli güreş severler. Kılçık pozisyonunu Serhat Gökmen. Mehmet Yeşil mi Serhat Gökmen mi? Şu anda bakalım risk alacak mı? Külde arayışı içerisinde olacak mı? Evet, külde arayışı içerisinde. Bakalım yüzünü külde atıyor değerli güreş severler. Külde atabilecek mi? Serhat Gökmen kılçık mı yapacak? Külde mi kılçık mı? Kılçık mı külde mi ve Serhat Gökmen kılçık oyunuyla Saygıdeğer misafirlerimiz Mehmet Yeşileşi'ni mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran 5. isim oldu. değerli belediye başkanımıza Bir anda külde atma kararını verdi Mehmet Yeşileşi ama onu Serhat Gökmen de kündeye zorladı yani. zorladı, evet. Onu bir anlamda kündeye tahrik etti. Bakın işte burada Paşa'yı da çok iyi yakalamış Serhat Gökmen. Bakın tam burada ayağını da paçasını öyle bir çekmiş ki toparlanamadı değerli güreş severler ve Serhat Gökmen yoluna devam ediyor. Gökmen dersine çok iyi çalışmış sevgili seyirciler. Bakın daha sonraki yaptığı hareketin bir anlamı yok. Evet, çayırda 3 çift kaldı. Deste küçük ve deste orta boylar. Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Osman Aynur, Furkan Durmuş Altun karşılaşması kaldı. Toplamda 3 çift baş pehlivanımız. Ortada da Yusuf Can Zeybe'yi yenerek çıkışını sürdürdüğünü bir kez daha ilan ediyor. Ve seyircinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bu dayanılmaz sıcakta güreşen pehlivanlarımıza ve kusursuz anlatımda Mustafa Bayram, Recep Tosun'a gönülden teşekkürler demiş. Darıca'dan Ahmet Yılmaz, Kocaeli'den. Teşekkür ediyoruz, selamlar gönderiyoruz. Pehlivanlıklar, Evet, üçlü pencere geldi. Sağ üst pencerede Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş karşılaşması. Normal seyirde puanlamayı bekleyen bir güreşe benziyor. Gidecek güreşe benziyor. Puanlama yapılacak. Muhtemelen o güreşte. Sağ altta Özkan Yılmaz ve Fatih Atlı Karadeniz kapışması. Yine tek ekranda Furkan Durmuş Altın ve Osman Aynur'u izliyoruz. Muhtemelen bu 3 güreşte puanlamaya gidecek gibi gözüküyor. Zaten puanlamaya da herhalde muhtemelen yaklaşık bir 10 dakika kadar bir zaman var. ...10 dakika ya var ya yok. Puanlama sürecine geçilecek. dengeyi kurdu. Özkan Yılmaz'a kendi güneşine uydu. Şöyle söyleyeyim. Şu anda Fatih yaptı. Kendi Dikkat, deste küçük, deste orta boy pehlivanları salavatlanmak üzere er meydanına geliniz. Tekrar ediyorum, deste küçük ve deste orta boy pehlivanları salavatlanmak üzere er meydanına geliniz. Değerli gösterenler, değerli misafirler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Osman Aynur'un Furkan Durmuş Altın'a baskısı devam ediyor. 15. Softoğlu
Mehmet Yağlı pehlivan güreşleri ayak boyu çeyrek final müsabakalarını yapacak pehlivanlarımız Selahattin Can, Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanımız Sayın Turan Şimşek Başkanım pehlivanı yine bugün Evet, babam Ali Mercan, torunu Hamza Mercan bizleri izliyormuş. Buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Zeki Arslan adına güreşen Ali amcama kucak dolusu sevgiler. Balıkesir Savaştepe Beytullah Sarı, Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Evet değerli güreş severler, televizyonu yeni açan güreş severlere burası Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşi'nin 5. etabını oluşturuyor ve son 16 kapışmasını izliyorsunuz. Çeyrek finale kalan 5 isim belli oldu. 3 çift ekranda o 5 ismi tekrar sizden anons etmek isteriz. Serhat Gökmen çeyrek finalde, Serdar Yıldırım çeyrek finalde, İsmail Koç, Antalya Ertuğrul Dağdeven, Orhan Okulu çeyrek finalde. 5 isim şu an çeyrek finale ismini yazdırdı. Evet Elmalı'dan Özcan Özder'in sana çok selam var. Çayır hakemlerinden. Evet Özcan Hakem hocama arkadaşlarıma, çok selamlar. hakem arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Pehlivanlara başarılar diliyorum. Mustafa Bayram'a da selamlar demiş Özcan Özdemir. Ben de selamlarımı gönderiyorum. pehlivanı yine meydanımızda Sönmez Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sönmez, Bursa Çalı Güreş Ağası iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarılar demiş. Attan Yeşil Horzum Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Başkanımızın pehlivanı yine bugün her meydanımızda Antalya'da faaliyet gösteren Aygün Emlakları'nın Manisa Akhisar Güreşleri'nin güreş ağası Sayın Hacı Serdar Sunma ve aynı zamanda da Ahmet Çetinkaya tüm pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyoruz. Güreşin kalbindeyiz demiş. Karamut çalışkan yapı ve inşaatlarının sahibi iş adamı Ünal Çalışkan adına güreş yapıyor. Bu arada güreşin hakkını verenler sosyal medya portalında şu an için Mehmet Yeşileş'in Serhat Gökmen mücadelesi son anları Pehlivanı Antalya orada izleyebilirsiniz. Hazır değerli güreş severler. Osman Aynur'un Furkan Durmuş Altun'a baskısı devam ediyor. güreşlerin Baş pehlivanlık güreşlerinde Furkan Durmuş Altın Baş Pehlivan'a Evet. hakem heyetimiz tarafından bir ihtar verilmiştir. gelişen Beklenen büyüyen oldu. ustamızın Manisa'dan Özcan iyi yayınlar demiş. 19-20 Ağustos'ta Yuntağı'nda bekleriz demiş. İnşallah Ali Nur orada olacağız Allah nasip ederse. yine bu Dilerseniz ben meydanımızda önümüzdeki haftaki güreşlerin tarihlerini anons etmek isterim. Şu anda yeni şey oyunu yok. 9 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Sorgun Er Meydanı'nda olacağız değerli güreş severler. Mustafa Erkut ikinci himayesinde tertip edilecek. 9 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Sorgun Er Meydanı'nda Baş olacağız. pehlivanlık güreşlerinde 13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbel Yaylası Er Meydanı'nda olacağız. Hakem Alanya Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Adem Murat Yücel himayelerinde tertip edilecek. Ve pehlivan 19-20 Ağustos günü de ne bilir şekeri şerbeti Manisa Yunus Emre Yuntağ Er Meydanı'nda olacağız. aldan mı sandın? 6. etabı olan TV Enerji Yağlı Güreşi'nin 6. etabına teşekkür ederim Mustafa Bayram. 23 Ağustos Çarşamba günü de Samsun Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'nda olacağız değerli güreş severler. 25 Ağustos Cuma günü İstanbul Şile Er Meydanı'nda, 26 Ağustos Çanakkale Çardak, 27 Ağustos'ta da Aldan mı sandın? Muğla Seydi Kemer 8 Zümrütçayır Er Meydanı'nda olacağız. Ah illallah. Ben de nasip olursa 27 Ağustos'ta Bulgaristan Şumlu'da Koca Yusuf güreşlerinde olacağım inşallah. Evet oradaki o güreşleri Koza TV olarak çekeceğiz ve daha sonra Odri Meydan programında da ilk hafta yayınlayacağız. Mustafa Bayram orada tüm güreşleri sizler için çekecek, anlatacak, yorumlayacak, röportajlarla, farklı görüntülerle hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan siz değerli güreş severlerimize ekranlarına getireceğiz. Koza TV ekranlarında. Bu arada Recep Tosun, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşhavan arasındaki karşılaşmada kule hakem heyeti tarafından her ikisine birer ihtar verildi. Çok doğru bir karar. Güreşin içerisine girmeleri konusunda bir
İkazlı bu Hüseyin Kalaycı Tokat'tan iyi yayınlar diliyor. Kucak dolu sevgiler değerli kardeşime. Ahmet Kavakçı, Süleyman Kapan, Mevlüt Avra sana iyi yayınlar diliyor. Veli İhsan Eren Antalya'dan iyi yayınlar demiş. Atıf Duman selamlar demiş. Mehmet Tekeli Mustafa Kemal Paşa'dan iyi yayınlar diliyor. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet, puanlama anonsu geldi değerli güreş severler. Koza TV, Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağında Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde çeyrek finale 3 isim aranıyor. Evet, yine değerli 3 çift kaldı. misafirleri olarak Ömer Oğuzhan iyi yayınlar diliyor. Mustafa Bayram'a selamlar. Televizyonu açtım. Hoş geldin diyoruz. Çeyrek finale kimler kaldı? Anons eder mi Mustafa Bayram demiş. Evet, çeyrek finalde Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım, Hoş geldin diyoruz. İsmail Koç, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu. Bu 5 isim Evet, baş Çeyrek finale pehlivanlarımızın kaldı. yanında bir kişi bulunacak. Diğer tüm sporcular ve antrenörlerimiz lütfen her meydanını boşaltalım. Kudret Her Kılıç iyi pehlivanımızın yayınlar diliyor. yanında bir Kucak dolu kişi. sevgiler Antalya, Kaşa. Toz koparan boy güreşlerinde Evet. puanlama saati gelmiştir. Bu arada Fatih Atlı Özkan Yılmaz, Osman Aynur Furkan Durmuş Altın, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan. Er meydanının içine gidecekler. Böylelikle er meydanının içine görevi olmayan siviller mi diyelim, görevi olmayanlar diyelim. Görevi olmayanlar girmeyecek diye kural. Bir ihtar var mı Fatih Atlı Özkan Yılmaz mücadelesinde anons duydun o mu? müsabakada herhangi bir ihtar Evet, olmadı. yine Sadece meydanımıza- Furkan Durmuşaltı'nın bir ihtarı var. Bir de Hüseyin Gümüşalan. Özkan Yılmaz'ın yanında şu anda suyu veren Değerli kim biliyor musun? Özel Kalem Tabii Müdürümüz, geçmişte. Geleneksel Güreşler Federasyonu Özel Kalem Müdürü Spor Sayın Kulübü'nde. Mahir Irmak Bey, her meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Minik bir, Bayağı minik uzak, bir, uzak karşılaştı olduğu için. Lütfen her meydanın Derşan içine. yanında başaltıcı. minik bir, minik iki, teşvik 1 ve teşvik 2 boy pehlivanları kurallarınızı çekmek üzere çok acele cetvel hakemleri gelir. Evet, son hazırlıklar yapılıyor. Yağ, su ve bez molasından sonra hemen puanlama sürecine geçilecek. 3 çift baş pehlivanımız puanlama sürecinde. Son 16'da 3 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı vardı. Recep Kara Orhan Okullu'ya, Mustafa Arslan İsmail Koç'a mağlup oldu. Sadece Hüseyin Gümüşalan kaldı çayırda. Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Irmak Bey, her meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Evet, karşılaşmalar başladı. Osman Aynur, Furkan Durmuşaltun puanlaması başladı. Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş Evet, şöyle bir bakıyorum. kulenin önüne doğru geliyor. Durmuş altın şu anda güreşlerde başladılar değerli izleyenler. Özkan Yılmaz ekranlarınıza geliyor. Şaban Kırmazı'nın yeni. Onun boşluğunu doldurabilecek bir tarih Destek küçük boy pehlivanı Aslan Öztürk çok acele er meydanda. göreceğiz. Şu anda Hüseyin Gümüşalan Mustafa Taş karşılaşması da başladı. Pehlivanların dikkatine. Pehlivanlar er Bu arada meydanda genç yazgı Salih Botan, Özkan Aslı veren Şaban'ın kardeşinin olduğu Pehlivanlar kesinlikle er meydan demiş. içerisinde paçalarını bağlamayacaklardır. Pehlivanlara önemli duyurulur. Dikkat! Desteğe büyük boy pehlivanları. Çeyrek final müsabakalarını yapmak ve salavatlanmak üzere her meydanı içerisinde hazır olunuz. Tekrar ediyorum. Desteğe büyük boy pehlivanları.
Evet, 3 güreşte başladı. Sapkınlığını yapmak ve salavatlanmak üzere. Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan arasındaki karşılaşma, Osman Aynur, Furkan Durmuş Altun arasındaki karşılaşma, Fatih Atlı ve Özkan Yılmaz arasındaki 3 karşılaşmada hakem heyetinin önünde, kule hakem heyetinin önünde başladı. Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş mücadelesi. İkisinin de birer itarı var. Evet, üçlü pencereye geçildi. Sağ üst pencerede Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan. Sağ alt pencerede Fatih Atlı, Özkan Yılmaz. Tekli pencerede Osman Aynur ve Furkan Durmuş Altun'u izliyoruz. Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan arasındaki karşılaşma şu an normal seyirde, puanlama süreci de normal seyirde devam ediyor. İkisi de çok temkinli ve dikkatli bir güreş yapıyor. Fatih Atlı bir dizi yerde, bir dizi yukarıda, arayış içerisinde. Osman Aynur ve Furkan Durmuş Altun arasındaki karşılaşma normal süreçte daha hareketliydi ama tabii ki puanlama sürecinde pehlivanlar daha dikkatli olmak zorunda. Önceki dönem Ziraat Odası Başkanı, aynı zamanda Korkuteli eski İl Genel Meclis Üyesi Sayın Murat Eren bizleri izliyorlarmış. Selam, saygı ve hürmetlerimizi yolluyoruz. Hasan Duman, Koza TV artık mesaj yazmayacağım. Hiç anons etmiyor Musa Bayram demiş. Murat, Hasan Duman nereden mesaj yolladığını yazarsan seviniriz. O zaman buradan hemen selam gönderelim. Yazmaya devam etsin. Hasan Duman kardeşim, selamlar, Çok sevgiler. mesaj geldiği için devamlı yer vermemiz biraz mümkün olmuyor. Affınıza sığınıyoruz. Erdal Badem, Sivas Merkez Beştepe Köyü'nden Ali Badem, Erdal Badem ve Akif Badem birlikte izliyoruz. Selamlar demiş. Evet. Furkan Durmuş Altın, Aslan Öztürk, Osman Aynur, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, güreşlerimizin tertip komite başkanı Sayın sol kadrajda Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan sağ üst kadrajda, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz mücadelesi sağ alt kadrajda. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, yine Yalı Güreş Derneği'nin Kalender Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Başkanımızın pehlivanı, Uşak Eşme Yelen'den iyi yayınlar demiş. Er Meydanı Yiğitleri Sosyal Medya Portalı yöneticisi değerli kardeşim Ali Coşkun. Süleyman Bozdemir adına güreş yapıyor. Balıkesir Caner Aslan. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Evet, Furkan Durmuş Altun'dan tekli alma girişimi, paçayı bulma girişimleri var. Ağımız Sayın Şeref Tatlı adına güreş yapıyor. İstanbul Çatalca. Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan mücadelesi sağ üst kadrajda. Hüseyin Gümüşalan göğüs çaprazı açığı arıyor. Mustafa Taş da çok dengeli. Bu arada Osman Aynur, Furkan Durmuş Altın mücadelesi de sol kadrajda. Her an bir sol bacağa dalış sergili. Bu arada Hüseyin Gümüşalan mücadelesi biraz hareketlendi. Dış kasnakta her an yan paçaya geçebilir, uzak kaldı. Bir anda hareketlendiler, bir anda. Bu arada evet şu anda sürüyor. Özkan Yılmaz Her an puan alabilir. Fatih Atlı toparlanmak istiyor. Sol bastı yapmak istiyor. Özkan Yılmaz paça ve kasnağı yakaladı. Tıpkı tarih edine Kırkpınar'da Ali Gürbüz'ü yakalamış olduğu gibi yakaladı. Yan kazık, yan paçada. Blok etmek istiyor. Fatih Atlı ustalığını konuşturabilecek mi? Kol
Babasından dönmek istiyor, açık düşürdü, puan aldı. Özkan Yılmaz da çeyrek finalde. O da yükselmeye, büyümeye devam ediyor Özkan Yılmaz. Ustasının elini öpüyor. Sarılıyorlar, helalleşiyorlar değerli güreş severler. Tecrübeye galip geldi gençlik edinen izim değerli güreş severler. Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdenizli'nin Bakın burada artık toparlanmak isterken açık düşürdü. Yan kazık, yan paçada işte tam burada Doktorum. kol dolanmak istedi. Ustalığını konuşturmak istedi ama Özkan Yılmaz paçaları evet aslında o kadar güçlü yakalamış ki toparlanmasına fırsat vermedi. getirdiği İşte tam burada toparlanmak isterken bakın bir anda ayağında yaptırıyor ve Özkan Yılmaz. Bu arada Furkan Durmuş altında değerli güreş severler. Furkan Durmuş altında Osman'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran 7. isim oldu. Tecrübeli isimler bir veda ediyor. Son 16'da değerli güreş severler. Bakın paçaya uzanmıştı. Maşallah. Haydi aslanlar. Tecrübeli isimler yerini genç isimlere bırakıyor. Evet bir anda kas kanadından, evet kas kanadından budamış Yıldırım Belediyesi ve o açıyı kapatamamış. Osman Aynur beklenmedik bir anda Antalya Konyaaltı Belediyesi Baş Mehmanı Furkan Durmuşaltın emin adımlarla podyuma doğru güreşiyor değerli güreş severler. O da adını çeyrek finale yazdırdı. Ne yapacak? Evet, şu an tek bir karşılaşma kaldı. Hüseyin Gümüşalan Tekrar ediyorum. ve Mustafa Taş arasında. Diğer 7 ismi hemen aktarıyorum. Çeyrek finale kalan isimler şöyle: Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Furkan Durmuşaltın, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Dağdeviren, Orhan Okulu. Son isim Mustafa Taş mı yoksa Hüseyin Gümüşalan olacak? Eğitimde kalitenin adı olan Final Eğitim Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Özen her meydanımıza şeref vermiştir, alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Evet, tek bir güreş kaldı. 2022 yılı Kırkpınar Baş Pehlivanı Mustafa Taş ve 2023 yılı Kırkpınar Baş Pehlivanı 3.'sü Hüseyin Gümüşalan arasındaki karşılaşma devam ediyor. Hüseyin Hamuryu'dan, Antalya'dan selamlar, iyi yayınlar. Televizyon yayıncılığından bir çığır açtınız demiş Mustafa Bayram. Teşekkür ediyoruz, selamlar gönderiyoruz. Evet, Metin Şahin Kütahya'dan bizleri izliyormuş, buradan selamlar. Salih Bozan, orada olmama rağmen gönlüm sizlerle birlikte pehlivanlarla demiş. Mustafa abiye çok selamlar demiş. Ben de çok selam gönderiyorum Salih Bozan'a. Sahalarda yokluğunu hissediyoruz Salih Evet, Bozan. bu arada Yalova Altınova'da madalya geldim alt boylarda. Yanmaz var, Kalyon var. Evet, demin az önce Teşvik 1 ve Teşvik 2'de Yalova Altınova Belediyesi sporcuları anons edildi. Yine her meydanımıza Onlara da buradan başarılar diliyoruz. Recep Bodrumlu Elmalı'dan Mustafa Bayram hocama Elmalı'dan selamlar demiş. Büyüklerimize Allah devam versin demiş. Ben de çok selam gönderiyorum. Kucak dolusu. Evet değerli güreş severler, az önce iki tecrübeli başpehlivan Fatih Atlı da Osman Aynur da son 16'da veda etti. Gençler dolu dizgin gelmeye devam ediyor. Gençlik ateşi çayırları kasıp kavurmaya devam ediyor. Furkan Durmuşaltın da Özkan Yılmaz da çeyrek finalde. Bugün Orhan Okulu için çeyrek finale bakıldığında çok altın kemer kuşanmış İsim çok az görüm. Serdar Yıldırım da var. İsmail Koç var. Ertuğrul Dağdeviren var. Yani Serhat Gökmen. Altın kemer kuşanmış tek Orhan Okulu var. İşte 2021 yılı Kırkpınar Başpehlivan ikincisi İsmail Koç yoluna devam ediyor. Onun haricinde gençlere artık Şimdi Orhan Okulu artık 7 tane gençlerle
çeyrek finalde kapışacak. Bakalım nasıl bir kura olacak. Tabii Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Taş bunların dışına atıyor. İkisi de kariyeri üst düzey baş pehlivanlar. Bunlar da genç baş pehlivanlar. Ama sen hep şunu söylüyorsun. Yeni isimlerin final yapıp anlatmalarını çok arzuluyorum dedi. Gerçekten öyle. Yani Diğer baş pehlivanlarımıza karşı bir tavır değil aslında. Yeni bir soluk olması noktasında. sonuçta yani yeniler de yeni jenerasyonda gelecek yani bu kaçınılmaz. Şu an olduğu gibi Serdar Yıldırım'ın, Özkan Yılmaz'ın, Furkan Gümüşaltı'nın çeyrek finale kalması gibi. Yani Bunlar hiçbiri tesadüf değil. bu çok normal ve doğal olan şeyler. Yani Hüseyin Gümüşalan veya Mustafa Taş ikisinden biri de yoluna devam edecek. Bunlar da sonuçta yeni jenerasyon genç baş pehlivanlar. Samsun Araçam. Çanakkale Bayram Yani İşleri bu 8'in içinde Orhan Okulu ve İsmail Koç abi konumunda Aynı kaldılar. zamanda Kazdağ Abi ve Mustafa Çorum'dan Koç. Önder Semerci, Recep Tosun abi, Kabaram abi iyi yayınlar. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Çeyrek final çıkan güreşlerimize de başarılar diliyoruz demiş. Çok selamlar. Ömer Semerci Çorum'dan. Adana güreş yapıyor. Abdullah Efe, Burada Termosos Madenciliği'nde Abdullah Köylüoğlu baş pehlivanlara başarılar dileklerinde bulunuyorum demiş. sahibi Kocaeli Kandıra'dan Ömer Şentürk iyi yayınlar abi demiş. Mustafa Bayram'a selamlar demiş. Kandıra'ya selamlar. Balıkesir Biliyorsun Kandıra'nın manda yoğurdu meşhurdur. Manda yoğurdu meşhur. Kocaeli İnşallah, Kandıra'ya uğrayanlar mutlaka Kandıra yoğurdu Yücel Yılmaz Adana İnşallah Kandıra Belediye Başkanımız Adnan Turan Akisa yağlı güreş organizasyonu düşünüyor, planlaması var. Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Adana güreş yapıyor. Aynı zamanda Evet, Hüseyin Gümüşalan Mustafa Taş mücadelesinde her iki baş pehlivanın da birer ihtarı söz konusu. Bakalım ikinci ihtarlar işleyecek mi? Evet, derken Gümüşalan ve Mustafa derken Mustafa Bayram hakem heyetimiz Muhtemelen tarafından ikisine de bir ayı. evet. Antalya'da faaliyet gösteren Çok yerinde bir karar. Çok yerinde bir karar. firmasının sahibi Çorumlu iş adamı Efe Şahin Bey'in pehlivanı. Aynı zamanda Antalya Devre Belediyesi'nin pehlivanı Serhat Atalay. Antalya. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Falcon Mühendisliğin sahibi Ve kuzenim Faruk Ertuğran bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar. Eski büyük boy ve küçük boyda küçük boy. Bu arada Hüseyin Gümüşalan Mustafa Taş mücadelesinde Sağlık görevlisi biraz acele kazanan Mustafa Taş oldu değerli güreş severler. Hakem elini kaldırdı, yeni şişini kaldırdı. Yoksa Hüseyin Gümüşalan'da bir spor yaralanması var. Sağ dizinden bir sakatlık geçiriyor, zaten sakattı. Cino Mehmet Yılmaz ve Sezgin Yüksel. Dikkat edin. Bakın Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz değerli güreş severler. Mustafa Taş buradan tekten girdi. Koltuk altı geçerken üzerine yüklendi. Baş pehlivanlık güreşlerinde Mustafa Taş galip. Açık düştü. Evet, hakem yukarı doğru elini kaldırıyor. Ama eliyle de Mustafa Taş'ı gösteriyor. Bakın yukarı doğru elini kaldırıyor. Bu Sanırım çapraz bağlarında inşallah bir sakatlığı yoktur. güreşi durdurduktan sonra yine sizi ilan edeceklerdir yazdılar. Sezgin Yüksel. Geçmiş olsun Hüseyin Gümüşalan. Bakın burada Ezan-ı Muhammed okunuyor. Tüm müsabakaları bir anda tek dalmak istedi, karşılık verdi. Oradan bastırmak istedi, kündeye dolanmak istedi ama sağ ayağı altta kaldığı için sanırım dış çapraz bağlarında bir esneme mi söz konusu tam olarak bilmiyoruz ama büyük acı içerisinde Hüseyin Gümüşalan. Geçmiş olsun Hüseyin Gümüşalan. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Adını çeyrek finale yazdıran son baş pehlivan Mustafa Taş oldu. Mustafa Bayram bir kez daha çeyrek finale kalan 8 ismi siz değerli güreş severlerimize anons ediyor. Evet 8 isim şöyle: Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Furkan Durmuşaltun, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Dağdeviren ve Orhan Okulu son 8'e yani çeyrek finale
isimlerini yazdıran baş pehlivanlarımız. Gidiyorsunuz mu? Umarız Hüseyin Gümüşalan'ın önemli bir durumu yoktur. Bence çok talihsiz bir durum söz konusu. Hüseyin Gümüşalan için umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. Esneme vardır. En küçük tabirle bunu kullanmak istiyoruz. Evet. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senim. Radyo 2. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban, mihriban. Radyo 2. Erisin dağların karı, geçti ömrümün baharı. Ecel kapım çalmadan durma, gel ömrümün varı. Radyo 2. Sinemdedir benim derdim dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, gece ve ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Radyo 2. Kliplerinizin tüm dünyada izlenme rekoru kırmasını ister misiniz? O zaman doğru kanaldasınız. Bilgi almak için 0212 485 3901 0212 485 3901. Bugün sahibi olduğumuz her bilgi tarihi tecrübeyle birikti, kültürel miras yoluyla geldi. Onlarla öğrettik, iyileştik, geliştik. Kültürel mirasımıza vurulan her darbe, hayallerimize, bilime ve geleceğimize vuruluyor. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı, geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlığı kaçakçılığı hırsızlıktır. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze kartla ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik müze kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler. Yürüyebiliriz, yutabiliriz, konuşabiliyoruz. Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle, zamanında, ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Tamamsız Türkiye,
vazgeçer miyiz senden? Dilere san aşkımızdan, yitik sevdamız. Teknofestler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz. Gençlerle omuz omuza zaferlere ereceğiz. Göklerde kızıl elma, Anadolu sularda. Tok çıktı yollara, şimdi de sende sıra. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Tahrip edilen, yıkılan, çalınan her kültür varlığı geçmişimizden bir parçanın sonsuza kadar yok olması demektir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Tarihi eserler ve mekanlar tüm vatandaşlarımızın sahibi olduğu ortak değerlerdir. Onları korumak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Kültür varlıklarına verilen her türlü zarar suçtur. Kültür varlıklarımıza sahip çıkalım, bu toprakların değerlerini hep beraber koruyalım. Bizi izlemeye devam edin. Yağlı Güreş Ligi Destek Küçük Boy Güreşleri'nin bağlama saati gelmiştir. 15. Toptaoğlu Mehmet Pelevan yağlı güreşleri alt boylarla devam ediyor. Çeyrek finaller yapılıyor şu an alt boylarda. Biz bir kez daha Hüseyin Gümüşoğlan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunalım ve çeyrek final kalan 8 ismi değerli güreş severlerimize bir kez daha hatırlatırsak, anımsatırsak Mustafa Bayram. Evet, çeyrek finale kalan 8 isim şöyle: Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Burkan Durmuş Altun, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Dağdeviren ve son olarak Orhan Okulu. İlk 8'e ismini yazdıran 8 baş pehlivanımız çeyrek finali yapacaklar. Evet, kuvvetli bir esinti mevcut. Bu arada Ramazan Seren iyi yayınlar diliyor. Ertaş Haritali Harun Ertaş, Hüseyin Gümüşoğlan'a başarılı dileklerinde bulunuyor ve geçmiş olsun diyor. Ali Can Bey birlikte izliyoruz. Selamlar demiş Ramazan Seren. Evet değerli güreş severler, takriben saat 14'te çeyrek final baş pehlivanların kuranosu yapılabilir. Mustafa Bayram, bu benim öngörüm. Zaten tüm boylarda 8'er kişi kaldılar. Şu an küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta başaltı pehlivanlarımız salındıktan sonra muhtemelen yarım saat 45 dakika içerisinde baş pehlivanlarımızı kura çekimine davet ederler.
Koza TV, Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla karşınızdayız değerli güreş sevenler. Burası Bursa Softoğlu Mehmet Er Meydanı. Dağlar. Şimdi normalde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun program akışı şöyle. Başpehlivanlık çeyrek finali saat 14.30'da planlanıyor. Başpehlivanlık yarı finali 16.30, başpehlivanlık finali 18.30 olarak Belediye Başkanımız Sayın Muhittin programlanmış. güreş yapıyor. Hüseyin Coşkun, Antalya. Yani yaklaşık 1 saat içerisinde Kocaeli Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail çeyrek finali Yıldırım yapılacak. Pehlivanı, Murat Özkaplan, Kocaeli Karamürsel. Antalya MCM Özparlar Spor Kulübü'nün pehlivanı Sayın Mehmet Özparlar'ın pehlivanı Mustafa Borucu. Başpehlivanlarımız da bu süreçte soluklanmış olacaklar, Merzifon Belediye dinlenmiş olacaklar. Sayın Alp Tabii Kargın'ın pehlivanı. yani sıcak da var. Kendilerine bir Bugün burada rezil Samsun etmeleri lazım. Beziköprü Kunduz Toparlamaları güreşleri lazım. güreş ağası Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Berk Avcı. Bu arada Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Şevket Korkut, Furkan Durmuş başta olmak üzere diğer 7 başpehlivana da çeyrek finalde başarılar dileklerinde bulunuyorum. Hüseyin Gümüşoğlan'a da geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Önce sağlık, sonra spor demiş Şevket Sayın Yıldırım. Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Şevket Korkut değerli Bugün büyük. burada Antalya Kaş'ta iş adamı Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Yusuf Kırat, Amasya Belda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Akhisar Yağlı Pehlivan güreşleri Koza güreş TV ve ağamız Ekin Sayın Türk TV Hacı Serdar ortak Sunlu adına güreş yayındayız. yapıyor. Emirhan Saygı Ordu. İstanbul TV Enerji Çatalca Belediye Türkiye Yağlı Başkanımız Güreşleri Sayın Mesut Üner 5. adına güreş etabı yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde devam etmekte. Limited şirketleri sahibi İlk Kur'an adına güreş yapıyor. Murat Gonca. İstanbul. Deste orta boyunda puanlama saati gelmiştir. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Nerede buldun ya? Ben de nereye Küçük orta, büyük boyda güreş yapacak pehlivanlar ön hazırlıklarınızı tamamlayarak er meydana gelenizi alınız. Küçük orta, küçük boy pehlivanları çeyrek final için salındılar. Akabinde küçük orta, büyük boy pehlivanları çeyrek final için salınacaklar. Küçük orta büyük boyda güreş yapacak pehlivanlar her meydandaki yerlerinizi alınız. Hani dondurma geliyordu Bülent abi artık gelmiyor lan. Zorunlular. Fatih geldi dondurma su işte ya. Var ya dondurma sağlar zararlı bir şey. Su için. Fatih geldi belki yemek vakti. Belki gelir dondurmasından sonra. Yemek vaktinden sonra. Gökhan abi sana gelmeyen dondurma bana yemek. Sana dondurma gelmiyorsa bana kabı gelmez. Dün geldi.
Evet, kuvvetli rüzgar esintisi var. Sıcaklık da şu an bakıyorum telefonumdan. Bursa Yunuseli Havalimanı'ndayız. Açık bir alan. ...37 derece sıcaklık gösteriyor. Ama kuvvetli bir esinti de var. Küçük orta büyük boyda güreş yapacak pehlivanlar her meydandaki yerlerinizi alınız. Kaç kişiyiz? Kalkın bakayım buraya. Abi bırak sen, buranın kalabalığız ya. İşte 4 masa var. Yusuf abi gel. Yok oraya gidiyorum. Burak tanıdım. İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Mustafa abi gel. Bana bırak. Nasıl? Aga sen fazla bırak. Burada başka elemanlar var. Yemek yedin, yemek bakayım mı? Yemek isteyene bırak. Kameramanlara bakayım biraz. Al, kameramanlar. Eyvallah. Kaç tane kameramanlar oraya? Değil mi? Arkada arabalar var. Arkaya yeni araştırmalar da var. Ben sağ içine bakıyorum. O zaman birine söylesen de Akben yayın araştırmalarıyla da ilgilenseler. Arka tarafta da orada yemek buradaki de orada almışlar adamlar. Ya işte bilemiyoruz. Çıkamazlar onlar şu an arabadayken. Küçük orta büyük boyda Burak Selvi. Her meydanına giriniz. Baş pehlivanlar. Baş pehlivanlarımız Koç Yiğitler. Saat 14'te 5. tur kurallarınızı çekmek üzere her meydanında yerlerinizi alınız. Tekrar ediyorum. Baş pehlivanlarımızın kura çekimleri saat 14'te yapılacaktır. Baş pehlivanlarımız önemli arz olunur. Hayır tamam 2 dakika içinde hemen biz şimdi şey yapıyoruz. Sen abi siz de izle. Biz hemen başlayalım tamam mı? Ya da çal kapat beni biz başlayalım. Alo. Sen beni çaldır kapat yayına geçeceğin zaman biz konuşalım tamam mı? Hadi çaldır kapat beni tamam hadi. Evet değerli güreş severler, alt boyların çeyrek final salavatlamaları yapıldı Çayır'da. Ekrem hocam. Şu anda alt boyların mücadelelerini izliyorsunuz.
Sesli büyük boyda puanlama saati gelmiştir. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, küçük orta büyük boy çeyrek final musabakaları. MCM Özparlar Spor Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Süleyman Kozakoğulları Antalya Korkuteli. Burak Selvi Antalya Aksu Belediye Başkanımız Eczacı Halil Şahin adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ünlü iş adamı Sayın Şahin Kırbıyık adına güreş yapıyor. Burak Selvi Antalya Serik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. İhsan Derin Balıkesir Bigaliç. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Muhammed Ocak Antalya Duraller. Sevgiler değerli güreş severler. Başpehlivanlıkta çeyrek final. Sahra Şehri Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan adına güreş yapıyor. Abdülbaki Kara Sahra Şehri Edirne. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Mustafa Taş, Saral Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Sayın Muharrem Saral adına güreş yapıyor. Enes Özbek Kocaeli Gölcük. Okulu çeyrek final Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Ahutkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada MHK Serikli ünlü iş adamı yavaş yavaş Sayın İsmet Kaplanur adına güreş yapıyor. Mustafa Yaral Antalya Serik gibi. Antalya Serik Belediye Başkanımız Sayın Enver Ahutkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomotiv'in sahibi ünlü iş adamı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Celal Bayar Çilenker Antalya Serik. Allah Allah illallah Muhammedun Resulullah. Çeyrek finale giden koç illere dualarla alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Çeyrek final mücadeleleri de artık bir taraftan yukarıya doğru ivme kazanarak devam ediyor. Evet, baş pehlivanlarımız CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etabı Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. geleneksel Softaoğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanlık 5. tur kura çekimleri saat 14'te yapılacaktır. Baş pehlivanlarımız önemli harf olur. Büyük orta pehlivanları, büyük orta pehlivanları her meydanda yerinizi alınız. Yok kimse senin iki eleman var bir adam var. Sıcak bir hava. Bursa Er Meydanı'nda yerler. Bilmiyorum madem bile ben. Yani bak sen kafanı çok şey gördün. 7 derece sıcaklık var şu anda bu Er Meydanı'nda. Toz koparan boy pehlivanları kurallarınızı çekmek üzere çok acele cetvel hakemliğine. 6 dereceye ulaşabiliyor pehlivanlar için. Onu belirtmek durumundayız. Yansıması daha fazla sevgili seyirciler sıcaklığın. Evet, alt boylardaki kral kana güneşler devam ediyor. Bakın yine bir paça kası görmeyi ekranlarımızda. Kası ve paça arayan Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerindeyiz. CV Enerji yağlı güreş 5. etap ligindeyiz. Çeyrek finale kalan baş pehlivanlarımız Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Furkan Durmuşaltun, Özkan Yılmaz, Ertuğrul Deviren, Orhan Okulu. Toplamda 8 baş pehlivanımız çeyrek finale kaldı. Birazdan saat 2'de kuralları çekilecek baş pehlivanların.
Şu an sahada küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy çeyrek final müsabakalarını yapıyorlar. Büyük orta ve başaltı pehlivanları da biraz sonra çeyrek final müsabakalarını yapacaklar. Sizler alt boyalarda kimler yarı finale kaldı? Şuradan size gelen bilgiyi ilan ediyorum. Minik bir boyu Miraç Mutlu Mardalı Bursa, İlker Şahin Bursa, Taha Öztürk Bursa, Enes Haliloğlu Bursa. Büyük orta pehlivanları her meydandaki ellerinizi alınız. Büyük ortalar. Evet, büyük orta pehlivanları çeyrek final müsabakaları için davet ediliyor er meydanına. Yarı final Yunus Emre Bedirsoy Bursa, Cemal Can Şakar Balıkesir, Rüstem Öztürk Bursa, Günay Can Kılıç Bursa sevgili seyirciler. Keşfet 2 boy yarı final karşılaşmaları Emirhan Çetin Bursa, Barış İlgötüş Balıkesir, Umutcan Atsız Bursa, Muhammed Koçak Bursa. Toskaporan boyu Bahadır Bıçak Balıkesir, Hasbi Borca. Evet, İskenderun'dan değerli arkadaşımız Hakan Çoban bizleri izliyormuş. Buradan kendisine sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Çankırı'dan Sırf Kayacan Bursa'lar. Yine er meydanımıza değerli ağamızın misafirlerinden olan Kabul Baba güreşlerimizin güreş ağası, Kervan Mobilyalar sahibi iş adamı Sayın Niyazi Dal Bey er meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz değerli ağamıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Deste orta boy. Çeyrek final. Oğulcan Yurdakul, İstanbul, Hüseyin Aykut, Çanakkale, Mustafa Naz, Antalya, Onur Keskin, Evet, çok güzel alt boylarda güreşler oluyor. Evet, büyük orta pehlivanları çok acele sıraya geçelim. Büyük ortalar. Çanakkale, Ebu Bekir Hocam, Ankara, Ozal, Olam, Antalya, Alperen Atar, Bursa, Cem Akpınar, Edirne Beytullah, Buradan Zonguldak. Küçük orta, küçük boy sevgili çeyrek final mücadeleleri. Yusuf Kırat, Ankara, Berk Avcı, Yalova, Murat Gonca, İstanbul, Emirhan Saygı, Ankara, Hüseyin Coşkun, Antalya, Murat Özkaplan, İskenderun'dan Hakan Çoban kızı Nehir Çoban'la izliyormuş. Buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Finalde mücadele edecek pehlivanların isimlerini ilan ediyorum. Burak Selvi, Antalya, Celal Bayan Çirekler, Antalya, Süleyman Uzakoğulları, Antalya, Hasan Bey, Balıkesir, Abdülbaki Kara, Edirne, Enes Özbek, Kocaeli, Muhammed Ocak, Antalya. Evet, bu güreşlerin sevk idaresinde büyük rol alan Son çağrı büyük orta pehlivanları. yağlı güreş baş danışmanı eski başpehlivanlardan Şükrü Kazan, MHK Başkanımız Karamüselli, namı değer Cino Mehmet Yılmaz ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, CV Enerji yağlı güreş liginde önemli rol alıyorlar, önemli sorumluluklar taşıyorlar. Şu ana kadar sevk ve idare gerçekten başarılı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Şükrü Kazan, Mehmet Yılmaz, Mehmet Atmaca'ya. Başaltı pehlivanları, Ekin Türk TV başaltı ortak pehlivanları er yayındayız. meydanındaki yerlerinizi alınız. Şu an başaltı pehlivanlarını çeyrek final için davet ediyorlar. Birazdan yaklaşık 10 dakika sonra baş pehlivanların 5. tur kuralları çekilecek. Ne diyor Cazgır Dere Mehmet? Belli var. Bu meydan. Sana atalarlar yar.
Şimşek. Küçük orta, küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Lütfen kul önüne gidiniz. Evet, iyi yayınlar abi. Akhisar'dan sevgi ve saygılarımı sunarım. Tüm güreşçilere Allah derman versin demiş. Hasan ve Akhisar'dan güreşsever dostlara selamlarımı. Küçük orta küçük boyla puanlamaya davet edildi. Çanakkale Çan'dan Adem Damar bizleri izliyormuş, selamlar. Sayın Bülent Yağcı, Sayın Gökhan Günaydın. İyi yayınlar dilerim. Sonrası değil. Evet. Balıkesir'den yine Adnan Menderes mahallesinde İsmail abi var. Evet. Boncay'ın ve Adnan Menderes'ten selamlar, saygılar demiş. Bak eden başkalar kazansın. Alt boylardan itibaren baş pehlivanına kadar güreş tutan pehlivanlara Allah derman versin demiş. Sahibi Adnan Menderes'ten İsmail abi. Evet, yine Manisa'dan çok otomatikten selamlar. Evet, kapı davullarının tamamı emin gel. Kapıya lütfen, kapı davullarının tamamı kapıya. Önümüzdeki hafta yapılacak olan bazı güreşleri Mustafa Bayram tekrar değerli güreş severlerimize aktaralım. Yani Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan organizasyonları değerli güreş severler. 9 Ağustos Çarşamba günü Yozgat Sorgun Er Meydanı'nda olacağız. Mustafa Erkut Ekinci değerli belediye başkanımız himayelerinde tertip edilecek. Ve Güreşin Kalbi Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. Yine Pazar günü 13 Ağustos Pazar günü Alanya Gökbeyli Yaylası yağlı pehlivan güreşlerinde olacağız. Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel himayelerinde tertip edilecek. Ve yine Güreşin Kalbi Koza TV olarak Ekin Türk TV ve Lider Haber TV ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. 19-20 Ağustos CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6. etabını oluşturan Manisa Yunus Emre Yunta yağlı pehlivan güreşlerinde olacağız. Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi himayelerinde tertip edilecek. Değerli güreş severler ve yine Koza TV, Ekin Türk TV ve Lider Haber TV ortak canlı yayın ağıyla birlikte olacağız. Yine 23 Ağustos Çarşamba günü bu kez Samsun'da, Karadeniz'in Kırkpınar'ında Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'nda olacağız. Vezirköprü Belediye Başkanı Sayın İbrahim Ediz himayelerine tertip edilecek ve yine Ali İbrahim Çiçek ve Bilal Acar değerli ağalarımız bu güreşlere katkı sağlayacaklar, omuz verecekler. 25 Ağustos Cuma günü ise İstanbul'un parlayan yıldızı Şile Belediyesi yağlı pehlivan güreşleri bir gece güreşi klasiği olacak. Şile Belediye Başkanı çok değerli Sayın İlhan Ocaklı himayelerinde tertip edilecek. 26 Ağustos'ta tabii ki 300 yıla yakın bir geçmiş olan tarihi Çanakkale Çardak Er Meydanı'nda. Ve 20 Ağustos Pazar günü de Yaylaların Yaylası Muğla Seydi Kemer 8 Zümrüt Çayırı Er Meydanı'nda olacağız. Seki Belediye Başkanımız, Seydi Kemer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz himayelerinde tertip edilecek. Ağustos ayında güreş takvimini siz değerli güreş severlerimize bir kez daha hatırlatmış olduk. Ve yavaş yavaş baş pehlivanlarımız da çayıra çıkacaklar birazdan çünkü çeyrek final kura fanusu yerini aldı. Bu demek oluyor ki birazdan kura çekimi için
çayırda bulunacaklar. Evet davulcular. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız, şu anda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 15. geleneksel Softaoğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri Er Meydanımızı CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurar kurmaz Mayıs ayında pehlivanlarımız Euzu Besmele ile Er Meydanı'na adımını attılar. Allah'ın izniyle Eylül-Ekim ayına kadar sezon boyunca bizlere güreşi maksimum seviyede izletmek için birbirinden değerli mega projeler üreten ve geçtiğimiz haftalarda oldu. Er Meydanı'nda bir seyircimizin benim elimden bizzat mikrofonu kaparak ben bu er meydanlarında 60 yıldır bu güreşleri izleyemiyordum. Bu anlamda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiş'e teşekkür ediyorum diye teşekkürleri alan yapmış olduğu projelerle daha güreşin değerine artı değerler katacağız. Güreşi dünya çapında tanıtacağız diyen CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyni, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Er Meydanımızda. Yine CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyni, Türkiye Gelenekseller Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiç'le gönül birliği yapan, Avrupa'nın, dünyanın enerji anlamında devi, enerji patronu. Enerjimizi güreşten alıyoruz, güreşe harcıyoruz. Rabbim gökyüzünden güneşimizi, yeryüzünden güreşimizi eksik etmesin diyen CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsoru Sayın Tarık Sallan Er Meydanımızda. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur Er Meydanımızda. Hoş geldiniz diyoruz. Çok iyi bir adam, her yerde, her yerde. Evet değerli güreş severler, az önce anonsumuzda da sizler de duydunuz. 60 yıldır Ordu Ayvazlı Perşembe Yaylası'nda böyle güzel, böyle kaliteli güreşler görmedik. Bu alanda sizlere teşekkür ediyoruz diyen değerli Ordulu abimizin mesajını da sizlere ilettik. Ve diyoruz ki, mazlumlara merhamet etme, yüreklerde vicdan aramam. Sonu ölüm olsa bile doğruluktan asla şaşmam. Göreve geldiği günden itibaren atasporumuz yağlı güreşe, geleneksel güreşlerimize değer katan, yapmış olduğu hizmetlerle güreşin değerini maksimum seviyeye çeken Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiş'le kurmaylarlaşarak coşkuyla yapılan alkışları alkıştan saymam. Evet, değerli güreş severler, Dağlar. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. canlı yayında
sizlerle. Sağlık görevlilerimiz çok aceler meydanına. Sağlık görevlilerimiz. Küçük orta, küçük boy ve küçük orta. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Bursa Büyükşehir Belediyesi Sotoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde büyük orta güreşlerinde çeyrek final müsabakaları. Biraz sonra baş pehlivan Antalya MCM Özparlar Spor Kulübü'nün pehlivanı Uğur Şimşek Antalya Kumluca, Manisa Kula Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tosun Bey pehlivanı, İsmail Enes İyice Manisa Kula, İmran Parti, MCM Özparlar Spor Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Özparlar adına güreş yapıyor. Antalya. Aynı zamanda Kanal 16 ile birlikte. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına güreş yapıyor. Rıza Durmuş Antalya Elmalı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor. Evet değerli güreşseverler, alt boylarda kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Birazdan baş pehlivanların kura çekimi için anonslar yapılacak. Kura fanusu da yerini aldı çünkü. MHK'de kura çekimine nezareten orada bulunacaklar. Canlı yayın konuğum var. Çok önemli bir konuğum. Bugün Samsun Tepeköy büyük güzel heyecanı aktarırken şu anda bir röportajımız söz konusu. Başkanımız CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Sarvan ortak canlı yayın ağında şimdi bir röportaj hazırlığında, daha sonra benim canlı yayın kabinimde çok önemli bir konum var. Sürpriz kalsın değerli güreşseverler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey pehlivanı, Mehmet Kırat Amasya Belda. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başaltı pehlivanları çok aceler meydanına başaldılar. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etabı Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. geleneksel Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri 2. gün baş pehlivanlık 5. tur kura çekimleri başlıyor. Küçük orta büyük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet, güreşçilerimiz burada 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerinde er meydanında güreş tutarken biz de konuklarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda CV Enerji Yağlı Güreşler Ligi'nin ana sponsoru CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Sarvan Beyefendi var. Efendim hoş geldiniz Bursa'ya. Burada artık final günündeyiz, 2. gündeyiz. Hem CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin de 5. ayağındayız. Burada da güreşçilerimiz puanlar topluyorlar. Sizler neler söylersiniz? CV Enerji olarak ilk kez düzenlenen bu Yağlı Güreş Ligi'ne ana sponsor oldunuz. Neler hissediyorsunuz? Nasıl buldunuz Yağlı Güreş Ligi'ni? Öncelikle burada çok güzel bir güreş oluyor. Hepimiz görüyoruz. Kırkpınar ayarında bir güreş oluyor. Ciddi bir rekabet var. Arkadaşlar bu sıcağın altında güzel bir güreş sergiliyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Sizler de biliyorsunuz ki yağlı güreşlerimizin artık çağımıza da günümüze de uygun hale gelmesi lazım. Federasyonumuz kuruldu. Federasyon başkanımız bu lige karar verdiğinde geleneğimizi geleceğe taşıyalım dediğinde ve 7 etaptan oluşacak dediğinde biz de çok gururlandık. Ben kendim küçük yaşlarda güreştim kendim. Elmalı üst 3 yıl altın kemerle ağlı yaptım. Bu çayır dualı çayır. Yani buraya 1 lirası geçen, 1000 lirası geçen 1000 katını alıyor. Öyle görüyoruz, öyle sayıyoruz. Yani geleneğimizi geleceğe taşırken Sayın Federasyon Başkanımızla beraber, İbrahim Türküş'le beraber burada yapılması gereken çok şey vardı. Bunları da yapmaya çalıştık. Çok da iyi gidiyor. Tabii ki birkaç eksiklerimiz olabilir, çıkabilir. Ama bu sizin de dediğiniz gibi Manavgat'ta başladı. Karayası'da bitecek olan bir lig. İnşallah seneye 2024'teki ligdeki başarılarımız çok daha iyi olacak. Seyircilerimiz daha çok bu değeri hissedecek. Bu başarılı güreşleri görecek. Her geçen gün yağlı güreşe de
seyirci, hak ettiği seyirciyi kavuşturabileceğimizi ve burada da bir tertip düzeni getirebileceğimizi görüyoruz ve olacağını da biliyoruz. Biz CV Enerji olarak yeni bir enerji sektöründeyiz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük firmalarından bir tanesiyiz. Yani buradaki reklam bütçemizi atasporumuza harcamaktan çok gurur duyuyoruz. Tabii ki başka yerlerde de sponsorluklarımız var, hayırlarımız var ama atasporu bambaşka bir şey. Onun onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bizler de bu geleneğimize, bu kültürümüze destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, yanımızda CV Enerji Yağlı Güreşler Ligi'nin ana sponsoru CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Sarvan'la birlikteydik. Onunla kısa bir sohbet ettik. Yeniden burada Er Meydanı'nda güreşçilerimiz güreşirken bizler röportajlarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Başaltı pehlivanları Er Meydanı'ndaki yerlerinizi alınız. 3 numara Furkan Durmuş Altun. Sinop'tan Mustafa Taş geliyor. Evet sevgili seyirciler, Er Meydanı'nda Kur'an çekim heyecanı var. Kimlerle eşleşti? 7 numara Mustafa Taş. Sakarya'dan Sertar Yıldırım. Evet, eşleşmeler hemen hemen nihayete erdi. Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz, Furkan Durmuş Altın, Serhat Gökmen, Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, İsmail Koç. Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz, iki genç jenerasyon baş pehlivan. Furkan Durmuş Altın, Serhat Gökmen. Çok ters bir eşleşme. Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdeviren. Bu mücadelede çok zorlu geçecek. Mustafa Taş, İsmail Koç. Bu turunda en sert kapışması değerli güreş severler. Cazgırlar pehlivanları seyircilere bir kez daha tanıtacak ve ardından müthiş mücadeleler başlayacak değerli güreş severler. Evet. Bu adamlar zaman zaman Baş pehlivanlık 5. tur çeyrek final kuralları çekildi. Genç baş pehlivan Serdar Yıldırım, yine genç ve form grafiği çok yüksek olan Özkan Yılmaz beraber eşleştiler. Furkan Durmuş Altun, rakibi Serhat Gökmen. Bu da Evet sevgili Gökhan günaydın. hızlı ve hareketli bir güreş geçeceğini umuyorum. Orhan Okulu ve Ertuğrul Dağdeviren arasındaki karşılaşmada bayağı zorlu bir mücadele olacak. Mustafa Taş ve İsmail Koç karşılaşması da aynı şekilde zorlu geçeceğini umuyorum. Serdar Yıldırım ve Özkan Yılmaz ikisinden biri yarı finalde, yani kürsünün bir basamağında olacaklar. Ben eşleşmesi de aynı şekilde yağlı güreşin altyapısından gelen Şu an başaltı pehlivanları çeyrek final müsabakalarını yapmak için dizildiler. Yapan bir baş pehlivan Furkan Durmuş Altın'da yine son 2 yılda büyük bir çıkış yakalayan, ivme kazanan bir pehlivan ve o da artık güreşi ilmek ilmek dokunmaya başladı. O yüzden Furkan Durmuş Altın'la Serhat Gökmen arasındaki mücadele de yine seyir zevki yüksek bir mücadele. Evet, Gölcük Belediyesi başaltı pehlivanı Abdülrefik Öner şu an ekranlarınızda. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşliği 5. etabı Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. geleneksel Softaoğlu Mehmet Yağlı Evet, başaltı pehlivanları şu an dizildiler. Çeyrek final müsabakalarını yapacaklar. Furkan Durmuş Altın, Serhat Gökmen'le. Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdeviren'le. Eşleşmeleri, başaltı eşleşmelerinde Yunus Emre Tolga Turan görüyorum. Tolga Turan, sol baştaki Tolga Turan, Hüseyin Civelek, Davut Cansev, Yıldıray Pala, Yunus Emre Akman,
Türkiye Yağlı Güreş Ligi Abdülhafi Genel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi himayelerinde bu yıl 15. düzenlenen Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde başaltı çeyrek final. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Bey Pehlivanı. Bugün burada Aydın Balık Ağları sahibi evet, başaltı çeyrek finali savunuyor ve sözü cazgırlara bırakıyoruz. Amasya Merzifon Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı Bey Pehlivanı. Evet değerli güreş severler, başaltı şu anda salavatlanıyor. Bir sözü cazgırlarınıza bırakıyoruz. Çiçekler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Hüseyin Giberek Samsun. Paçadan ve kasnaktan tekten kapıp İş adamımız Sayın Fatih Tural adına güreş yapıyor. Davut Cansev Antalya Demre. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner Bey Pehlivanı. Bugün burada Uğur Mozaik Aydınlatma sahibi Murat Alkuş adına güreş yapıyor. Yıldıray Pala Samsun. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer Bey Pehlivanı. Bugün burada Saral Grup sahibi Muharrem Saral adına güreş yapıyor. Yunus Emre Akman Kocaeli Gölcük. Biraz daha Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın Bey Pehlivanı. Bugün burada bir güreş sergileyip Kocaeli iş adamımız Sayın Cemalettin Kaçar adına güreş yapıyor. Hamza Özkaradeniz. Kocaeli. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sezen Bey Pehlivanı. Bugün burada peşrevlerini atacaklar. O peşrevlerden sonra Kaşlı iş adamımız Sayın Mehmet Akif Kalkan adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. Kocaeli Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer Bey Pehlivanı. Bugün burada Balıkesir Macarlarlı iş adamımız Volkan Karakaya adına güreş yapıyor. Refik Öner Kocaeli Gölcük. Pehlivan! Adı Hüseyin'dir bir Tekirdağlı. Sevilmez mi o güreş? Olursa bir de yağlı. Belinden kasnaklı paçalardan bağlı. Kısmete dönüşür. Pes bizim elde. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Başaltı çeyrek final pehlivanlarımıza alkış alalım maşallah. Allah derman versin. Evet, başaltında dikkat. Deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boyda. Yarı final müsabakalarını yapacak pehlivanlar cetvel hakemlerine gelip kurallarınızı çekiniz. Tekrar ediyorum. Deste küçük, deste orta, deste büyük boyda. Yarı final kurallarını çekmek üzere pehlivanlar cetvel hakemliğine gelsinler. İsmail Koç mücadelesinde kalmıştı. Evet. Tabii Mustafa Taş söylediğimiz gibi Mustafa Taş'ın bu sene orta yol müdafaya dair bakalım. İsmail Koç gibi bir baş belirli karşısında da aynı tam sergileyecek mi yoksa İsmail Koç karşısında bir arada dayalı bir performans sergileyecek. Burada biraz sonraki salavatlamadan sonra göreceğiz. Gökhan abi. İsmail Koç biraz daha dayalı bir Deste küçük boy, deste orta boy ve deste büyük boy pehlivanlarımız.
kurallarınızı çekmek üzere çok acele cetvel hakemliğine girdiniz. Deste küçük, deste orta ve deste büyük boy pehlivanlarımız kurallarınızı çekmek üzere cetvel hakemliğine giriniz. Gökhan abi yine Facebook'tan mesaj göndermişler. Abi iyi yayınlar size ve Gökhan Usta'ya selamlar. Evet. Tabii biraz serzenişler. Bursa'dan Hasan, saygılar abi. Güzel bir etkinlik var. Zaman zaman burada dışarıda çıkıyor. Her meydanı tam çayırın ortasındayız. Gidip basmadan nasıl oluyor? Önemli olan buradaki etkinlikleri Evet, basın mensupları biraz geriden çekelim lütfen. Sağ dışından çekelim lütfen. Basın mensupları. Canlı yayınımız devam ediyor. Kura heyecanı gitti. Pehlivanlıkta çeyrek final için kuralar çekildi. Bir kez daha söyleyelim. Senan Yıldırım, Mustafa Yılmaz'la, Serkan Gökmen, Furkan Durmuş Altın'la Ertuğrul daha deviren Orhan Okulu ile güreşecek. İsmail Koç, Mustafa Taş'la çeyrek finalde yarı final kalmak mücadelesi etmek sevgili seyirciler. Bu güzel karşılaşmalar biraz sonra canlı olarak ekranlarınızda olacak. Bizler de bu heyecanı sizlere... Evet, baş altı boyu mücadeleleri, çeyrek final mücadeleleri başladı değerli güreş severler. Baş pehlivanlar, koç iller, çeyrek final musabakaları için her meydandaki yerlerinizi alınız. Baş pehlivanlar. Pehlivanların destekçilerin gelmesi, konaklamaları, onların insani ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan Yarar ve Belediye Başkanı Cerat Köse Bey şu anda çalışıyorlar. Buradan da ilan edelim sevgili seyirciler de Sındırcı'nın ihtiyacı dediğine göre de orada Kanal 15'te de canlı yayında gerçekleşecek. Ve biz şu anda sevgili seyirciler burada hemen belirtelim Kanal 15 Evet değerli güreş severler. Eşleşmeleri ben bir kez daha anons etmek isterim. Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz'la, Furkan Durmuş Altın, Serhat Gökmen'le, Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdeviren'le, Mustafa Taş, İsmail Koç'la kapışacak. Koza TV, Ekin Türk TV ve Lider Haber TV ortak canlı yayınıyla birlikteyiz değerli güreş severler. Yapmak üzere her meydandaki yerlerinizi alınız. Arkadaşın telefonunu versene bana. Yağ görevlisi baş pehlivanlarımıza yağ getirelim. Geleneklerimize bağlı kalarak, geleneklerimize sabit olarak biz de o yüzden daha doğru bilgiler vererek ve doğru anlatımlar edebiyat onları anlatılar. Yanlış yalan, ekran başındaki değerli güreş severleriyle alamadan, yormadan onlara zevkli güreşler getirmekle biz de en iyi şekilde yorumlayıp anlatmaya çalışıyoruz. Güzel abi, en güzel şekilde seyirci onu istiyor. Evet, baş pehlivanlarımız şu an yağlanıyor. Son hazırlıklar yapılıyor. Uydurulmuş bir güreşin oyunlarını her meydanda son özel bir özel bir
Ay topuk elleme. Evet. Köstek. Köstek. Yani seyirci şunu beklemiyor. Türk yağlı. İşte o Türk yağlı güreşini icra eden yiğitlerimiz ekranlarda. Bursa Yunuseli Er Meydanı'nda yağlama, kastı, ibrikle yağlandı. Bu gayet güzel. Balıkesir'de de bekliyorum. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, baş pehlivanlarımıza çeyrek final müsabakasına sağlamadan önce isimleri okumadan sizlerden çeyrek final müsabakası yapacak baş pehlivanlarımıza çok güzel bir moral akışı istiyorum. Alkışlar sizlerden, güreşler baş pehlivanlarımızdan. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Kumluca Emniyet Müdürlüğümüzde komiserlik görevi yapan Sayın Osman Nuri Kılıç Müdürüm adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım Sakarya Karabürçek. Evet değerli güreş severler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Bursa'da faaliyet gösteren Aşçıoğlu yapının sahibi Bekir Aşçı adına güreş yapıyor. Özkan Yılmaz Samsun. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Çanakkale Biga güreşlerinin efsane ağası adıyla maruf Reis Hasan Karabiber adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen Samsun Ladik. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen adına güreş yapıyor. Furkan Durmuş Altın Antalya. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal adına güreş yapıyor. 2015-2018 yılları Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı Orhan Okulu Antalya Kumluca. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada İstanbul'da faaliyet gösteren Marmara Eleksal Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Karamürselli ünlü iş adamı Sayın Erdem Gülfidan adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağdevren Balıkesir Susurluk Ümit Yeniköy'ü. Evet değerli güreş severler, Antalya Gazipaşa güreşleri güreş ağamız. Yanık hazır betonların sahibi Sayın Yanık Ramazan Yıldırım adına güreş yapıyor. İsmail Koç Konya Beyşehir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Arvin Tarımlarının sahibi ünlü iş adamı Bekir Kireci Abi Çağlayan adına güreş yapıyor. 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Baş Pehlivanı Mustafa Taş Sinop Doğan. Evet değerli güreş severlerden misafirler, çeyrek finale kalan baş pehlivanlarımıza şöyle bir coşkulu moral alkışı yapalım, moral alkışı. Alkış tutan ellerinizden görmüşsün. Pehlivan! Pehlivan! Bu meydan Kırklar meydanıdır. Kırklar Yediler seyranıdır. Nice koç yiğitler bu meydanlardan geçtiler. Acı, tatlı, suyun için göçtüler. Ya Muhammed, ya Ali, Hazreti Hamza'dır pehlivanların üstadı piri. Karşıki dağdan geliyor buyuruyor kat. Kanatlar
Selveri, Ahmedi, Mahmudu, Muhammed Mustafa'ya selavat. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Haydi seyircim, baş pehlivanların çeyrek final müsabakalarına dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar, Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, Allah nidaları yükseldi baş pehlivanlar özelinde çeyrek finalde. Ve şu anda da huzur peşlerindeler değerli güreş severler. Evet, şimdi her meydanımıza spora ve sporcuya önem veren, güreşe ve güreşçiye değer veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanımız Sayın Gökhan Dinçer Bey, her meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, küçük orta büyük boy pehlivanlarımız. Evet, çeyrek final kapışmaları birazdan huzur peşlerinden sonra başlayacak. Evet, yine büyük orta pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Kul önüne gidiniz. Üzerinden attı ve daha sonra katıldığı müsabakalarda bir çıkış içerisinde Saçkara yörüklerinden Orhan Okulu. Rakibi kim? Rakibi Baş pehlivanlarımız huzur peşlerindeler değerli güreş severler. Bursa Spor Basketbol Kulübü Sayın Sezer Sezgin Bey, değerli başkan her meydanımıza şeref İsmail Koç ekranlarda. Aşur Yanık Ramazan'ın baş pehlivanı, Gazi Paşa güreşlerinin ağası. İsmail Koç ekranlarda. Şu anda huzur peşlerindeler baş pehlivanlarımız. Ve canlı yayın kabinimize Türk güreşinin 2 numaralı ismi değerli güreş severler. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun başkan vekilimiz, aynı zamanda Karakuşak, Aba, Şalvar Aşırtmalı güreşlerinde başkanı Sayın Şahin Ofur canlı yayın konuğumuz, hoş geldiniz değerli büyüğüm. Hocam çok teşekkür ederim. Baş pehlivanlarımız çeyrek final özelinde huzur peşlerindeler ama siz ayağınızın tozunda buraya geldiniz. Çok önemli ve büyük bir organizasyona imza attınız hafta içerisinde. Biraz o organizasyondan bahsedin lütfen, çok önemli çünkü. Geçtiğimiz yani bu hafta içerisinde kuşak güreşimizin kadınlar ve erkekler, büyükler Türkiye şampiyonasını yaptı. Kaçıncısı oldu Sayın Başkanım? Denizli ilimizde. Büyüklerde yani bizim federasyonumuz kuruldu, büyüklerde İlki oldu, evet. Onu da Denizli'de yaptık. Harika. Çok güzel ilgi alaka vardı. Hem seyircilerimizden hem de kurumlarımızdan, kuruluşlarımızdan. Buradan ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye'mize, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Başkanımıza teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. 2022'de federasyonumuz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak kurulduktan sonra gerçekten kurumsallaşma açısından çok büyük yol kat etti. Branşlarımız ayrı ayrı bir değer görmeye başladı. Daha iyi değer görmeye başladı. Tabii bu branşlarımızın başında her zamanki olduğu gibi yağlı güreşimiz başı çekiyor. İşte yağlı güreşimizin, ligimizin mimarı Sayın Başkanımız İbrahim Türküş sayesinde şu anda yağlı güreşimiz tavan yaptı yani Allah'a şükür. Tabii bitti değil yani, burada bitmiyor. Aslında bu bir başlangıcın adımları. Bu başlangıcın adımları önümüzdeki günlerde, aylarda inşallah diğer projelerimizi güreş sever halkımızla paylaşacağız, icraata geçirmeye başlayacağız. Evet, şimdi değerli güreş severlerimiz, hafta içinde yapılan bu büyük organizasyon, Denizli'deki organizasyonu şahsımı da arayarak, mesaj da atarak, ya biz şu anda Koza TV, Ekin Türk TV ve Lider Haber TV ortak canlı yayın ağındayız. Şunu dediler, siz güreş yayınlayan kanallar olarak biz onları da izlemek arzusundaydık. Ama hayal kırıklığına uğradık dediler. Bu bizim eksikliğimiz yayın kurulu üyesi olarak. Dolayısıyla bunun da önümüzdeki yıl bir planlaması olacak mı Sayın Başkanım? Bu konuda çok büyük güreş severin teveccühleri var. Gerçekten atasporlarımızı gönül vermiş tüm vatandaşlarımız adına sizlere ben teşekkür ederim. Yani
elinizden gelen bütün gayretleri tüm branşlarımıza gösteriyorsunuz ama aşırı bir yoğunluktan dolayı sizden gün öncesinde görüştük. Kuşak güreşimize katılım sağlayamadınız ama o gün sağlamadıysak bugün burada kuşak güreşimizi zikrediyoruz yine sizlerin sayesinde. Çünkü çok emek var Sayın Başkanım. Tabii. Çok büyük emek var. O gün baktık, bütün kurmaylarınız orada. Yani cazgırından, pehlivanından, hakeminden, yani çok büyük bir katılım var. Biz güreş severler onları da sadece yağlı güreş özelinde değil, diğer geleneksel güreşlerimiz de izleme arzusundalar güreş severlerimiz. Yani çünkü bizim gerçek sporlarımız bunlar. Şunu tabii Sayın Başkanımız İbrahim Türkiş'in emekleriyle şunu başlatmış olduk. Hiçbir branşımız gelişi olsun, yapıldı işte densin diye yapılmıyor. Oldu bitti olmasın diye. Oldu bitti olmasın. Harika. Burada tüm geleneksel güreşlerimizin hepsinin bir hikayesi var. Hepsinin ecdattan kalan bize bir miras, emaneti var. Evet. Emaneti var. Çünkü Salı günüydü. Ben Kahramanmaraş'tan karayoluyla çıktım. Çok şükür ecdadımız çok büyük topraklar ve çok büyük zenginlikler bırakmışlar bizlere. Bunları ileri gelecek nesillere aktarmak bizlerin boynunun borcudur. Herkes bulunduğu konumda, usta olduğu konumda bu geleneklerimizi, bu töremizi gerek sportif, gerek ilmi, maddi, manevi konuda gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Evet, böyle bir misyonumuz var. Tabii. Şimdi günümüz teknolojisi çağı, teknolojinin iyi yönlerinden geri kalmayacağız. Daha iyisini gençlerimize yaptırmaya çalışacağız. Yani aynen bugün İHA'lar, SİHA'lar nasıl bizim gururumuz olduysa yerli ve millilik noktasında konusunda bizim üretimimiz milli bir üretim. Bununla nasıl gurur duyuyorsak teknoloji çağının yine en iyisi olmayı bizim Türk gencimiz başaracak evvelallah. Ve bunu yine yerli ve milli sporlarımızı da güçlendirerek. İşte bunun yanı sıra benim gencim bundan maalesef bir 7-8 yıl, 10 yıl önce Denizli'de yapılan bir geleneksel bir faaliyette bir at getirdiler. Başkanım biner misin? Bu öz eleştiridir. Ayıp değil. Vallahi binemedim. Çünkü bizim neslimize ata binmesini, ok atmasını, güreş tutmasını unutturdu. Ne unutturdu? İşte Avrupa'nın, Amerika'nın bizlere dayadığı, emperyalist ve siyonistlerin uydurma bize dayadığı, yok atariydi, yok bilmem neydi. İşte bu tür şeylerle biz gençliğimiz jenerasyon aslında zehirlendi. Şu anda özellikle Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, Sayın Necmettin Bilal Erdoğan beyefendinin çalışmaları gençlik üzerine, geleneksel sporlar üzerine özellikle yaşatılması konusundaki çalışma ve çabalarını takdir ediyorum. Ruhsal, zihinsel ve bedensel arınmayı da aslında burada barındırıyor. Sadece geleneksel spor değil, geleneksel oyunlar da var bunun içinde. Yani düşünsenize bizim Osmanlı atalarımızın en iyi oynamış olduğu bir zeka oyunu. Mandalayı maalesef biz 4-5 sene önce duyduk. Onu da etnosporun sayesinde duyduk. Allah razı olsun. Daha bunun gibi neler çıktı. Onun için hem de güreşimizi seyredelim. Evet. Gerçekten gençliğimize biz bu geleneksel sporlarımızı aşılamak zorundayız. Bekamız için. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Şahin Opur. Çok özel açıklamaları bulundunuz. Geçmişimizi, geleneklerimizi genç nesillere aktarma noktasında çok önemli mesajlar verdiniz. Protokolde değerli misafirlerle birlikte sizi dilerseniz uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Çünkü notlarınızı alıyorsunuz. Çok teşekkürler. Bunların değerlendirmesini başkan ve yönetim kuruluyla birlikte değerlendiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son olarak buyurun. Söyleyeyim, tabii ki. Önümüzdeki cumartesi ayın 12'sine Sivas ilimizde rahmetlik
Muhsin Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu anısına Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Ev sahipliği yapacağız Sivas, evet. İnşallah orada tüm pehlivanlarımızı bekliyoruz. Orada çok güzel kıran maçlar olacak. Şimdiden Evet, çok teşekkür ederim. Değerli güreş severler, canlı yayın konumuz Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Upurdu. Sivri Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etapı Bursa Softbolu Mehmet Er Meydanı'nda kıran kırana güreş yapan koç yiğitlere kocaman alkış isterim. Evet, bir anda budadı sevgili seyirciler. Serhat Gökmen açık düşürüyor. Mücadelesi yerde devam ediyor. Değerli izleyenler, şu anda durumda. Mustafa Taş İsmail Koç mücadelesi ayakta. Ve Orhan Okuryar Turgut Adem'in mücadelesi son hafta devam ediyor. Evet. Serhat Gökmen yeni şarjör sevgili seyirciler. Sicimleri ele geçirdi. Bakın Şiraze'yi değil. Şu an sicimleri ele geçirdi. Daha gelmedi ama. Evet sevgili seyirciler. Evet değerli güreş severler, sol üst kadrajda Serdar Yıldırım Özkan Yılmaz mücadelesi. Her an bir açık düşebilir mi? Furkan Durmuşaltın, Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım Özkan Yılmaz. Ekranın solunda Serhat Gökmen, ekranın sağında değerli güreş severler Furkan Durmuşaltın mücadelesi. Dış kazık yan paçada. Orhan Okulu Ertuğrul Dağdeviren sol alt köşede. Mücadele hızlandı. Mustafa Taş İsmail Koç mücadelesi ayakta devam ediyor. Şu anda Serhat Gökmen Furkan Durmuşaltı'na bir keçi dikmesi arası içerisinde Serdar Yıldırım Özkan Yılmaz mücadelesi. Ekranın sol üst köşesinde arka kadrajdaki mücadele. Yerde o tarzda. Bu arada aşırı bir rüzgar başladı değerli güreş severler. Mücadelelerin dördü de ayakta devam ediyor. Sağ üst kadrajda Serhat Gökmen'in Furkan Durmuşaltı'na göre biraz daha atak güreştiği söylenebilir. Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Başaltı pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet değerli güreş severler, Özkan Yılmaz bir bez molası istedi. Serdar Yıldırım sol üst kadrajda, sağ üst kadrajda Serhat Gökmen'in o atakları, paça kasnak atakları sürüyor. Furkan Durmuşaltın şu ana kadar iyi savuşturdu. Değerli güreş severler. Her meydanımıza şeref vermiştir alkışlarımızla. Hoş geldin diyoruz. Evet kullandılar ama Furkan Durmuşaltın Serhat Gökmen güreşiyle karıştı sevgili Gökmen günaydın. Şu anda Furkan Durmuşaltın bastırmak üzere ama Serhat'ın sağ kolu Furkan'ın sağ bacağında. Bak görüyorsunuz sevgili seyirciler. Karşı hamle var. Serhat Gökmen'in Furkan Durmuşaltın şu anda sonuca gitmek için oyun arayan isimler. Evet bir kez daha Serhat Gökmen Furkan Durmuşaltı'nı bastırdı mı yoksa Furkan Durmuşaltın mı yerli güreşini tercih ediyor?
bu muamma güreş taktiği söz konusu olabilir. Bunu Furkan Durmuşaltın bu yıl oldukça iyi geliştirdi kendini. Değerli güreş severler, bakalım mücadele ortada yerde mi yoksa ayakta mı devam edecek? Çayır hakeminin gücüyle şimdi belli olacak ama el işaretinden güreşin yerde devam edeceğini gösterdi Çayır hakemi. Evet, bir eli aşağıda, bir eli yukarıda Çayır hakeminin. İşte bu da biriniz altta, biriniz üstte yerde güreş devam edecek. Oğuzhan Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Oğuzhan kıran kırana çeyrek final mücadeleleri oluyor. Pehlivanlarımıza kolaylıklar diliyoruz demiş. Kocaeli Karımsel Kebap'tan değerli Osman Çatar iyi yayınlar diliyor. Pehlivanlarımıza başarı dileklerinde bulunuyor. Evet değerli güreş severler, Ertuğrul Dağdeviren Orhan Okulu mücadelesi temposu oldukça yüksek. Ertuğrul Dağdeviren gücüyle Orhan Okulu temposuyla tutunmak istiyor. Mustafa Taş İsmail Koç mücadelesi şimdiye kadar daha hiç yere inmedi. İsmail Koç Elensever'le rakibini dağıtmak istiyor. Sağ üst kadraja Furkan Durmuşaltın Serhat Gökmen mücadelesi yerde devam ediyor. Büyük bir baskı kurmuş durumda. Serhat Gökmen keçi dikmesi, kas kanadı arayışları içerisinde. Furkan Durmuşaltın onun bütün ataklarını savuşturuyor yan kazıktan. Butlayarak bir tırpan mı deneyecek? Furkan Durmuşaltın bu yıl yer güreşini de ayak güreşini de muazzam bir şekilde kusursuz sergiliyor ama pasif kalmamak suretiyle kendi etrafında dönmesi gerekiyor. Serhat Gökmen bu temposuyla bir ithar. Bu arada İsmail Koç aynı kadrajda Mustafa Taş'ın bir an beline girmek istedi ama uzak kaldı. Sonuç getirici bir oyuna girmiş değil pehlivanlar. Serhat Gökmen bir kez daha hamle yapacaktı. Buradan Furkan Durmuşaltı'nın bir kaz. Evet bakıyoruz. Kasnak ve paça temposundan bir adım bile ödün vermiyor. İç kazık yan paçada Serhat Gökmen. Değerli güreş severler, performansını, temposunu kabul ettirdi kanaatindeyim artık. Furkan Durmuşaltın taktik gereği yer güreşini benimsedi. Çünkü ayakta çok tempolu görüşüyor Mustafa Bayram. Ayakta tempolu güreşiyor. Yerde de çok etkili oyunları var Serhat Gökmen'in. Yani Furkan Durmuşaltın ayakta zorlanıyor, yerde de zorlanıyor. Yerde de Buradan bir çıkış aramak zorunda ama ne yapabilir? Bir planı var mı? Ne olabilir Mustafa Bayram? Çünkü yerde de çok baskı yapan oyunları var Serhat Gökmen'in. Furkan Durmuşaltın kendi güreşini yapacak. Bu arada Murat mücadelesini verecek. Murat Başar çok önemli bir mesaj yollamış. Recep Tosun Üstadım merhabalar. Mustafa Bayram'a selamlar. 91 yaşında babamla birlikte izliyoruz. Babamın sizlere çok selam var. 8 pehlivanın baş pehlivan 6'sı yeni kuşak demiş. Bu mutluluk verici demiş. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir tespit. Evet. Mustafa Başar nereden mesaj yolladığını yazmamışsın. Ben böyle evet, Furkan Durmuşaltı'nın şu an bir künde girişimi var. Bakalım bunu Serhat Gökmen'e ama tabii kılçık oyunu çok güzel yapabilen Serhat Gökmen de var. Ama buradan bloke etmeyi bir künde bakıyoruz, kılçık var mı? Devam mı? Devam kararı çıktı. Ama bravo Furkan Durmuşaltın gerçekten. O riski aldı. Künde atmak durumundaydı eğer biraz daha. Bu arada iç kazık yan paçada. Serhat Gökmen iç kazık ters paçayı buldu mu? Bakıyoruz. Evet zorluyor. Evet, iç kazık ters paçada. Serhat Gökmen yarı finalde değerli güreş severler. Az önce künde kılçık pozisyonundaydı. Ortak oyundaydılar. Furkan Durmuşaltın kuleye itiraz ediyor değerli güreş severler. Az önce atmış olduğum künde geçti mi? Ustalarım VAR'dan izleyin diyor. Bakalım VAR ne karar verecek? Bu arada İsmail Koç da Mustafa Taş'ı sırt aşağı inerek o da adını yarı finale yazdırdı değerli güreş severler. Serhat Gökmen'den sonra bir kez daha tekrarını izleyeceksiniz. İşte Serhat Gökmen iç kazık ters paçada yüklendi. Artık oradan
Serhat Gökmen adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan olduk. Şimdi de ekranlara İsmail Koç'un yapmış olduğu son hamle ekranlara gelecek değerli güreş severler. Arka arkaya ardı adına galibiyetler Serhat Gökmen ve İsmail Koç'tan değerli güreş severler. Bakın işte tam burada İsmail Koç, oyunun başladığı yerdeyiz. Sol eli kasnaktaydı, bir anda beline girdi, oradan sürdü, ayağını da takmış, bitirici darbesini yapmış İsmail Koç. Adeta ayakta yenmiş, Mustafa Taş'ta mücadelesini ortaya koydu, yoluna devam eden isim İsmail Koç oldu değerli güreş severler. Antalya Gazi Paşa güreşlerinin ağası Aşur Yanık Ramazan'ın baş pehlivanı İsmail Koç yoluna devam ediyor ve podyuma ayağını attı Serhat Gökmen'den sonra. Şimdi de Ertuğrul Dağdeviren'le Orhan Okulu mu? Diğer tarafta da Serdar Yıldırım mı yoksa Özkan Yılmaz mı? Yarı finale kimler kalacak değerli güreş severler? Mücadele kaldı her meydanında. Bakalım. Evet, bu arada Furkan Durmuş Altun'un itirazları devam ediyor kule hakem heyetine. Antalya Demre'den İlyas Güzeloğlu, Kumluca'dan iyi yayınlar, kıran kırana güreşler oluyor. Mustafa Bayram'ın yorumları ve tespitleri çok yerinde diye mesaj yollamış. Teşekkür ederim. İlyas Güzeloğlu, Kumluca'dan. Evet, kündenin tekrarını izliyoruz. Furkan İşte burada künde kılçık var mı Mustafa? Serhat Gökmen karşılaşması. Arka planda Furkan'a bir günde geldi ama geç. burada devam etmesi gerekiyor. Zaten meydan hakemi de devam kararı verdi. Şu anda VAR'dan bakıyorlar. Devam etti. Daha sonra Serhat Gökmen yerdeki çıkarsın. Serhat Gökmen de hemen oradan kündeden hemen sonra Şu anda Serhat Gökmen güreşi anons edildi mi galip olarak? Mustafa Bayram. Tabii ilan edildi. Anons edildi mi? Eli kalktı. Ama yani. şu anda var. Bakıyor. Tekrardan izliyor Furkan Durmuş Altın. Kulenin tam önünde. Uzun itirazlardan sonra bakma kararı aldılar. O anı bir kez daha değerli yönetmenin ekranlara getirebilirsek. Bu arada baş altında da arka kadrajda kulenin önünde Yunus Emre Akman. Evet, iki Kocaeli, iki Gölcüklü. Hamza Özkaradeniz ve Yunus Emre Akman. İşte bakın Furkan Durmuş Altı'nın, hayır bu biraz daha ileride iç kazıkta, künde biraz daha gerideydi değerli yönetmeni Fatih Bedir. Teşekkür ediyoruz. Sen son anların ekranlara işte künde pozisyonu, işte burada kündeyi doldurdu Furkan Durmuş Altı'nın önündeki pehlivanları siz bakmayın, arkada yerde mücadele, direkt oraya odaklanın değerli güreş severler. Kündeye atmış. Bir omuzu yapışık. Sağ omuzu yerde. Sen olsan nasıl bir karar verirsin, ortada mı? Devam kararı. Bence de ortada. %50 açık söyleyeyim. Furkan Durmuş Altı'nı çok severim. Babası benim güreş arkadaşım ama güreş sahayı da terk ediyor. Tam ortada, Furkan evet. Durmuş Altın. Evet, Furkan Durmuş Altın sadece ustalarına bir bakın, izleyin talimatında bulundu, isteğinde bulundu. Kulede izledi, kararını verdi. Künde ortadaydı dedi, devam dedi. O da zaten doğal hakkı. Evet. Ve kule hakemlerine teşekkür etti. Sağdan ayrıldı Furkan Durmuş Altın. Baş pehlivanlık müsabakalarında Serhat Gökmen galip. Şu anda anons edildi. Serhat Gökmen'in galibiyeti. Ama Furkan Durmuş Altı'nın o kündeye yönelmesi de takdire şayan, risk aldı. Kesinlikle. Çünkü çok tempoluydu Serhat Gökmen. Ona durdurabilmek için ve son bir hamleyle sonuca gidebilmek için o kündeyi denedi ama tam tabirle ortadaydı güreş. Ben açık söyleyeyim, bu konuda asla mübalağa etmem. Olsun, kıran kırana güreş yaptı. Önemli olan o zaten Recep Öztürk. Yani ikisi de kanının son damlasına kadar güreş yaptı. Sonuçta biri kazanacak, biri kaybedecek. Ama önemli olan güreş yapmaları, seyircinin memnuniyeti, izleyicilerin memnuniyeti.
Yani sonuçta Burada Bursa bu sahanın hakkını verdiler. Bugünkü güreşin hakkını verdiler. Yani Furkan Durmuşaz'ın burada kaybetmiyor yoksa. O da kazananlardan biri. Evet, kesinlikle. Eminim güreşe doydular. Kesinlikle doğru. Aynı anda evlerinde, mekanlarda, kahvehanelerine gelen bu güzel güreşleri izliyorlar bizler de. Evet, ekranın sağında Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz, Özkan'ın Turman Okulu, Ertuğrul Tağdeviren. Yarı finale son 2 ismi arıyoruz değerli güreş severler. Son 2 ismi. Miraç Mutlu, Bardan, Bursa. Gençler için de oyunları Bu arada tarihi Kırkpınar'da 20 yıl başa güreşmiş. Ve şu anda da kule hakemlerinden. Kocaeli Kartepe gözetinde güreşlerini koordine eden Mustafa Başçı'nın sana çok selamı var. Kardeşim Mustafa Bayram'a selamlar demiş. Kadim dostuma ben de buradan sevgi ve saygılarımı, ailesine de sevgilerimi gönderiyorum. Dün söyledik, bugün de söylüyoruz inşallah. Onu kulede adaletli düdük çalmak noktasında inşallah ileriki haftalarda görev tevdi edilir. Çünkü onun gibi güreşin altyapısından, çekirdeğinden yetişmiş kule hakemleri, eski pehlivanlarımız bizler için çok çok kıymetli. Biz bunu sadece arzu ediyoruz. Tabii Kırkpınar'da da Mustafa Başdemir'in başa çıkana kadar 5 tane birinciliği var yani bu göze de alınmalı yani. Yani değerli büyüklerimiz hep şöyle diyor, yeni isimler, yeni güçlü isimler, yeni adaletli isimler arıyoruz. İşte onların en isabetli isimlerinden biri Mustafa Başdemir. Açık söyleyeyim. Yeni jenerasyon geliyor zaten. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Teşvik 1 ve Teşvik 2 boy pehlivanları çok aceler meydanına. Teşvik 1 ve Teşvik 2 boy pehlivanları. Toz koparan ve ayak boy pehlivanları sizler de hazır olunuz. Toz koparan ve ayak boy. Evet sevgili seyirciler, baş pehlivanlıkta kalan Teşvik 1 ve Teşvik 2 boy pehlivanları. Orhan Okulu Ertuğrul Dağdevren güreşinde hareketlenme yok. Muhtemelen kule hakem heyeti de her iki pehlivanımıza ihtar gönderebilir. Çok acele cetvel Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz karşılaşması normal şartlarda gerçekten çok hareketli ve geçmesi gerekirken çok temkinli ve tedbirli. Artık yavaş yavaş tecrübelendiler. Mustafa Bayram katılıyor musun? Evet. Artık hangi dakikada nasıl güreşeceklerini bayağı tecrübe kazandı iki baş pehlivanda. Samim Okul'un sana çok selam var. Selamlar Samim abimize. Her ikisi de Serdar Yıldırım da evet. hemen monitörümüzde de Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz arasında geçen başpehlivanlık çeyrek final müsabakasında her iki pehlivana kule hakemliğimizce birer ihtar verilmiştir, arz olunur. Evet, her iki baş pehlivana da evet, Serdar Yıldırım ve Özkan Yılmaz'a daha hareketlenmeleri için yapılan bir uyarıydı. Her ikisine de birer ihtar verildi. Aynı ihtarlar muhtemelen birazdan Orhan Okulu ve Ertuğrul Dağdevren içinde gelir diye düşünüyorum. Ama ikisi de bence ilk dakikadan itibaren hareketliler Mustafa Bayram. Ben şu an ağır bir karar. Şu an bir durgunluk var. İşte birkaç dakikadır. Beyaz manası istedi Orhan Okulu sevgili seyirciler. Ne diyordu Orhan Okulu? Ben rakibimi sıkıştırıyorum. Tam teslim alacağım. Rakibim su alıyor, bez alıyor. Ben almasını istemiyorum diyordu seminerde. Tekrar su alıyor, canlanıyor. Aynen Orhan Okulu dedi ki su almasın, ben değişmeyeyim, rakibim değişmesin. Ben sıkıştırıyorum, rakibim canlanıyor. Aynen böyle söylüyor. Açık ara yöntlerinden Orhan Okulu bugün şalapur bezi yok ama ne yaptı? Havuç kağıdına ellerini yüzlerini önce Orhan Okulu, sonra Ertuğrul Dağdevren. Sildiler, güreş kaldığı yerden devam ediyor.
Evet, sert bir elense. Karşılıklı elenseler var. Ertuğrul Dağdeviren Orhan Okulu arasında. Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz karşılaşması normal seyirde devam ediyor. ...37 derece sıcaklık mevcut fakat... ...esinti de var. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde Teşvik 1 ve Teşvik 2 boyunda yarı final müsabakaları. Güreşçilerden Teşvik 1 boyu yarı final. Meydan hakemimiz Nazım Bağcı bizleri izliyormuş. Çok selamlar. Güreşlerimizin tertip komite başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Kısa bir süre sonra da puanlama anonsu gelecek. Bursa. Her iki çift baş pehlivan için. Kemalcan Şakar, Balıkesir Gönen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Palaz adına güreş yapıyor. Balıkesir Gönen. Rüstem Öztürk, güreşlerimizin tertip komite başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş adına güreş yapıyor. Bugün burada spor kulübü başkanımız Sayın Gökhan Dinçer adına güreş yapıyor. Bursa yılları arasında yapıldı. Günaycan Kılıç. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş Evet, Ertuğrul Dağdeviren'in baskısı var. Orhan Okulu'ya karşı. Bugün burada SM Metal Limited şirketlerinin sahibi, güreşlerimizin değerli güreş ağası Sayın Zeki Acar adına güreş yapıyor. Bursa. Teşvik 2 boyunda yarı final. Barış Güngörmüş. Balıkesir Sağaçtepe Belediye Başkanımız Sayın Turan Şimşek adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Melih Medikal'lerin Arka kadrajda ekranın solunda başaltı puanlaması var değerli geçerler. Balıkesir Savaştepe. O kadar önemli bir merkez. Hadi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Umutcan Aksız, güreşlerimizin tertip komite başkanı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Alsa İnşaatlar sahibi Sayın Ali Rıza Sağlık adına güreş yapıyor. Bursa. Muhammed Koçak. Güreşlerimizin tertip komite başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş adına güreş yapıyor. Bursa. Emirhan Çetin. Güreşlerimizin tertip komite başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş adına güreş yapıyor. Bursa. Altın, gümüş, kemer. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Evet değerli güreşseverler. Türk aslanlarına hep beraber Baş pehlivanlık çeyrek final mücadelelerini izliyorsunuz. Allah derman versin. Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz ekranı sağında. Son anlarda nefes kesilecek hiç kuşkusuz. Ayak boyu pehlivanları, toz koparan ve ayak boyu pehlivanları çok acele er meydanına. Bunlarla alakası yok bu güreşlerin. Evet. Bir düğün güreşi 3 gün üzerinden yapılıyor. Konaklı düğün ve çok zengin bir düğün. Yani düğün sahibi güreş yapan o ağır düğünün ağası demek pehlivanları. Evet. Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdeviren, Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz karşılaşmasında. Bakalım yarı finale kalacak isim kim olacak? Serbest güreş şampiyonası Bursa'da yapıldı. Adada Halil şampiyon oldu. Nokta. Peki dünya şampiyonu Karaahmet kaçıncı oldu Bursa'daki Türkiye şampiyonasında Bülent abi? Herkes Büyük orta pehlivanlarımız, büyük orta pehlivanlarımız yarı final kurallarınızı çekmek üzere cetvel hakemliğine giriniz. Büyük orta pehlivanlarımız yarı final kurallarınızı çekmek üzere
cetvel hakemliğine geliriz. Adalı Halil 2. Madıralı Ahmet 6. Kara. Evet sevgili seyirciler, bu tarihi bilgileri de verdik. Ulusal yöneticilere duyurduk. Buradan elimizden geldiği kadar çeyrek finalde müthiş mücadelelerde kalan iki karşılaşma. Şu an ekranlarınızda değerli güreş severler. Serdar Yıldırım Özkan Yılmaz ekranın sağında, Orhan Ulu ve Ertuğrul Demirel ekranın sonunda mücadeleye devam ediyorlar. Daha önce İsmail Koç, Mustafa Taş, Serhat Gökmen'den yarım finale kalır. Evet, şu anda er meydanımıza Bursa Vali Yardımcım Sayın Halil ne zaman göreceğiz? Serdar Cevheroğlu Beyefendi er meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz Sayın Vali Yardımcımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Pehlivanlarımıza başarılar dileriz. Sakatlık, Allah bela vermesin demiş. Evet, baş pehlivanlarımızı puanlama sürecine davet ettiler. Su, yağ ve bez molasından sonra hemen puanlama süreci başlayacak. Hem bize hem pehlivanlara başarılar dilemiş. Akçaören kahvesinde Minik 1 ve 2 boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Orhan Okulu'nun hocası Kemal Yılmaz, abisi Mustafa Okulu. Toz koparan ve ayak boy pehlivanları son çağrı. Evet, Serdar Yıldırım'ın hocası Mustafa Çelik'i görüyoruz. Köylüköy'ü muhtarı Aytekin Yıldız ve Köylüköy'ü halkı. Buradan Köylüköy'üne selamlarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili seyirciler, yayınımız devam ediyor. Bursa'nın yerel kanalı Kanal 16, Rumeli Televizyonu Kanal 15 ve Antalya'dan Lider Haber TV'de canlı olarak bu güzel heyecan ekranlarınızda baş pehlivanlıkta müthiş mücadeleler puanlama devresini taşıdı sevgili seyirciler. Evet, artık puanlama şu anda artık sizleri davet ediyorlar. kenarında, Ayın 13'ünde ise antrenörlerinden, ustalarından son taktikleri, son hazırlıkları alıyor. İşte yine şu anda Orhan Okulu yanında her zaman söylüyoruz ya çapraz Kemal diye. Kemal Yılmaz. Namusunu neden? Çapraz olduğunu iyi yapardı ve yürüyüşü de çapraz olduğu için. Çapraz Kemal namusunu Kemal Yılmaz olmalı. Bu ustası. Ve şu anda Özkan Yılmaz'ı görüyorum. Enseden baktığımda Özkan Şaban Yılmaz'ın Özkan Yılmaz sevgilisiyle şu anda o da su, bez ve Evet, Türkiye'nin en genç baş pehlivanı Serdar Yıldırım ve form grafiği çok yüksek olan, performans yüksek olan eski baş pehlivanlardan Şaban Yılmaz'ın yeğeni Özkan Yılmaz. Şimdi puanlama sürecinde bakalım nasıl bir güreş çıkaracaklar. Serdar Yıldırım mı yoksa Özkan Yılmaz mı adını son yerde, yani yarı finale yazdıracak. Orhan Okulu mu yoksa Ertuğrul Dağdevren mi yarı finalde olacak? Birazdan hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Ve başaltı pehlivanlarımız, büyük orta ve başaltı pehlivanlarımız yarı final kurallarınızı çekmek üzere cetvel hakemliğine giriniz. Evet, büyük orta ve başaltı boyunu yarı final için davet ediyor cazgırlarımız. Evet, şu an Kule Hakim Eğitim önünde Serdar Yıldırım ve Özkan Yılmaz ve Orhan Okulu Ertuğrul Dağdemir'e karşılaşmalarını izleyeceğiz. Ekranımız başında Orhan Okulu kırmızı kurdeleyle, yine kırmızı kurdeleyle Serdar Yıldırım'ı izleyeceğiz. Evet, puanlama süreci başladı. Son zamanların Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz şu an karşılaşmasını izliyoruz. değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş Bey er meydanına coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldin diyoruz değerli
Yine beraberlerinde güreşlerimizin ası olan Semih Metaller sahibi, genç iş adamı, bu sahalarda kısmet giyip güreş yapan Sayın Zeki Acar Er Meydanı'nda alkışlarla hoş geldin diyor seninamıza. Ama kendisi Samsunlu sevgili seyirciler, onu söyleyeyim. Röstem Yılmaz. Evet, kuvvetli bir rüzgar çıktı sevgili seyirciler. Sıcak olmasına rağmen kuvvetli rüzgar da var. Çıplak gözle oradan da size bilgi verelim sevgili seyirciler. Orhan Okulu Ertuğrul Dağdören. Evet, şimdi... Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Evet. Sağ pencerede Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz. Sol pencerede Orhan Okulu, Ertuğrul Dağdören'i izliyoruz. Sağolun Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde toz koparan ve ayak boyunda yarı final müsabakaları. Toz koparan boyunda yarı final. Güçlü hem esnek Ertuğrul. Bahadır Bıçak. Güçlü kondisyon. Balıkesir Gönen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Paça oyunlarının ustası Orhan Okulu. Sert adam, ayağını fazla... Ertuğrul Dağdören'de gerçekten büyük bedeniyle, gücü, kuvveti yerinde olan ve esnek bir başpehlivanımız Ertuğrul Dağdören. Resmen lastik gibi bir adam. sahibi Fatih Çetin adına güreş yapıyor. Antalya Kumluca. Özkan Yılmaz ve Serdar Yıldırım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Kocaeli Asmi Bozca. Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanımız Sayın Turan Şimşek adına güreş yarı yapıyor. finale kalma mücadelesi. Zirve otomotivlerin sahibi. Yarı finale kalan diğer iki isim Serhat Gökmen ve İsmail Koç. Savaştepe. Ayak boyu yarı final. Çankırı Eldivan Belediye Başkanımız Mustafa Lafçı adına güreş yapıyor. Bugün burada Sayın amcası Osman Kayacan adına güreş yapıyor. Bir girişim oldu. Kayacan, Çankırı Eldivan. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örgün'ün pehlivanı. Bugün burada Antalya Korkuteli iş adamı Kurt Gayrimenkullerin sahibi Emin Kurt adına güreş yapıyor. Beytullah Sarı, Manisa Kula. Güreşlerimizin tertip komite başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş beyefendi adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Serhat Gökmen ve İsmail Koç rakiplerini yenerek Mimar Yapı Tasarımları sahibi Sayın Onur Karaca adına güreş yapıyor. Mustafa Çelik Samsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Serdar Yıldırım hem tabii hem paçadan Antalya'da iş adamı Fiyatçı Zeki Keskin puanı alan, yarı finale ismini yazdıran isim, karışık güreşleri seven, karışmayı seven, Türkiye'nin en genç başpehlivanı Serdar Yıldırım yarı finalde. Muhammedur Resulullah Asnak ve paçadan çektirerek önüne alan ve arkaya geçen başpehlivanımız Serdar Yıldırım güzel oyunuyla Özkan Yılmaz'ı mağlup etmeyi başardı. Deste orta, deste büyük boy pehlivanları. Mevcut. Deste küçük, deste orta ve deste büyük Serdar boy Yıldırım da pehlivanları çok aceleler meydanına. Minik boydan başa çıkana kadar tüm boylarda hemen hemen dereceleri var. Yani genç yaşına rağmen gerçekten yağlı güreşi çok iyi bilen, yani erken olacak ama usta bir başpehlivan. Yani pehlivanlığı, yağlı güreşi bilen bir deste küçük, sporcu. deste orta ve deste büyük boy pehlivanları Zaten bu genç yaşta başa çıkmasının nedeni de tabii ki başarılı olmasıdır. Allah yolunu açık etsin inşallah.
daha güzel yerlerde görürüz. Serdar Yıldırım'ı, Özkan Yılmaz'ı, diğer sporcu arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı artık abileriyle, ustalarıyla mücadele içindeler. Evet, son anda izliyoruz Serdar Yıldırım'ın puan aldığı an Kasnak ve Paşa'dan indiriyor. Oradan, evet. Ayağında da arkadan gel var. Dış basıp Paşa ve bir ayakta da arkadan gel. Evet, üçüncü isim de belirlendi. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen, İsmail Koç. Yarı finaldeler. Dördüncü isim Ertuğrul Dağdeviren mi yoksa Orhan Okulu mu olacak? CV Enerjiler'de en yüksek puana sahip olan isim Orhan Okulu. Bakalım aynı başarısını burada da devam ettirebilecek mi? Evet sevgili seyirciler, baş pehlivanlıkta çeyrek finalin kalan son karşılaşması ekranlarınızda ve siz bu güzel karşılaşmayı Kanal 15, Rumeli TV, Bursa Kanal 16 ve Antalya Lider Haber TV'den canlı olarak izliyorsunuz. Mekanlarınızda güzel bir şekilde izliyorsunuz. Burada 37 derece sıcak var, zaman zaman rüzgar. Gerçekten çok hızlı esiyor. Monitörlerimizi biz zaman zaman elimizde tutuyoruz. Ekin Türk TV ile canlı yayın. Güzel görüntülerin sizin mekanlarınıza ulaşması. Canlı yayınımız devam ediyor. Ekin Türk TV. Gerçekten tebrik ediyoruz. Kanalımız güreşe çok hızlı bir giriş yaptı. Yönetim kurulunu kutluyoruz. Ekin TV yönetim kurulunu çok isabetli bir karar aldı. Ataspor'u, Peygamber Spor'una sahip çıktıkları için camiamız adına Ekin Türk TV yönetim kuruluna ve çalışanlarına buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatanın telafisi yok artık. Şimdi Ertuğrul hem fizikli kondisyonlu hem de esnek bir fizyolojiye sahip olduğu için Orhan Okulu'ya tehlike arz ediyor. Evet. Orhan Okulu o kadar esnek değil, sert bir fizyolojiye sahip. Esneklik zayıf olunca da rakibin esnekliği avantaj olarak kendinde kalıyor. Bence şu anda onu düşünüyor Çapraz Kemal Yılmaz. Daha önce acı bir tecrübe var. Kırkpınar'la Mehmet Yeşil'e karşı bu acı tecrübe Bursa'da tekrarlanır mı diye küçük bir kaygı var Kemal Yılmaz'da. Evet. O pozisyona düşmek istemiyorlar öğrencisiyle beraber tabii. Şimdi dikkatimi çeken olsun şu Orhan Okulu hiç acele etmiyor. Ertuğrul Dağdeviren güçlü fiziğiyle, bedeniyle önden çekerek yıpratmak istiyor Orhan Okulu'yu. Dengeyi bozucu hareketler, baskılar var Ertuğrul Dağdeviren'den. Bakın kasna uzanma çabası var. Orhan Okulu'nun hiç acelesi yok. Dersini iyi çalıştı. Evet tabii yani Orhan Okulu zaten hem puanlamayı hem normal süreyi güzel bir taktikle geçirmesini beceren bir baş pehlivan. Yani ama bazen önemli güreşlerde işte Edirne, Saray içinde, Pınar Yal Pehlivan güreşlerinde biraz Mehmet Yeşil karşısında tabii acele ettiğinden dolayı da orada bir... Bakınız pehlivan kardeşlerimiz, anonslara riayet edelim. Deste küçük, deste orta ve deste büyük boy yarı final pehlivanlarımız. Çok aceleler meydanında yerlerinizi alınız. Bu sizlere yapılan son çağrıdır. Dağdeviren'in sert elensesini gördük. Kasnaklarını arıyor Orhan Okulu'nun. Orhan Okulu biraz müdafaa güreşi yapıyor şu an için. Evet, rakibine karşı uygulayacak. Kemal Yılmaz hocasıyla da Çapraz Kemal'le de güzel bir istişare yaparak bunların hepsini kafasına yapıyor. Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir, Susurluklu, Balıkesir. Bozmaya çalışıyor Orhan Okulu. Baktı Orhan Okulu acele etmeyecek. Büyükşehir Belediyesi baş pehlivanı
nasıl olsa dayanamaz. Kaça kasmak çalışır. Ben de avlarım diye. NLS'den de Orhan'ı bunaltıyor zaman zaman Ertuğrul Dağdeviren. Orhan Okulu, Antalya Kumlucalı, Antalya Muratpaşa Belediyesi Baş Pehlivanı. Bazı pehlivanları Başaltı pehlivanları kurallarınızı çıkmak üzere çok acele cetvel hakemliğine geldiniz. Başaltı pehlivanları. Dağdeviren ve Orhan Okulu arasında müthiş mücadele. Yarı finale kalma karşılaşması. Canlı olarak... Destek küçük boy pehlivanı Muhammed Güngörmüş. Çok acele meydanda. Evet, Ertuğrul Dağdeviren'in arayışları var. Devam ediyor. Orhan Okulu yavaş yavaş eski stiline dönmeye başladı. Kafayı da dayayarak kasnağa girmeye çalışıyor. Ertuğrul Dağdeviren'in sevgili seyirciler, Dağdeviren karşı hamle yapacak mı? Orhan Okulu baskın bulunmak için hazır. Yavaş yavaş indirmeye başlıyor. Yavaş yavaş Orhan Okulu Ertuğrul'un altına girerek kafasını dayayarak artık gömülmeye başladı Ertuğrul Dağdeviren'e. Bakalım bu gömülmenin sonucunda Ertuğrul Dağdeviren'i biraz bunaldı. Artık geri adım atmasına. Değerli güreş severler, şu an canlı yayın konuğumuz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Öz. Efendim hoş geldiniz. Mustafa Bey hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Güreşler hakkında biraz bugün konuşacağız sizinle. Güreşleri nasıl buluyorsunuz? Yarı finale kalan sporcularımız Serdar Yıldırım, Şu anda meydanımıza Bursa Milliyetçi Hareket Partisi, Serhat Gökmen, İsmail Koç ve şu an devam etmekte olan Orhan Okulu Ertuğrul Dağdeviren güreşi var. Güreşlerimizi bugün nasıl buldunuz? Bir değerlendirme yapmanızı istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanım Sayın Muhammed Tekin Bey, her meydanımıza şeref vermişler. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Hakkını veriyorlar. Bu oldukça zor şartlarda hakikaten iyi güreşler çıktı. Saygıdeğer misafirlerimiz, Fakat kıymetli sürprizler de oldu. severler, Ali Gürbüz'ün yenilmesi, küçük boy, İsmail yarı Karaman'ın yarıştan çekilmesi gibi sürprizlere geldi. Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanımız Sayın Turan Şimşek Bey. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekilimiz tribünlerin doğal Sayın Feyzi Sırroğlu Beyefendi, her meydanımıza şeref verdiğin alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Sağ olsunlar, var sadece olsunlar. hava sıcaklığından iyiyiz. Evet başkanım, kesinlikle size katılıyorum. Hava sıcaklığı şu an 37 derece. Fakat ara ara sert esen rüzgar var. Ilık bir rüzgar esiyor. Bu da pehlivanları biraz rahatlatıyor olmalı. Şimdi Sayın Ali Nur Aktaş Bey pehlivanı. Muhakkak sizler de vaktinde güreşmişsiniz. Evet. Havayı daha iyi siz analiz edeceksiniz. İstanbul Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner Bey pehlivanı. Şimdi başkanım az önce söylediğiniz gibi sürprizler oldu. Yusuf Can Zeybek 2023 yılı Kırkpınar baş pehlivanımız Yusuf Can Zeybek'in elenmesi, Megastar Ali Gürbüz'ün elenmesi. Ama şöyle bir sevindirici bir durum da var. Bugün baktığımızda bugün çeyrek finalde 6 tane genç yeni jenerasyon baş pehlivanlarımız çeyrek finalde kaldılar. Serdar Yıldırım, Özkan Yılmaz, Furkan Durmuş Altun gibi isimler çeyrek finaldeydiler. Bu bizim için sevindirici bir durum.
çok sevindirici. Özellikle baş altından başa çıkan arkadaşlarım. Mesela Enes Doğan. Evet. Hüseyin Gümüşalan'la güzel bir mücadele verdi yenildiği. Bu senenin hakikaten iyi çıkışlı pehlivanlarından Serdar Yıldırım'ı görüyoruz ki yarı finaldeyiz. Gelecek vaat ediyor. Hani bu iş belli bir jenerasyonda bitti. Bundan sonra olmaz diye bir şey yok. Arkadan güçlü geliyor gelen jenerasyon. Yani başkanım herkes dönemini yaşar. Evet. Diyoruz. Evet. Başkanım 7 tane toplamda CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi var. Evet. Gerçekten büyük bir proje. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'in geldiği günden itibaren yapmış olduğu en büyük projelerden biri. Türk güreş camiasına büyük bir ivme kattı. Yani büyük bir proje tuttu. Çok hem seyirciler açısından hem sporcularımız açısından gerçekten beğenildi. Yani bu proje çok üst bir akıldı. Özellikle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımızı, siz kurmaylarınızı kutluyoruz. Yani halkımız, seyircimiz, camiamız kıran kırana güreşler izliyor. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Ben yönetime geldiğimiz andan itibaren bütün konsantrasyonumuzu biz daha güzel, seyirciye daha hitap eden, organizasyonlara hitap eden, pehlivanlarımıza hitap eden, ustalarımıza hitap eden bir oluşumu nasıl yaparız, bir organizasyon nasıl gerçekleştiririz diye hakikaten çok kafa patlattık. Bir de Kırkpınar sayı itibariyle baktığınızda sürdürülemez noktalara gelmek üzereydi. Kırkpınar'a da bir kalite katmak gerekiyordu. Bunu sonucunu Kırkpınar'a bağlayarak bir oluşum gerçekleştirdik. Yaptığımız işlerin doğru adımlar olduğunu görüyoruz. Mükemmel midir? Hiçbir şey. Gerçi mükemmel olmaz ama mükemmele yakın. Mükemmele yakın olmayı her zaman arayacağız. Her zaman daha güzelini, daha iyisini, daha sezon bittiğinde bunları masaya oturtacağız. Neyi güzel yaptık, neyi eksik yaptık, neyi düşünemedik, neyi güzel, ne güzel daha güzel olacak. Bir SWOT analizi yapacağız. Eksileri, artıları tabii ki konuşulacak, masaya yatırılacak. Evet. Peki Sayın Başkanım, 2024 yılında şu an mevcut olan 7 tane CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi artacak mı? Şimdi Mustafa Bey, ne artar diyebilirim, ne eksilir diyebilirim. Sezon bittiğinde bunlar masaya yatırılacak. Bütün organizasyonlar gözden getirilecek. Ondan sonra paydaşlarımızdan geri dönüşleri alacağız. Bunları değerlendireceğiz. Artması mı gerekir, eksiltilmesi mi gerekir? Bunu şu anda söylemek çok erken. Peki başkanım, talepler olduğunu duyuyoruz. Yani belediyelerden özellikle hani biz de CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ne katılalım diye. Böyle bir durum var mı? Var. Çok ciddi talepler var. Çünkü kaliteyi gördüler. Emeğin karşılığının nasıl yansıdığını gördüler. Lig güreşiyle birlikte ciddi talepler var tabii. Yapanlar da daha güzel yapmanın peşinde. Evet. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bu minik boyların kısıtlaması aslında çok doğru bir karardı. Yani çocuklarımızın hem sağlığı açısından hem de başıboş kalmamaları açısından, yani 11 yaşında bir çocuğun, 12 yaşında bir çocuğun atıyorum İstanbul'dan kalkıp da Gaziantep'e gelip yani sağlık koşulları, yol koşulları olması sebebiyle başkanımızın bu doğrultuda bir kısıtlama getirmesini ben çok doğru buldum, çok isabetli buldum. Şimdi bölgelerle ilgili çok kafa patlattı. Hakikaten bu konuyla ilgili Balıkesir'de yaptığımız çalıştayda kışın sağlık kurulumuz olması gereken şekilde sizler de orada şahit oldunuz. Evet. İzah ettiler, anlattılar. Bu konuda istismarlar olduğunu da gördük hakikaten. 10-15 tane çocuğu bir arabaya doldurup ekmek arası köfte dahi yapmadan kuru ekmeğe dolaştırıldığını, onların yolluklarının gasp edildiğine dair
söylentiler de geldi. Bunlar hiç hoş şeyler değiller. Artı bir de çocuğun başında velisi yok, babası yok, nereye gittiğini bilmiyorsunuz, ne yaptığını bilmiyorsunuz. Böyle bir sorumluluğun altına biz giremeyiz dedik. Çocuklarımızı da heba edemeyiz dedik. Buna yönelik almış olduğumuz kararlardır. Zaten Sağlık Kurulu Başkanımız da Türkiye'nin en ünlü çocuk doktorlarından Profesör Doktor Alaaddin Çelik hocamız var. Onun da yani olur olmadığı için böyle bir kısıtlama geldi. Şimdi başkanım. Mustafa Bey, hiçbir şeyi biz ya eskiden böyleydi. Şimdi eskiden öyle olan bir şey yanlışsa eski illaki doğrudur diye bir şey yok. Yani onu devam ettirmeye gerek yok. Yani biz neticede bilim ne diyor? Bilim, evet. Ona bakıyoruz. Evet, bilim neyi söylüyorsa onun doğrultusunda gidiyoruz. Aynen başkanım. Başkanım teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alabilirim. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Şahit oluyoruz. Bir sıcaklığın altında sabahtan akşama kadar çok ciddi mesailer harcıyorsunuz. Yaptığınız yayınlardan dolayı ben özellikle teşekkür ediyorum. Bugün seyircimizin alanı doldurması hakikaten çok güzeldi. Belediyemizin hizmetleri çok güzel. Bu işin daha da gelişerek, daha da böyle seyircimize hitap eden, pehlivanlarımızı belli bir statüye getiren organizasyonlar olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ayağınıza sağlık. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Bilal Öz'le beraber olduk. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Başaltı pehlivanları çok acele kurallarınızı çekmek üzere cetvel hakemlere giriniz. Yani ben gidemedim bazılarına ama inşallah gerçekten bizden sonraki iyi bir mücadele var. Küçük orta küçük boy ve küçük orta büyük boy yarı final pehlivanlarımız. Er meydanında yerleri tamız. Küçük orta küçük mü küçük orta büyük boy. Evet. Peki başkanım o zaman 15 Manisa ev sahibi CV Enerji Ekin Türk televizyonlarında canlı yayınımız devam ediyor. Burası Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ndeyiz. Yarı finale kalan baş pehlivanlarımız Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen, Orhan Okulu, İsmail Koç birazdan yarı final kurallarını çekecekler. Mehter. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler, deste orta boy yarı final. Evet, yarı finaller alt boylarda başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey pehlivanı. Harmıcıklı güreş ağamız Sayın Mustafa Cebeci adına güreş yapıyor. Onur
Keskin, Samsun, Alaçam. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner Bey Pehlivanı. Emirhan Taş, Samsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Bey Pehlivanı. Abdullah Başar, Manisa Akhisar. Antalya Demre Belediye Başkanımız Sayın Gülsün Cengiz'in pehlivanı. Bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Odak İnşaat firmasının sahibi Çorumlu Efe Şahin Bey adına güreş yapıyor. Serhat Atalay, Antalya Elmalı. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Desi orta boy, yarı final pehlivanlarımıza dualarla, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Baş pehlivanlık yarı final kuralları. Evet, deste küçük. Muhtemelen. Küçük orta küçük ve küçük orta büyük boy. Yarı final pehlivanlarımız. 16-37 kurallar çektirilmeyi planlanıyor. Türkiye Gensel Güreşler Federasyonu'nun programında 16.30 baş pehlivan yarı finali, 18.30'da baş pehlivan finali olarak yazmakta. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz, şu anda Er meydanımıza Allah izin verirse 2-3 Eylül tarihlerinde Türkiye Sivil Enerji Yağlı Güreşliğinin son ayağı olan 2-3 Eylül tarihlerinde Kurtdere Mehmet Pehlivan güreşlerine tüm pehlivanları, tüm seyircilerimizi davet eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, Belediye Başkanımız Sayın Ali Uraktaş'ın özel konu olarak her meydanımıza şeref veriyor. Belediye Başkanımız adına, güreş ağımız adına hoş geldin diyoruz, coşkuyla alkışlıyoruz. Evet değerli seyirciler, Bursa'dayız. 15.si yapılan Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerindeyiz. Toplamda 1351 sporcu katıldı güreşlere. Baş pehlivanlıkta 76 baş pehlivan, baş altında 107, büyük orta 111, küçük orta büyük boy 84, küçük orta küçük boy 252, deste büyük boy 109, deste orta boy 116, deste küçük boy 135, ayak boyunda 125, toz koparanda 109, teşvik 2 boyunda 22, teşvik 1 boyunda 30, teşvik minik 2 boyunda 29, minik 1 boyunda 46 ve toplamda 1351 sporcu dün sabah itibariyle şu ana kadar güreşen toplam sporcu sayısı 1350 ve artık günün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yarı finaller, alt boylarda yarı finaller başladı. Yaklaşık 16.30'da 1 saat sonra baş pehlivanlık yarı final kuralları çekilecek. Küçük orta büyük boy pehlivanı Abdülbaki Kara Ve finale kalacak isimler son çağrı belli olacak. Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanı
5. etabı olan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerin baş pehlivanı. Bakalım gün sonunda kim olacak? Kıymetli güreş severler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Orhan Okulu İsmail Koç, Serhat Gökmen ve Serdar Yıldırım yarı finalde kol bağlayacaklar ve kura neticesinde rakipleri belli olacak. Küçük orta, küçük boy, yarı final. Kocaeli Karagürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım Bey pehlivanı. Murat Özkaplan, Pehlivanlar Diyarı Karagürsel. Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Destek küçük boy güreşlerinde puan gelmiştir. Destek küçük boy puanlama. Akhisar Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş alır. Sunma tekniklik sahibi Sayın Hacı Serdar Sunma adına güreş yapıyor. Emirhan Saygı, Ordu Kumru. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Bugün burada Antalya Kaşlı iş adamımız Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Yusuf Kırat, Amasya Berkan. Amasya Merzifon Belediye Başkanımız Sayın Alp Kargı Bey pehlivanı. Bugün burada Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız. Çiçekler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Berk Avcı, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Çörekler Köyü. Küçük orta, büyük boy, yarı final. Evet, şimdi de küçük orta büyük boy Silk Belediye Başkanımız Sayın Ender Aputkan Bey'in pehlivanı. yarı finali. Bugün burada Antalya Serik Yağlı Pehlivan Güreşleri güreş ağımız. Veli Demir Otomotivler sahibi Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Celal Bayar Çilenker, Antalya Serik. MCM Özfarlar Spor Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Özfarlar adına güreş yapıyor. Süleyman Kozakoğulları, Antalya Korkuteli. İdirle Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan Bey pehlivanı. Abdülbaki Kara, Serhat Şehri İdirle. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanı Sayın Yücel Yılmaz Bey pehlivanı. Er Meydanı'nda İhsan Derin, Bursa'da Kuvayi Milli Şehri Şehzadeler Diyarı Manisa'da Ünsemli Belediye Başkanı ayağın topraklarının güreşte elbette duruşun var bir pehlivan. Güreşler Yağlı Güreş Ligi'nde artık 5. ayağında. Sayın Başkanım, sizler de tekrar Bursa'ya hoş geldiniz. Yunus Emre Belediye Başkanı olarak sizler de bu yıl yapacağınız güreşlerle, 19 Eylül'de yapacağınız güreşlerle aynı zamanda CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağı yapılacak. Artık 5. ayak, 7. ayak ve artık finale doğru geldik. Sayın Başkanım, nasıl buldunuz buradaki ortamı, öncelikle nasıl buldunuz güreşleri? Evet, biz de fırsat bulduğumuz ortamlarda güreşlere katılmaya çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Bey bizim değerli bir kardeşimiz, çalışkan, başarılı bir belediye başkanı arkadaşımız. Ben kendisini İnegöl Belediye Başkanlığı döneminden beri tanırım. Çok gayretli, çok düzgün, çalışkan bir arkadaşımız. Tabii onlar da birkaç yıldır bu güreşleri yapıyorlar ama bu alanda bu sene ilk defa buraya taşınmışlar. Bu alanı da gelecek seneden itibaren daha da güzel olacağını zannediyorum. Yaparlar, Ali Nur Bey yapar. Güreş kalitesi noktasında söyleyecek bir şey yok. Özellikle CV Enerji Türkiye Güreş Ligi çıktıktan sonra güreşçiler muazzam bir güreş performansı ortaya koyuyorlar. Ciddi kapışmalar, ciddi mücadeleler ortaya çıkıyor. Seyirciler de güreşe doyuyorlar doğrusu. Hem ekran başındakiler hem buradaki izleyenler. Yani CV Enerji Güreş Ligi aslında tuttu. İnşallah gelecek senelerde bu daha da oturacaktır. Kırkpınar'a malum buradan puanlarla gelecek sene müsabakalara
bu başarıyı sağlayanlar, belli puanları aşanlar Kırkpınar'a katılacak. Bu bağlamda CV Enerji Güreş Ligi bence Türkiye Güreş Ligi çok doğru bir yaklaşım, güzel bir yaklaşım, güzel oldu. Biz de Ege bölgesinde tek bu ligde güreş yapan tek şehiriz, tek güreşiz. Bizden başka Ege bölgesinde güreş liginde başka bir şehir yok. O bakımdan biz de inşallah en iyi şekilde bu sene hazırlandık. Malum geçen senelerde lig yoktu ama Yunus Emre Ortaköy, Yunt Dağı yağlı güreşleri çok ciddi bir maya tuttu orada. 8 senedir yapıyor. Bu sene 8.'si. Çok ciddi bir seyirci kitlesi var. Geçen sene 40 bin ila 50 bin arasında katılım gerçekleşti. Bu sene de daha büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz. 1300 ila 1400 kişi arasında güreşçi olacak. 5 kanaldan canlı yayın yapılacak. Ve zaten stadımız, oranın ambiyansı fevkalade takdir almış bir stadyumumuz var. Geçen senelerde bitirmiştik. Bu sene de ufak tefek eksiklerini de tamamladık. Harika bir ortam olacak inşallah. 19-20 Ağustos'ta bütün güreş severleri bekliyoruz. Halkımızı bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de geleceklerdir diye düşünüyoruz. Tabii 2 gün güreş ligi kapsamında bu sene hem cumartesi hem pazar. Malum çeyrek finale kadar cumartesi elemeler yapılıyor. Çeyrek finalden itibaren de finallere kadar pazar günü güreşler yapılacak. 2 gün ciddi bir güreş olacak. Yunt Dağı'na bekliyoruz. Bir gün önce de 18'inde de kortej yürüyüşümüz var. Her sene geleneksel hale getirdik bunu da. Bizim bölgede ciddi bir güreş kültürü vardı. Yüzyıllardır süren ama biraz küllenmişti. Biraz korun üzerindeki külleri almak gerekiyordu. Biz birkaç sene, 8 sene önce bu külleri biraz üfledik, temizledik, yerledik. Ama baktık ki altta ciddi bir ateş var, ciddi bir kor var. Çok ciddi bir güreş kitlesi var, güreş sever var. Ve aynı zamanda kendi Yunus Emre Belediye Spor Kulübümüzde de geçen yıllarda 2200 sporcu içinde 120 kadar minder güreşçisi sporcumuz var iken bu yıldan itibaren yağlı güreşi de ilave ettik. 40 civarında yağlı güreşte miniklerden itibaren sporcularımız var. İnşallah tekrar Manisa olarak, Yunus Emre olarak önümüzdeki 5-10 yıllarda Türkiye'ye baş pehlivan adayları yetiştirme azmi ve gayreti içindeyiz. İnşallah başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bir kez daha geleneklerimize, kültürümüze desteklerinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. 19-20 Ağustos yani bundan 2 hafta sonra tüm Türkiye'deki güreş severleri, meraklılarını, sporcuları bekliyoruz. Sizleri en iyi şekilde ağırlamak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Tekrar herkese iyi günler, iyi seyirler diliyorum. Başkanım bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi yanımızdaydı. Bizler birlikte kısa bir sohbet ettik. Yeni röportajlarımıza yeniden biz burada olacağız. Görüşmek üzere. Dikkat! Yarı final büyük okullarında yarı final müsabakası yapacak pehlivanlarımız salavatlanmak üzere er meydanına gelir. Saha içindeki röportajımızdan sonra Evet, küçük orta, küçük boy ve küçük orta büyük boy pehlivanları şu an er meydanda güreş tutuyorlar. Birazdan büyük orta başaltı, daha sonrasında baş pehlivanlık yarı finali yapılacak. sevgi karşılaşmaları her meydanında sizler gibi zevkle, heyecanla Büyük orta boyunda İmran vardı.
Uğur Şimşek, çok acele er meydanlar. İmran Vardi, Uğur Şimşek. Yarı final müsabakalarını yapmak üzere er meydanında bekleniyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz bekliyor değerli izleyenler. Büyük ortada yarı final için sporcular davet ediliyor. Minik bir boyunda Bursa'dan Taha Öztürk ve İlker Şahin final karşılaşması yapacaklar. Minik ikili Çanakkale'den Hasan Ateş, Bursa'dan Ensar Samet Atar final karşılaşması yapacak. Teşvik bir boyda final Bursa'dan Yunus Emre Belirsoy ve Rüstem Öztürk. Teşvik 2'de Bursa'dan Emirhan Çetin, Balıkesir'den Barış Güngörmüş'te final yapıyor sevgili seyirciler. Boskoparan boyunda Balıkesir'den Bahadır Bıçak. Sayın Hasan Türe, Sayın Hasan Türe, çok acele cetvel kemiğine gelir. Sayın Hasan Türe. Bahadır Bıçak, Gönent. Desteği orta boy puanlama. Pehlivanlar kulübüne gelir. Lisansla güreşiyor. Çocuğun kulübü yok, duyurulur. Bahadır Bıçak final yapıyor Boskoparan'da. Ayak boyunda Denizli'den Beytullah Sarı, Bursa'dan Mustafa Çelik de final yapıyor. Deste küçük boyda yarı final. İstanbul'dan Özer Özgür Aslan ve Caner Aslan mücadele ediyor. Bursa'dan Aslan Öztürk ile Balıkesir'den Muhammed Güngörmüş diğer yarı finalistler. Deste orta boy. Yarı finalistleri ilan ediyorum. İstanbul'dan Emirhan Taş'la Balıkesir'den Abdullah TV'de Paşa. canlı yayındayız. Bursa'dan Umut Keskin. Deste büyük boy. Küçük orta küçük boy ve küçük orta büyük boyun müsabakaları devam ediyor. Akabinde büyük orta, başaltı ve baş pehlivanlar kurallarını Ankara'dan Emirhan Saygı, Yalova'dan Berk çekecekler. Kocaeli'den Murat Özkaplan ve Ankara'dan Yusuf Kırat yarı final yapacaklar. Küçük orta büyük boyda yarı final. Antalya'dan Celal Bayar Çilenker, Antalya'dan Süleyman Kozakoğulları, Balıkesir'den İhsan Verin, Edirne'den Abdullah Kara. Evet. Sandalye'nin şu anda uzun olan, rakibine göre daha uzun ve daha iri olan, evet, şu anda Kasnan'dan rakibini rahatsız eden işte İhsan Verin. Rakibi Abdülbaki. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat sizler için çalışmalara devam ediyor. Bugün Erzincan, Tercan, Mercan, Çatakdere köyündeyiz. Burada Mustafa ve Filiz Polat çiftinin evinin çatısını 4 gün gibi kısa bir sürede Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslim ediyorlar. Çatıda sorun mu vardı? Yağmur yağdığı zaman hep su damlıyor. Hiç memnun değildi. Reklamlarınızı gördüm. 2 senedir illa Doğan İnşaat gelecek diye. Sonunda beyimle konuştuk, karar verdik. Doğan İnşaat'ı çağırdık. Bayram Bey geldi. Konuştuk, anlaştık. Eşiniz dedi ki hem çatımız akıyordu hem de nasıl? Kuşlar dedi yuva yapıyordu, ses Gerçek, yapıyordu dedi. çok acayip. Filiz Hanım dedi ki ben bunu Doğan İnşaat'ta başkasına yaptırmam. Ustalar öyle bir yapmışlar ki hakikaten az önceki arkadaş baktı dedi ya buraya sinek bile girmez dedi. Aynen öyle, aynen öyle. Güzel de çalışıyorsunuz. Çok temiz, düzgün, memnunum diye. Çatı evin sigortasıdır. Şimdi çatıyı yaptınız hem yağmura hem soğuğa hem sıcağa karşı özellikle bu sandviç panel güzel bir malzeme. Kaliteli bir malzeme. Evet. Onu yaptılar ustalarımız. Bugün size teslim ediyorlar. Malzemede, ustalarda, işçilikte memnun musun? Memnunum. Çok memnunum. Hepsi birbirinden üstün. Güzel, temiz çalışıyorlar. Çok dürüst. Tanıdıkları köydeki komşularınıza Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Ederim. Doğan İnşaat'ı çağırsınlar. Çok memnun olurlar diye. Ben çok memnunum. 4 gün oldu. Çatınıza başladılar. Ustalar söktüler. Yenisini yaptılar. Şu anda son çalışmalar yapılıyor. Bugün size teslim ediyorlar. Çalışmalarda, ustalarda, malzemede memnun musunuz? Ben herkesten memnunum. İşçisinden tut, mühendisinden tut. Haydar Bey sizde olsun. Eyvallah. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Doğan Bey'le görüştükten sonra Bayram Bey'le konuştuk. Dedi ben yarın sabah saat 9'da geliyorum. Aynı günde başladılar Bayram Bey onlar dediği günde ve temizliği dikkatimi hep çekiyor. Herkese tek tek teşekkür ederim.
Bilhassa Bayram Bey, Mustafa Usta, onların hepsine çok teşekkür ederim. Hepsinde de memnunum. Komşulara tavsiye eder misin Doğan İnşaat? Aynen, her zaman. Zaten komşular beni arıyorlar, soruyorlar. Yurt dışında arıyorlar beni. Dedim ben 2 senedir Doğan İnşaat'ı hep takip ediyordum zaten. Doğan İnşaat'ı geldikten sonra hanımla beraber düşündük, aradık ve sağ olsunlar hemen bizim ihtiyacımızı hallettiler. Şimdi ustalar çalışırken komşular gelip bakıyorlar, beğeniyorlar mı? Ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Çok güzel beğeniyorlar. Doğan İnşaat'ın reklamlarına baktıktan sonra her şeyi değiştirdim. O reklamda gördüğün çalışmalarla burada da canlı gördün. Aynı mı abi çalışmalar? Aynen, hiç değişen hiçbir şey yoktur. Aynen gördüğünüz gibi o reklamlarda bende çalıştıkları da aynen. Hiçbir farkı yok. Her şeyinden memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bugün Sivas'ın Divriği ilçesinin Yağbasan köyündeyiz. Burada Hüseyin Döner Bey'in evinin çatısını 4 gün olduğu Doğan İnşaat'ın ekipleri başladılar. Bugünse Hüseyin Bey'e teslim etmeye hazır hale getirdiler. Çatımda çok sorun vardı. Çok ustalar getirdim fakat hiçbir anlamını alamadım. Doğan İnşaat geldi, beni kurtardı. Allah 100 binlerce Doğan İnşaat'a razı olsun, teşekkür ederim. Gününde geldiler, gününde başladılar ve gününde teslim ettiler. İşi olan bütün dost ve akrabalar Doğan İnşaat'ı tercih etsinler. Bir telefonla her işi halloluyor efendim. Ustalarda, çalışmalarda, malzemede, işçilikte memnun musunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Ben bu kadarını beklemiyordum. Doğan İnşaat'tan çok memnunum. Daha önceden de ben Doğan Bey'le görüşmüştüm ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Bir adamları, bir elemanları var. Çok memnunum. İşi olan, gücü olan inşaat yaptıran Doğan İnşaat. Başka birini tanımıyorum. Türkiye'nin şu anda 54 bölgesinde ekipler çalışıyorlar. Evet, diyorlar ki Doğan İnşaat köylere gider mi acaba? İşte burası köy ve şu anda burada çalışıyorlar değil mi? Buraya gelmeyen Türkiye'nin hiçbir yerine gidemez. Burası Yağbasan. Onun için şu anda ekipler çalışıyorlar. Çalışıyorlar, Allah razı olsun. Bayram Bey geldi. Bütün malzemeleri buraya indirdi. Hatta bana da baktırdı. Ben de bu işin biraz ustasıyım. Çok teşekkür ederim Bayram Bey. Allah razı olsun. Ben İstanbul'da duruyorum. Burada değil. Burada 1 ay 2 ay duruyorum. Tekrar dönüyorum. İstanbul'da aynı günü yine bu inşaatı devam ettireceğim. Çatı evin sigortasıdır. Çatı Doğru. sağlam olursa Hüseyin Bey'in İstanbul'da kafası rahat olur. Doğrudur efendim. Doğrudur. Gayet güzel. Şimdi gününde geldiler, başladılar. Gününde teslim ediyorlar sana. Evet efendim. Evet efendim. Bu çok önemli. Hiç şaşmadı. Geliyorum dedi, geldiği saatte geldiler. Ve işime başladılar. Her işimi bitirdiler. Allah 100 binlerce razı olsun. Allah 100 binlerce razı olsun. En ufak bir zarar vermeden her işimi yaptılar. Ben memnunum. Öncelikle Hüseyin Bey'e buradan ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum Doğan İnşaat'ı tercih ettikleri için. Hüseyin Bey'in söylediği gibi dediğimiz saatte, dediğimiz günde işimize tertemiz başladık ve tertemiz teslim ediyoruz. Çok güzel yaptılar. Çok uygun yaptılar. 20 sene garanti diyor. Bu ne demek abim ya? Zaten 20 sene yaşayacak mıyız? Allah razı olsun Doğan İnşaat'tan. Çevredeki komşulara, tanıdıklara Doğan İnşaat'ı tavsiye eder misin? Etmem mi? Doğan İnşaat. Başka yok. Doğan İnşaat. Hiçbir şey elime attırmadılar. Tertemiz yapıp çatıp bize teslim ettiler. Türkiye'nin markası çözüm ortağınız Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde şu anda 54 noktasında çalışmalara devam ediyor. Bugün İzmir, Dikili'deyiz. Burada Narin ve Durmuş Kara kardeşlerin ikiz villasının Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları çatısını, dış cephe ısı yalıtım mantolamasını, terasını, pergülesini, lambiresini de yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Kaç gün önce başladınız ve kaç günde teslim hale getirdiniz? Bu şantiyemizi 10 gün önce başladık. Bugün teslim ediyoruz. Doğan İnşaat'ı nerede gördünüz? Nasıl ulaştınız? Doğan İnşaat'ı zaten duymuştuk, reklamlarda görüyorduk. Çatı akıyordu, sorunumuz vardı. Enişte Bey buraya geldi, bir telefonla aradı. Sağ olsun Doğan Bey de hemen geldiler. Hemen geldi yani. Sözleşmenizi, anlaşmanızı yaptınız. Sözleşmemizi yaptık ablamla beraber. Size taahhüt ettiği günde başladılar mı? Başladılar. Taahhüt ettiği günde önce teslim ettiler mi? Bitti. Bu çok önemli. Bitti, evet, teslim ettiler. Kendilerini kutluyorum ya. Memnunuz. Doğan İnşaat yaptığı işlere 20 yıl garanti veriyor. 20 sene yeterlidir. Bence akmayacağını düşünüyorum. Burada Doğan İnşaat'ın ustaları çalıştı. Siz gördünüz mü çalışmaları, malzemeyi gördünüz mü? Çalışmasını gördük, malzemesini gördük. Çok memnun olduk. Gününden de önce teslim etti. Hanımlar yapılan işleri çok titizlikle inceler. Evin içi, dışı, cephesi, balkonu, terası hepsini gördünüz. Çalışmalar
çalışmalarda, malzemede, ustalarda, Doğan İnşaat'ta memnun musun? Evet, çalışmalar çok güzel geçti. İşçiler çok güzel çalıştılar. Hepsinden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşimle tabii önceden konuştuk, anlaştık, yaptırmaya karar verdik. Sonradan Doğan İnşaat'ı aramaya karar verdik. Eniştem aradı. Aradığı günün ertesi günü geldi hemen ve anlaşmamızı yaptık. Ondan sonra ertesi günde başladılar inşaata. Malzemelere gelince malzemeler de gerçekten birinci kaliteydi. Malzemelerden de çok memnunuz. Bu kadar kısa sürede yapılacağına inanmıyorum açıkçası ama yaptılar, teslim ettiler. Çok sağ olsunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doğan İnşaat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Çok memnunuz. Zamanında bitirip teslim ettiler. Çok memnunuz. Hepsine çok çok teşekkürler. Düşündüklerinizi siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Kalitenin, güvenin ve estetiğin adresi Doğan İnşaat. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Daha güzel yaşam alanları size sunuyoruz. Yaşam alanlarınızı inşa ediyoruz, güzelleştiriyoruz. Sizler için konforlu hale getiriyoruz. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Yazlık sezonda olduğumuzdan dolayı şu an ufak tefek tadilatlar yapabilsek de Eylül 15'ten sonra sıfırdan şantiyelerimize başlayabiliyoruz. İnsanları rahatsız etmemek adına bu genel olarak bir kural yazlık bölgede. Müşterilerimiz bizi aşağıdaki numaralardan aradığında görüşüyoruz. Neler istediklerini dinliyoruz. Kalem kalem konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Anlaştıktan sonra Eylül 15'ten sonra sıraya alıyoruz müşterilerimizi. Daha sonra onların istek, talep, onların üzerine başlıyoruz şantiyelerimize. Şu anda 54 noktada şantiyelerimiz devam etmekte. Çözüm ortağınız Doğan İnşaat Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'tayız. Burada Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları Hayatun Savaşal hanımefendinin yazdığının tadilatını, tamiratını komple yeniden yapıyorlar. Ayvalık'ta bir yazımız vardı. Uzun zamandır tamir ettirmek istiyordum ama yaptıramadım. Doğan İnşaat'ı aradım. Tüm her istediğimi yapıyorlar. İstediğim şeyler oluyor ve her şeyde memnunum şu anda. Ve bütün dostlarıma tavsiye ediyorum. Mühendis hanımdan da çok memnunum. Her şeyi beraber seçip beraber yapıyoruz. Doğan İnşaat'tan memnun kaldığım için onları seçtik. İkiniz de bayan olarak kafa kafaya verdiniz şöyle. Aynen. Malzemenin seçimini az önce boyaları seçiyordunuz beraber. Evet, boyaları seçtik, taşları seçtik, parkeleri seçtik beraber. Hepsini beraber yapıyoruz ve çok memnunum. Çevreye de tavsiye ediyorum. Evet. Reklamlardan bize ulaştılar. Doğan Bey'le geldik. Hemen bir keşif yaptık. Dış cephe mantolamaya ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Onu yaptırdık. Çatımızı komple yeniliyoruz. Yerden ısıtma sistemi istediler. Onları yapacağız. Komple zemin seramiklerimizi, parkelerimizi yeniliyoruz. Mutfak dolabımızı yenileyeceğiz. Aynı zamanda dış cepheye drenaj yapılıyor şu anda ustalar. Onu yapıyorlar, çalışıyor. Evet, bir de dış cephelerden temele kadar ineceğiz. Drenajımızı gerçekleştireceğiz. Bu su problemini çözeceğiz. Binamızı kurtaracağız. Yani A'dan Z'ye Hayatun Hanım'ın yıllardır hayal ettiği evi kendisine hayalini gerçekleştirerek teslim edeceğiz. Yaklaşık bir haftadır burada çalışıyoruz. Elektrik su tesisatımız da komple yenilenecek. 3 hafta gibi kısa bir sürede kendisine hayal ettiği evi İnşallah teslim edeceğiz. Ben de çok memnunum. Mihriban Hanım kızımızdan da memnunuz. Tabii. Yani şu ana kadar yaptıkları işten de çok memnunuz. Eşe dosta herkese tavsiye ederim. Doğan İnşaat bugün Ayvalık'ta Ali ve Hayatun Savaşal çiftinin yazdığının tadilat ve tamirat işini tamamladılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Ve bugün kendilerine teslim ediyorlar. Yanımızda Doğan İnşaat'ın genç mühendislerinden Mihriban Özcan hanımefendi var. Burada neler yaptılar? Bize buranın hakkında bilgiler verecek. Günler öncesinden de yine konuşmuştuk burada, hatırlarsanız çok ciddi bir çalışma vardı. Kırım döküm vardı her tarafta. Birçok usta farklı noktalarda çalışıyordu. Bugün bütün çalışmalarımızı tamamladık. Temizliklerini yaptık. Kendilerine tertemiz bir şekilde evlerini teslim ediyoruz. Yarın evinize taşınacaklar. Bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezdeyiz. Burada Hüseyin Çözükçe abimizin evinin temelden çatıya kadar her şeyini, tadilatını, tamiratını Doğan İnşaat'ın deneyimli ustaları yaptılar. Bugün teslimata hazır hale getirdiler. Burası deprem bölgesi. Gerçekten binanın temelden çatıya kadar her tarafı elden geçti. A'dan Z'ye, fayansından, kapısından, penceresinden, parkesine, fayansına, klozetlerine kadar her şeyi sıfırdan yapıldı. Bugün
teslim hale getirildi. Hüseyin abicim, öncelikle deprem bölgesindesiniz. Geçmiş olsun. Evet, sağ olasın. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha bu acılar vatanımıza, memleketimize yaşatmasın diliyoruz inşallah. Amin. Senin evine hafif hasar verdiler herhalde ki sen hemen tadilata başladın. Evet. Doğan İnşaat'ı nerede gördün? Nasıl ulaştın? Hemen geldiler mi? Doğan İnşaat'ı ben reklamlarda sürekli izliyorum. Yani diyebilirim, Doğan İnşaat'a aşığız ailece, doğrudur yani. Dedim ben bir ev yaparsam inşallah dedim Doğan Bey'e veririm dedim. Doğan grubuna veririm dedim. Çünkü sözüne sahipler. Gerçekte söz verdikleri her şeyi dört dörtlük yaptılar yani. Bizzat İsmail Bey'e de çok razıyım. Adam sabahleyin iş başına geldiği zaman o gün ne yapacağını her şeyi telefonuna yükler. Her şeyi böyle saat gibi yürütür yani. Şükür bugün bitirdik yani. Bir ayı işte birkaç gün aşıyor. Ben bu memlekette büyüdüm. Bu memleketin hatta bu memlekette inşaatçılık da yaptım. 20 sene kalıpçılık yaptım. Burada insanları bir araya yani getirmek çok zordur. Doğan grubu bütün her şey beraberdir yani. Boyacısı da var, yani duvarcısı da var, elektrikçisi de var. Başka adam aramıyorsun yani. Hepsi bir ekip olarak geliyorlar. Bir ekip olarak geliyorlar, işini temiz yapıyorlar. Sağ olsun, var olsun. İyi ki vermişim yani. Ben daha önce geldiğimde burada çalışmalar başlamıştı. Bugün ise sona gelinmiş. Bugün anahtarı sana teslim ediyoruz. Size de teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyorsun. Ben buraya ilk geldiğimde Hüseyin abi dedi ki sen şimdi çalışmaları çek dedi. Ben dedi işi teslim aldığım gün konuşacağım dedi. Dedim sen sözünde dur, ben de duracağım. Bugün geldik, yine buluştuk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibimiz Pazarcık'ta. Burada tadilat, tamirat, inşaat adına aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye yaptırmak istiyorsanız alt banttaki numaralarda Doğan İnşaat'a ulaşabilirsiniz. Aynen. Sizler hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Bugün çalışmalar tamamlandı. Bir tarafımda İsmail Usta, bir tarafımda Hüseyin abimiz. Kendisine bugün anahtarını teslim edeceğiz. İsmail Bey, kaç gün önce başlamıştınız? Bir ay kadar bir süremiz oldu. Bir ay içinde de Hüseyin amcamıza teslim ettik ve bitirdik. Bir ayda A'dan Z'ye bu binanın her tarafı yeniden yapıldı. Bugün Hüseyin abiye anahtarını teslim edeceğiz. Evine geçecek, güle güle oturacak. Hayırlı olsun. Bir daha da bu acıları yaşamayız Allah diyoruz. bir daha böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin. Memleketimiz çok acı çekiyor gerçekten. Akkoyun, Karakoyun, biri ak, biri kara, Evet, Çukurkaya baştan sonra Hazreti Hamza, Erdirun'da Kırpınar baş cazgır adaylarından biri olan Sarıkselli eski pehlivan, tüm boylarda derecesi olan Sebahattin Erdoğan lakabı Balıkçı Sebe şu an başaltı pehlivanlarını salavatlıyor. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Güzel nidalarla başaltı pehlivanlarını salavatlıyor. Balıkçı Sebe. Haydi sonlar Allah derman versin. Evet, şu anda er meydanımıza Osman Gazi Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Beytullah Sefer Beyler er meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Evet, 37 derece sıcaklık var. Fakat aşırı bir rüzgar da mevcut. Ekin Türk
TV'den canlı yayınla beraberiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerindeyiz. CV Enerji'nin 5. etabı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Softoğlu Mehmet Pehlivan güreşleri birazdan baş pehlivanlık yarı final kuralları anonsu yapılacak ve baş pehlivanlarımız yarı finaldeki rakiplerini bulacaklar ve finale kalacak isim belli olacak. Şu an Ekin Türk TV güreşlerimizi canlı olarak veriyor. Ekin Türk TV yönetim kuruluna, çalışanlarına, güreş camiamıza, atasporumuza, peygamber sporumuza sahip çıktıkları için buradan camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Ömer Oğuzhan abimiz bizleri izliyormuş. Kendisine çok selamlar gönderiyorum. Evet, şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başaltı pehlivanı Hamza Özkaradeniz'i görüyoruz ekranları başımızda. Büyük ortada yarı finaller devam ediyor. Evet, Hüseyin Civelek başaltı pehlivanı. Evet, yine sert bir rüzgara maruz kaldık. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Evet, büyük orta ve başaltı mücadeleleri devam ediyor. Kule hakem heyetimiz son hazırlıklarını yapıyor. Baş pehlivanlık yarı final kuralları için son hazırlıklar yapılıyor. Ekin Türk TV sahibimiz Selahattin Bayram Bey ve Genel Müdürümüz Emrah Binici Bey bizleri izliyormuş. Buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz ve atasporuna vermiş oldukları destekten dolayı güreş camiası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz kendilerine. Selahattin Bayram Bey ve Erhan Binici Bey'e.
CV Enerji Yağlı Güreş Ligi Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerindeyiz. Ve birazdan baş pehlivanlık yarı final kuralları çekilecek ve finale kalacak isimler belli olacak. Büyük orta ve 5-6 pehlivanlarıyla devam ediyor güreşlerimiz. 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanımız Ali Nur Aktaş Bey himayelerinde gerçekleştirildi. Muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir ambiyans. Her şey çok güzel burada. Seyirciye gösterilen ilgi alaka gerçekten üst düzeyde. İkramlar, su, içecek, tatlı, hiçbir şeyden kaçınılmamış. Gerçekten dört dörtlük bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Biz de camiamız adına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli güreş severler, Serdar Yıldırım, Serhat Gürben, Orhan Okulu, İsmail Koç arasındaki artık yarı final eşleşmeleri için kurallar Er Meydanı'nda yerini aldı ve evet, minik iki, teşvik 1, teşvik 2 boyunda final müsabakası yapacak pehlivanlarımız. Er Meydanı'ndaki Zonguldak Alaplı güreş ağası Mesut Gülten yurt dışından bizleri izliyormuş. Buradan kendilerine çok selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. yavaş artık bu ödesiyle şekillenecek. Başkan ayarlasana bir ayarla bir daha Senin de ayarla. Ben şimdi oraya yavaş yavaş üstten sür bana. Teşvik 1 ve teşvik 2 boy final pehlivanları. Evet, şu anda Er Meydanımıza Bursa AK Parti İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan Bey Er Meydanımıza şeref vermiştir. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Er Meydanımızda coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldin diyoruz değerli bakanımıza. Evet, protokolda da gerçekten önemli isimler yer almakta. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teşrif etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Bey teşrifleri oldu. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim orada. CV Enerji ana sponsoru bu güreşlerin Tarık Sarvan Bey orada. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türküş ve kurmayları orada. Yönetim kurulu orada. Hepsine hoş geldiniz diyoruz.
Enerji ve Gökhan Günaydın kardeşlerim. Bazı anlarda verdiğiniz bilgiler ve güzel anlatımlarınıza odaklanınca güreşten... Ekin Türk TV olarak canlı yayındayız ve güreşlerimizi sizlere aktarıyoruz. Şu an büyük, orta ve başaltı güreşleri devam ediyor. Akabinde baş pehlivanların 6. tur kuralları, yani yarı final kuralları çekilecek. Toplamda baş pehlivanlarımız 7 tur güreş yapacaklar finalle beraber. Toplamda 76 baş pehlivan vardı. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etap olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi himayelerinde bu yıl 15.'si düzenlenen Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Pehlivan güreşlerinde minik bir boy final. Evet, finallerde bu arada başladı. Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz Bey Pehlivanı. Taha Öztürk, Bursa. Can İpek Tekstil sahibi Rıdvan Ahmet adına güreş yapıyor. İlker Şahin, Bursa. Minik bir boy final müsabakasını Kocaeli bölgesi meydan hakemlerimizden Sayın Fikret Aker hocam yapacaktır. Minik 2 boy final. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey Pehlivanı. Ensar Semih Tatar, Samet Tatar, Bursa. Ana kumandada, ana merkezde çalışan Çanakkale Kepez Belediye Başkanımız Gülon Aslan Bey Pehlivanı. Hasan Ateş, Çanakkale Kepez. Final müsabakasını Bursa bölgesi hakemlerimizden Hakan Karan hocam yapacaktır. Arz olunur. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Minik 1 ve minik 2 boy final pehlivanlarımıza alkışlarla, dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız, davulcular, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etabı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş himayelerinde gerçekleşen 15. geleneksel Softoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı güreşleri baş pehlivanlık 6. tur kura çekimleri başlıyor. Baş pehlivanlarımızın 6. tur kura çekimlerine nezaret etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti önceki dönem sanayi Evet, 6. tur kuralları için Mustafa Varankı protokol davet ediliyor. Şu an Bursa kameralarımız protokolü Sayın Halil Serdar Cevheroğlu kura hakemlerimizin Tertip Komite kura Başkanı aynı çekimini zamanda gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkişi. Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsoru Sayın Tarık Savlı. Tarihi Kırkpınar adını altın harflerle yazdıran Ağlar Ağası Kırkpınar Ağamız Sayın Seyfettin Selim'i. 15. geleneksel Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağamız Sayın Zeki Acarı. Bursa AK Parti İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'ın baş pehlivanlarımızın 6. tur kura çekimlerine nezaret etmek üzere er meydana davetimi arz ediyorum. Kura çekimine doğru gidiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş ve misafirleri CV Enerji Yönetim Başkanı Tarık Sarman, yine yağlı güreş
protokol şu an yerini aldı ve kura çekimine iştirak edecekler. Evet değerli güreşseverler, Antalya'dan Orhan Okulu geliyor. Evet, Kumluca'dan Orhan Okulu kura çekmek için çağrıldı sevgili seyirciler. Muratpaşa Belediye Spor Kulübü'nde güreş hayatına devam ediyor. Antalya Kumluca'dan Orhan Okulu şimdi geldi, kurasını çekti. Sezgin Yüksel'e verdi sevgili seyirciler. 3 numara Orhan Okulu. Konya'dan İsmail Koç. Orhan Okulu 3 numara. 3 numara Orhan Okulu'nu 4 numarayı kim bulursa hemen rakip olacak. Evet Bülent abi. Kaç numara gelecek? Belli olur o zaman. Bu kurada. İsmail Koç kaç numaralı kurayı çekecek? 1. Evet. 4 numara İsmail Koç. İsmail Koç, Orhan Okulu'nun rakibi. Kökmen geliyor. Orhan Okulu'yla ve Serhat Gökmen'le Serdar Yıldırım. Serhat Gökmen'le de Serdar Yıldırım eşleşti. Ama tabii şifayen çekecekler kuralları. Serhat Yıldırım'la eşleşmiş oldular. 2 numara Serhat Gökmen. Sakarya'dan Serdar Yıldırım geliyor. 2 numara Serhat Gökmen Büyükşehir Belediyesi ve 1 numara Serdar Yıldırım. Serdar Yıldırım Aslen Sakarya Akyazı Karapürçek'ti. Akyazı Belediye Başkanlığı adına güreşiyor. Serhat Gökmen ise Antalya aslen Samsun'da dikti fakat Antalya Manavgat Belediyesi adına güreşiyor. Orhan Okulu Antalya Kumlucalı. Antalya Muratpaşa Belediyesi adına güreşiyor. İsmail Koç aslen Konya Seydişehirli. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen. Daha önceden Trakya Birlik adına güreşiyordu. Fakat şu an herhangi bir kulübe dahil değil. Yani reiki yapıyorsun. Ama hiçbir zaman... Evet, basın mensuplarının son görüntülerimizi alıyoruz. Senden bunu öğreneceğim abi. Büyük orta güreşlerinde puanlama saati gelmiştir. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. Kıymetli protokolümüze şükranlarımızı sunuyor. Baş pehlivanlarımızı her meydana davet ediyoruz. Tarih yılına ben iş güreşleri yapamadım. Başa çıktığı yıl maalesef yenildi sevgili seyirciler. Açık konuşalım. Tarih yılına bizim sildiğimiz ve 7 asırlık süren milli eğitim geleneğinin en önemli yeri. Her yerde karşılaşmalar yanında güreşler. Ama Ey topraklar için toprağa düşmüş asker, göksen ecdat inerek gökse o pak kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek bak beni kimler katsın, gömerim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Cennet vatanımız için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimiz anısına bayrak seremonimizde sizleri ay yıldızlı al bayrağımızı ayakta alkışlamaya davet ediyorum. Tomaşır bizi ver. Evet, şu an bayrak töreni gerçekleşiyor. Başpehlivanlarımız da yağlanıyorlar. Son hazırlıklarını yapıyor.
aslar gibi şendik. Bin atsa o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı ak tolgalı beyler ve ileride. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Türklere Anadolu'nun kapısını açan, ordusuyla beraber en önde savaşan, dağlara, taşlara, destanlar kaçıyan, Alparslan'ın torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. Evet. Bir şaçık bir şarkı batan, gemileri karadan yürütüp ezberler bozan, dini İslam'a sancaktarlık yapan Fatih Sultan Mehmet Han torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. 19 Mayıs 1919'da İstiklal Savaşı'nın ateşini Samsun'da yakan, İzmir'de düşmanı denize atan, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup Anıtkabir'de yatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunu, Türkoğlu, Türk'üm ben. Evet kıymetli misafirlerimiz, son kez diyoruz ki dalgalan, dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen, ebediyen sana yok, ülküne yok izmihlal. Hakkıdır, hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Minik bir, minik iki boyunda puanlama saati geldi. Evet, ay yıldızı al bayrağımıza kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bayrak seremonimiz burada sona ermiştir. Teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, tamamlayalım. Arif ne yapar? Sen onu güzel şey. Bugün burada süzgün rüzgarlarda güreşimize katkı sağlayan, güreşimize elleyen veren ve öğren veren, değerli kurum ve kuruluşlara, Türkiye geleneksel güreşleri, değerli federasyon başkanımız, her şeyim. günün anlam ve önemini taşıyan plaket takdim edeceklerdir. Plaketlerini almak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'i her meydana davetimi arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Başaltı güreşlerinde puanlama saati gelmiştir. Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkeş Bey, güreşe ve sporcuya, pehlivana ve ata yadigarı spora vermiş olduğu desteklerden dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza günün anlam ve önemini taşıyan plaketlerini takdim edeceklerdir. Arz ederim. Biraz sert görebilirsiniz ama o sertliğin arkasında nedir? Güzel bir terbiye, adalet, vicdan, merhamet ve sahiplenme duygusu vardır sevgili. Evet, baş pehlivanlarımız. Dosta güven, baş pehlivanlarımız. Haydi aslanlar. Özü ve tekamülü itibariyle bölgesel değil, cihan şumuldur. Yani Kosova'dan... Evet, baş pehlivanlarımızın 6. turu, yani yarı final güreşleri Cevheroğlu Bey'i ben her meydana davet şimdi ediyorum. başlayacak. Cazgırlarımızın tanıtımıyla beraber birazdan yarı final müsabakaları başlayacak. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen'le, Orhan Okulu, İsmail Koç'la eşleşti. Bakalım finale hangi isim kalacak? Ersoy Bey'i alkışlarla her meydana davet ediyoruz. Evet kıymetli misafirlerimiz, Zeli Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. etap alan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Beyefendi himayelerinde bu yıl 15. düzenlenen Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlık 6. tur yarı final. Antalya Evet, şimdi söz cazgırlarda. Sayın Şükrü Sözen Bey pehlivanı bugün burada
Çanakkale Bigal Kurtuluş Ağası Pehlivan Güreşleri güreş ağası Reis Hasan Karabiber adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen, Samsun Ladım. Evet değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, şu anda yanında durduğum baş pehlivanımız 2022 yılında baş altı boyunda 3. oldu. Türkiye'nin en genç baş altından başa çıkan pehlivan olarak er meydanlarımızda güreş istiyor. Sakarya Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bülent Soykan adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalyalı iş adamı Köfteci Bayram'ın pehlivanı Serdar Yıldırım, Sakarya. Evet. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada tarihi Kırkpınar adını altın harflerle yazdıran ağların ağası Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim adına güreşiyor. Tarihi geleneksel Kurtdere Er Meydanı'nda 3 yıl üst üste 1. oldu. Altın kemeri ebediyen boynuna taktı. Tarihi geleneksel Elmalı güreşlerinde 6 yıl üst üste 1. oldu. 2 kez ebedi altın kemeri boynuna taktı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. etabı 1. oldu. Altın kemeri boynuna taktı. 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Antalya Gazipaşa'da faaliyet gösteren yanık hazır betonlar sahibi Gazipaşa Güreşleri güreş ağamız Sayın Yanık Ramazan Yıldırım adına güreş yapıyor. Tarihi Kırkpınar 2021 yılı baş pehlivanlık finalisti İsmail Koç, Konya Beyşehir. Yarı final müsabakalarını Bursa bölgesi hakemlerimizden Sayın Kadir Gül hocam ve yine Bursa bölgesi hakemlerimizden Sayın Hakan Orhan hocam yapacaktır. Arz olunur. Evet. Mavi gökte dalgalanan ay yıldızı al bayraktaki kan bizim. Toprağı vatandaştıran yüz binlerce şehit can bizim. Gök kubbeyi arş-ı alayı inleten ezanlarımız var bizim. Softoğlu Er Meydanı'nda kıran kırana güreş tutacak baş pehlivanlarımı şöyle coşkuyla alkışlayacak aziz seyircim var benim. Eli öpülesi aziz seyircim gelmiş. Softoğlu Er Meydanı hep böyle muhteşemmiş. Adalı, Hergeleci, Nakkaş, Balıkesirli, Mehmet Ali Yağcı, Ordulu, meydan okuyan, Antalyalı Gürbüz, Toros Kaplanı Cengiz, Softoğlu Mehmet Pehlivan, uyan, vur, vurun davullar, kocaman kocaman, Softoğlu Er Meydanı'nda pehlivanlarımın şöleni var, duysun bütün cihan. Unutmadım ustanı zaten. Evet, Sayın Federasyon Başkanım, duruşunu sordular, her zaman Elif gibi dimdik dedim. En yüce eserini sordular, CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyni dedim.
adını sordular. Göreve geldiği ilk günden itibaren geleneksel sporlarımıza, Türk yağlı güreşimizin değerine artı değer katan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın İbrahim Türkiş dedim. Gönderdim selamı. Allah Allah. Ya tamam boş ver. İllallah. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza Alkışlar diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, yine değerli Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım Sayın Ekin İbrahim Türkbüyü ile canlı yayındayız ve baş pehlivanlık 6. turu yani yarı finali şu an Büyükşehir Belediyesi tarihi Kırkpınar yazgılarımızın eşliğinde salavatlandı. Baş pehlivanlarımız taşıyan bir frege takdim edeceklerdir. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen'le eşleşti. Orhan Okulu İsmail Koç'la. Bakalım finale ismini yazdıracak baş pehlivanımız kim olacak? Birazdan göreceğiz. Orhan Okulu ve İsmail Koç arasındaki karşılaşma gerçekten zorlu geçecek bir karşılaşma. Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım'a göre tabii ki biraz daha tecrübeli, biraz daha değil bayağı bir tecrübeli ve deneyimli bir baş pehlivan. Serdar Yıldırım da yeni ve genç baş pehlivanımız. Bakalım abisi ustası konumunda olan Serhat Gökmen'e karşı nasıl bir performans sergileyecek. Ama dünden bugüne kadar hep çok güzel maçlar yaptı, çok güzel güreşler yaptı. Bizleri ve seyircilerimizi güreşe doyurdu Serdar Yıldırım. Bakalım Serhat Gökmen'e karşı nasıl bir güreş sergileyecek. Sayın Yunus Kaldırım, İsmail Koç ve Orhan Okulu. Uzun yıllar baş pehlivanlık boyunda beraber mücadele ediyorlar. Ezeli ve ebedi rakipler. Bakalım bugünkü sonuç nasıl olacak? Üstün performansıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Orhan Okulu, dev cüsseli, güçlü, kuvvetli baş pehlivan İsmail Koç'a karşı nasıl bir güreş sergileyecek? Merakla bekliyoruz. Şu an huzur peşrevlerini yapıyor baş pehlivanlarımız. evet, değerli Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımıza Mehmet Çetiner Balıkesir'de teşekkür ediyoruz. Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Fatih Atlı gerçekten kasnak ve paça oyunlarında gerçekten güzel oyunları olan ve oyunlarda gerçekten üstün oyunlar yapabilen baş pehlivanlar. Kasnaktan ve paçadan güzel oyunlar çıkaran baş pehlivanlarımızdır. Fatih Atlı, Orhan Okulu, Serhat Gökmen. Evet, genç baş pehlivan Serdar Yıldırım ekranları başınızda. Evet, meydan baş hakemleri de sahaya dağılmış durumda. 1 numaralı meydan hakemimiz Kocaeli bölgesinden Olga İnce, 2 numaralı meydan hakemimiz Kahraman Şişman İzmir bölgesinden, 3 numaralı meydan hakemimiz Antalya bölgesinden Adil Dede ve 4 numaralı meydan hakemimiz Tokat bölgesinden Mehmet Güngör görev almakta.
Yağlı güreş baş danışmanı eski başpehlivanlardan Şükrü Kazan. MHK Başkanı yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cino Mehmet Yılmaz. Gözlemciler Kurulu Başkanı da Mehmet Atmaca dikkatle yarı final güreşlerini takip ediyorlar. Evet sevgili seyirciler, burası Bursa Cürüseli Er Meydanı. Başpehlivanlıkta yarı final karşılaşmaları için pehlivanlar, gençlerdeler, televizyonlarda meraklı çok değerli izleyenler için tekrar edelim. Serdar Yıldırım, Serhat Gökmen'le Orhan Okulu, İsmail Koç'la mücadele edecek. Ve bizler bu güzel karşılaşmaları sizlere sevgili seyirciler. Kanal 15, Rumeli TV, Kanal 16, Yener Haber TV. Evet, helalleştiler ve güreş start aldı. Umarız güzel karşılaşmalardan sevgili seyircilerimiz memnun olmuştur. Çünkü gerçekten kıran mücadeleler bizler. Evet, sağ pencerede Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım, sol pencerede Orhan Okulu, Ertuğrul da yanlış olmuş. Orhan Okulu, İsmail Koç olacak. Sayın yönetmenim. Serhat Gökmen, Serdar Yıldırım doğru. Sol pencere Orhan Okulu, İsmail Koç. Lütfen sayın Reş'teki arkadaşlar Orhan Okulu, İsmail Koç olacak. Bir yanlış yazı oldu. Yayın yönetmeni olduğumuz için anında gözümde çarpıldı Bülent abi. Ertuğrul Dağdemir'in İsmail Koç olacak o. Sevgili Reş'teki arkadaşlar. Evet. Aynı kadraja, aynı Serhat Gökmen de gerçekten bu sene çok formda, çok hızlı ve hareketli güreşler çıkarıyor. Evet sevgili seyirciler, Serdar Yıldırım ve Serhat Gökmen mücadelesi ekranlarımıza geliyor. Serhat Gökmen bugün yaptığı güzel karşılaşmaları bakalım. Evet, şimdi daha güzel oldu. İsmail Koç oldu. Her an sonuca odaklı bir güreş olabilir. Serhat Gökmen ve Serdar Yıldırım arasındaki güreş. Çünkü her iki başpehlivanımız da yenmeye odaklı güreşleri var. Bana göre Serhat Gökmen ve Serdar Yıldırım güreşinde bir yeniş çıkabilir diye düşünüyorum. Yağlı güreşin dev adamlarından İsmail Koç sert bir elense vurdu. Evet. Serdar Yıldırım'ın arayışları var. Evet, Serhat Gökmen bastırdı ve dış kazıktan bakalım nasıl bir oyun gerçekleştirecek. Kazık oyunlarında gerçekten başarılı bir başpehlivan. Evet. Genç başpehlivan da
Sadece şunu söyleyeyim. Koca Yusuf kitabının yazarı Necdet Sağır abimizle birlikte bir prodüksiyon firması Koca Yusuf'la ilgili belgesel hazırlıyor. Zaman zaman Yusuf Karaman o yüzden buradan bildirelim. Necdet Sağır abimize Adana'da yaşıyor. Kendisi selam var. Evet, İsmail Koç'un baskısı var. Çift kasnaktan ayağa takıp sırt aşağı düşürmek istiyor Orhan Okulu'yu. Tabii şimdi sahanın ortasından sahanın dışına taşıdı Orhan Okulu'yu. Bu bir oldu. 2 ve üçüncüsünde aynı şey devam ederse hemen bir ihtar gelir Orhan Okulu'ya. Evet, bu arada baş altında bir puanlama halen devam ediyor. Hamza Özkaradeniz ve Serhat Elvan arasındaki karşılaşma. Onun bilgisini de verelim. Evet, yine çift kastane çift kasnaktan gömüldü İsmail Koç. Evet, üstün güreşi var şu an İsmail Koç'un Orhan Okulu karşısında. İsmail Koç sanki bu hafta taktiği değiştirmiş gibi, yani hep rakibinin üzerine gidiyor, durmuyor ve de etkili oluyor bana göre. Davullar. Evet, şu anda elimize. Evet, Serhat Gökmen tekrar baskısı söz konusu. Evet, üçüncü defa Cetvel hakemliğinden kimliği gelip alabilirler. sürdüğü için bir ihtar gösteriyor meydan hakemi. Meydan hakemi bir ihtar gösteriyor Orhan Okulu'ya. Bakalım kule hakemi heyeti nasıl bir karar alacak. Normalde verilmesi gerekiyor. Çünkü üçüncü defa sahanın dışına doğru sürdü. Serhat Gökmen 5 Kasım'dan gerdanlamayla Serhat Yıldırım'ı açık bitirmeye çalışıyor sevgili seyirciler. Bir ara rüzgar bayağı hızlanmıştı şu anda. Evet, yine meydanımıza Uluborlu Güreşleri Afiş Adamı Sayın
Nabil Tükenmez şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Evet, Serhat Gökmen'in dış kazıktan yayma çalışması var. Bir kez daha Serhat Gökmen dış kasıktan Serdar Yıldırım'a başka bir oyun taklidi getirmek için hazırlık yapıyor. Tabii Serdar'ın biz neyden kurduk? Buradan kurt kapanları geçecek. Sağdan sağdan kanalımız yapılmış. Hayatına borçla soldan vurmak üzere. Eğer bu hayatta üzere buna ceza yükselmesi. Serhat Gökmen'in dış kazıktan yayma çabası var. Ramazan demezler, bir Ramazan der. Ama şu anda Serhat Gökmen Antalya Manavgat yaşadığı Evet, Serhat Gökmen'in meşhur dış kazıktan kafaya geçip oradan güreş tabiriyle kafaya çökme. Rakibini bunaltmak için yapılan bir oyundur. Evet, Orhan Okulu İsmail Koç'u bastırdı. İç kazık arayışı var. Evet, ayağını dağıttı. Oradan kalkacak mı? Evet, kasnak ve paçayı yakaladı. Çok esnek pehlivan Serdar Yıldırım da. Ama Serhat Gökmen'in gerçekten oyun arayışları harika. Çok güzel yaydırdı. Bakalım oradan sarma kle yapabilecek mi? Evet, çekiyor. Evet, sağdan sarmayı vurdu. Serhat Gökmen açabilecek mi? Bakalım oradan kleyi geçirebilecek mi? Sevgili seyirciler, Evet, evet, sarma kleyle Serhat Gökmen finalist. Serhat Gökmen ilk finalist. Sarma kleyle. Baş pehlivanlık güreşlerinde Serhat Gökmen galip. Evet, finalin ilk ismi Serhat Gökmen oldu. Tebrik ediyorum Serdar Yıldırım'ı da. Serdar Yıldırım da bugün 5. etabı olan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerinde kürsünün bir basamağında yer aldı Serdar Yıldırım. Tebrik ediyorum ve finale kalan Serhat Gökmen'i de kutluyorum. Şimdi tek bir isim var. Orhan Okulu mu, İsmail Koç mu? Serhat Gökmen'in rakibi kim olacak? Evet, bu arada dış kazık dış paşadan bir oyun girişimi oldu. Oradan ayağıyla kepçeleyecek. Muhtemelen evet, Payan da yaptı zaten. Payan da yaptı ve İsmail Koç mağlup oldu. Yine CV Enerji lideri Orhan Okulu yine finalde. Finaldeki rakibi ise Serhat Gökmen. Toz koparan ayak, destek küçük, Orada iki elini koyduğu zaman buna Payanda diyoruz. Payanda ile yenildi İsmail Koç. Finalin ismi Orhan Okulu ve Serhat Gökmen. İki boy güreşlerinde final müsabakaları. Yunus Emre Bedirsoy. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor Bursa.
Payan da yaptı. Aktarma yaptığı için Rüstem Öztürk, geniş bu kadar olursa. güreşlerimizin tertip komite başkanı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Bursa. Final müsabakasını Sakarya bölgesi hakem hocalarımızdan Savaş Tan hocam yönetecektir. Arz olun. Teşvik 2 boyu final. Evet, alt boylarda da finaller başlıyor. Genişleri tekrardan izliyoruz. Serhat Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Sarmakule'den çevirişi Serdar Yıldırım'ı. Barış Güngörmüş. Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanımız Orhan Okulu'nun dış kazıktan ayağıyla kepçelediği an ve İsmail Koç'un payanda yaptığı an. Şahan Otolastik Finalin sahibi ismi Orhan Okulu Serhat Gökmen. Ahmet Şahan adına oldu. güreş yapıyor Balıkesir. CV Enerji lideri Orhan Okulu tekrardan finalde. Antalya bölgesi hakemlerimizden Osman Yasak yönetecekleri arz olunur. Evet, minik boylarla devam ediyoruz. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Finale kalan pehlivanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Yürük basamağını işgal eden baş pehlivanlar belli oldu. 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinde Deste küçük, deste orta ve deste büyük boy pehlivanları. Küçük orta küçük ve küçük orta büyük boy pehlivanları çok aceler meydanına. Deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boy pehlivanları çok aceler meydanına. alt boyların yukarıya doğru finalleri salınıp baş pehlivanlık boyunu Finale kalan boyların tamamı er meydanına. O baş pehlivanlık mücadelesinde kim iyi bir performans ortaya koyarsa, kim hücum ve atak güreşini benimser, rakibine karşı üstünlük sağlarsa o baş pehlivan 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin baş pehlivanı olacak. Bir nevi de Türkiye CW yağlı güreş liginin Dağlar. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, toz koparan ve ayak boyunda final müsabakaları. Toz koparan boyunda final. Bahadır Bıçak. Balıkesir Gönen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Palaz adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Gönenli meşhur vurmacı Recai Yeni Mahalle adına güreş yapıyor. Balıkesir Gönen. Ömer Gül. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Kocaeli final müsabakasını Samsun bölgesi hakemlerimizden Bekir Çağlar yönetecekleri arz olunur. Ayak boyunda final. Güreşlerimizin tertip komite başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor. Aynı zamanda bir mark yapı tasarım sahibi Onur Karaca adına güreş yapıyor. Evet, Bursa'da Mustafa Çelik, Samsun Vezirköprü. belli oldu artık. Orhan Okulu. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Ölke adına güreş yapıyor. Bugün burada Korkut elinde iş adamı Kur'an gayrimenkulleri sahibi Emin Kurt adına güreş yapıyor. Beytullah Sarı, Manisa, Kula. Final müsabakasının Ankara bölgesi hakemlerimizden Evet değerli küreseverler. yönetecekleri arz olunur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Softaoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerinde finalin adı Orhan Okulu Serhat Gökmen. Muhammedur Resulullah. Finale kalan pehlivanlarımıza hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, boylarında güreşi biten pehlivanlar kısmet veya pırpıtla madalya töreni için hazırlıklarını yapsınlar. Madalya törenine kısmet ve pırpıtı olmayan pehlivanlar şort, eşofman, tişört benzeri kıyafetlerle kesinlikle ve kesinlikle madalya törenine ve kürsüye gelmesinler.
bu cümleden olmak üzere boylarında güreşi biten pehlivanlar madalya töreni için çok acele protokol tribünün önüne geliniz. Deste küçük, deste orta, deste büyük boy. Küçük orta küçük ve küçük orta büyük boyda finale kalan pehlivanlar çok acele meydanına. Evet değerli güreş severler, Koza TV ve Ekin Türk TV ortak canlı yayın ağındayız. Şimdi bir röportajımız söz konusu. Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş röportajı hazır. Biz sözü Yalçın'a bırakıyoruz. ...15. Softoğlu Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda artık finale doğru giderken... Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'le beraberiz. Sayın Başkanım, dün de sıcaktı, bugün daha da sıcak ama ortam da sıcak. Seyircilerimiz gayet mutlu. Dünden daha fazla bir ilgi var burada. Artık finale doğru neler söylemek istersiniz? Açıkçası daha fazla ilgi bekliyorduk, doğruyu konuşmak gerekiyorsa. Burada çünkü çok ciddi bir organizasyon var, çok büyük bir gayret var. Ama hani dün 2-3 günden beri tabii onlar da kendilerince %100 haklılar. Meteoroloji yetkilerin saat 12-4 arası, 5 arası hiçbir şekilde işi olmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması tavsiyesi üzerine. Tabii burada saat 9'dan akşam bu saat şu anda 5. 6-7'ye kadarlık bir sıcağın altında kalmak kolay değil. Muhtemelen tabii bir de yağlı güreş izleyicimizin yaş ortalaması da düşünüldüğü zaman zorlayıcı bir etki oluyor. Bunu da kabul etmek lazım. Hakikaten bu kadar izlerken bu kadar zorlandığım bir dönem, bir müsabaka çok az hatırlıyorum. Sizler için çok daha zor. Tamamen güneşin altındaysınız. Ama gerçekten zamanlama anlamında biraz önce TRT'de söyledim. Şimdi de burada söylüyorum. Bunda tabii bizim de hatamız var. Bunu kabul etmem lazım. Hataları kabul etmek lazım. Hiç böyle bir sıcağı biz öngöremedik açıkçası. Aslında keşke böyle bir sıcağı öngörebilseydik. Bursa'mızın biliyorsunuz serin mekanları da var. Daha serin bir alanla çekip yapabilirdik bunu. Bunu yapabilecek güçte çünkü Bursa Belediye ama hiçbirimiz öngöremedik. Onlar da öngöremedi, biz de öngöremedik. Bir talihsizlik ama yapacak bir şey yok. Hakikaten bu şeye de etkiledi. Sporcuları da etkiledi. Şunu da sağladı. Lüzumsuz beklemeleri ortadan kaldırdı. Hızlı bir şekilde herkes sonuca gitme yönünde güreş tuttular. Bu anlamda belki de tabii faydası da oldu ama onları çok zorladı. Vatandaşlarımızı çok zorladı. Bizleri zorladı, sizleri zorladı. Yapacak bir şey yok yani. Sayın Başkanım, artık finalde, bugünün finalinde Orhan Okulu, Serhat Gökmen finali izleyeceğiz. Bu zamana kadar güreşçilerimiz, pehlivanlarımız gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Final öngörünüz nedir? Yine uzun mu sürer acaba? Şimdi her iki sporcumuz da çabuk sonuca gitmeyi başarabilen sporcumuz. Ben çok uzamayabilir diye düşünüyorum bakın yarı finalde de zaten bunu gördük. Hakikaten çok uzamadan ikisi de sonuca gittiler. Bu havanın da etkisi var tabii bunda. Bir an önce bütün sporcular kim yenecekse bir an önce yensin diye hızlı bir şekilde sonuca gitmeye çalışıyorlar. Ben finalin de çok uzamayacağını düşünüyorum ama yine de tabii bazen de finale kadar kalmışken hata yapmayalım ve hem ilave 4 puan alalım. Biliyorsunuz şampiyon olan finale kalana göre 4 puan fazla alıyor. O yüzden o önemli bir unsur. Bonus puanla birlikte hem onu alacak hem de maddi olarak da çok ciddi farkı var. Şampiyon olmakla ikinci olmak arasında. O yüzden hata yapmamaya tabii gayret gösteriyorlar. Tabii burada Orhan açısından bir fark daha var. Eğer Orhan bugün de zaten finale kalmakla iyice artık şampiyonluk yolunda çok emin adımlarla gidiyor. Gerçekten çok rahat gidiyor. Zaten şampiyon da olursa hemen hemen neredeyse son haftalara pek
herhalde final müsabakası onun için biraz formalite haline gelebilir. Ama Serhat da mesela defalarca kürsü gördü. Yani hakikaten hiçbirinin tesadüf olmadığını gösterdi. İlk organizasyon olan, birinci ayak olan Manavgat'ta finalistti. Bugün gene finalist. Ya birincide de finalist, sonuncuda da finalist. Orada da rakibi Ali Gürbüz'dü. Yine diğer güreşlerde de Serhat yine kürsü yaptı. Yani her türlü sonucu açık ama evet, minik bir boyunda. Tabii benim kendime göre tabii bir daha ağır favori olan biri de var ama bunu ben söylemem doğru olmaz. Her ikisi de sonucu alabilecek başarılı sporcular. Her iki sporcumuza gerçekten büyük mücadeleler yaptılar. Çok çaba gösterdiler. Zaten kürsünün aboneleri. Orhan zaten açık ara önde. Serhat da çok iyi yerde. O yüzden zaten Orhan Okulu'yu yenebilecek biri varsa birisi Serhat. Serhat ama bakacağız. İkisinin de şans yanında olsun. İkisi de buraya kadar sağlıklı bir şekilde, kazasız bir şekilde, sakatlanmadan inşallah sonuca ulaşsınlar diye umuyoruz. Biz biliyoruz ki yine keyifli bir final izleyeceğiz. Allah nasip ederse her ikisine de Allah derman versin diyoruz. Bakın, çoğu kez final müsabakaları çok keyifli olmaz. Çünkü iki pehlivanda ne oluyor? Son noktaya geldik diye risk almıyorlar. Mümkün olduğunca inanılmaz dikkatle güreşiyorlar. Ama her iki, yani Serhat'ın da Orhan'ın da çabuk güreşen bir tarzı var. O yüzden belki beklenenin üzerinde güzel bir müsabaka görebiliriz. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin size de. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'le birlikteyidik. Az sonra röportajlarımızda yine biz Er Meydanı'ndan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Diğer üçüncü Miraç Mutlu Mardali, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey pehlivanı. İkinci Taha Öztürk, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz Bey pehlivanı. İkinci ve birinci pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. İlker Şahin, Can Tekstil adına Sayın Rıdvan Ahmet Bey adına güreş yapıyor. Bursa Çalı. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere. Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız yerli otomobili TOG'un oluşmasında çok büyük emeği olan Bursa milletvekilimiz olan Sayın Mustafa Varank Bey'i alkışlarla Er Meydanı'na davetimi arz ederim. Buyurun Sayın Bakanım. Evet saygıdeğer misafirler, deste küçük boy ve deste büyük boyda final müsabakaları. Evet, şu anda ezan-ı Muhammed okunuyor. Puanlamalar dahil güreşleri durduralım. Bu anda Er Meydanı içerisinden geçen, dolaşan bütün sporcular ceza kuruluna sevk edilecektir. Kesin karardır, pehlivanlara duyurulur. Çok güzel. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Yani tam TRT'liksin, söyleyeyim sana. Evet Sayın Başkanım, siz de alalım o tarafa. Alkışlıyoruz bu güzel tabloyu. Pehlivanların başarıların devamını diliyoruz. Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, yerli otomobilimizin çıkmasında çok büyük gücü olan değerli bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'e, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve güreş ağımıza çok teşekkür ederim. Ağırlık sizde Sayın Bakanım. Tabii.
arkadaşımız ve biz de şimdi 15. Softa Mehmet Yağlı Pehlivan güreşleri Yunuseli Er Meydanı'nda Kanal 15, Rumeli TV, Lider Haber, Kanal 16 ekranlarında ortak canlı yayında sizlerle birlikteyiz değerli güreş severler. Orhan Okulu, Serhat Gökmen arasında biraz sonra yapılacak Doğuşlar müsabakasıyla artık CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 6. ayağının baş pehlivanı belli olacak. Orhan Okulu mu, Serhat Gökmen mi olacak? Hep beraber zevkle izleyeceğiz ve öğreneceğiz. Serdar Yıldırım, İsmail Koç, Zeki, Minik 2 boyunda dereceye giren pehlivanlar hemen gelsin. Mustafa Taş, Ertuğrul Evet, minik 2 boyunda 3. Aslan Rıza, Yıldırım Belediye Başkanım Sayın Oktay Yılmaz Bey pehlivanı. Diğer 3.'ümüz Mert Avcı, Balıkesir Gönel Güreşler Spor Kulübü'nün pehlivanı Balıkesir. 2. Ensar Samet Atar. Evet, şu anda ezanı Muhammed okunduğundan güreşler kaldı. Alt boyların finalleri var şu anda. Mustafa Bayram alt boyların finalleriyle de sizleri bilgilendirecek. Pehlivanlarımızın madalyalarını vermek üzere Domaniç Güreş Ağam Sayın Ceyhun Ergün Bey'i, Bursalı iş adamı Arator Siyasu Sayın Ender Kıran Bey'i ve Mustafa Kemal Paşa Yalıntaş Güreş Ağam Sayın Habib Karaca Bey'i alkışlarla Er Meydanı'na davetimi arz ederim. Evet, alt boyların finaliyle devam ediyoruz. Ezan-ı Muhammed bitti. Evet saygıdeğer misafirler. Finaller başladı. Yaklaşık yarım saat sonra baş pehlivanlık finali de başlar. Evet. Ezan şimdi bitti. Ezan-ı Muhammed okunmuştur. Ve güreşler kaldığı yerden devam ediyor. Evet saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Deste küçük boy ve deste büyük boy güreşlerinde final müsabakaları. Deste küçük boy ve deste büyük boyda Çatalca Belediye Başkanımız Sayın finaller Mesut var. Güler Bey'in pehlivanı. Çatalca güreşleri güreş ağamız Sayın Şeref Tatlı Bey'in pehlivanı. Caner Arslan, İstanbul Çatalca. Aslan Öztürk, güreşlerimizin tertip komite başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş adına güreş yapıyor, Bursa. Final müsabakasını Ankara bölgesi hakemlerimizden Hamza Özdemir yönetecektir, bilgilerinize arz olunur. Deste büyük boy final. Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanımız Sayın Mert Uygun adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Kazdağ Emlakları sahibi. Evet, bizi şu anda izleyen balıkçı Sebu'nun Yazgır Sebahattin Erdoğan'ın amcasının oğlu eski pehlivan Karamuselli iş adamı Nazım Erdoğan'a çok selamlar gönderiyoruz. Selamlar ve saygılar Nazım Erdoğan'a. Bursa Spor İl Müdürümüz Sayın Rahmi Aksoy adına güreş yapıyor. Alperen Atar Zonguldak Alaplı final müsabakasını Ankara bölgesi hakemlerimizden Elvan Aktepe yönetecektir, bilgilerinize arz olunur. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Finale kalan pehlivanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Küçük orta büyük boyda final müsabakası yapacak pehlivanlar.
kurban oluruz. Şanlı bayrağımızın yıldızıyla hilaline. Görmüş olduğunuz koç iller güreş yapacaklar. Küçük orta küçük. Evet, küçük orta küçük ve küçük orta büyük boyun finalleri. Seçici olacak. Gelip bakalım talih kuşu hangi pehlivanın Küçük orta küçük boy ve küçük orta büyük boyun finalleri yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada. Evet, İzmit Mehmet Ali Paşa'dan Elif Faizanesi'nden Muzaffer Kampara ve Elif Kerse bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar. Sayın Hacı Serdar Surma adına güreş yapıyor. Emirhan Saygı Ordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Küçük orta küçük boy ve küçük orta büyük boy salınıyor şu an. Akabinde büyük orta başaltı ve baş boyları kalıyor. Final müsabakasını yapacak olan pehlivanlar. Yusuf Kırat, Amasya, Belda. Küçük orta küçük boy final müsabakasını Çankırı bölgesi hakemlerimizden İsmail Yılmaz hocam yönetecektir, arz ederim. Küçük orta büyük boy final. Antalya Selik Belediye Başkanımız Sayın Enver Atutkan adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Veli Demir Otomotivlerinin sahibi Selik Güreş Ağası iş adamı Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Celal Bayar Çilenker Antalya. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Yağlı Güreş Birliği Başkanımız birazdan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş Başkan'la röportaj olacak. Ünlü iş adamı Röportaja bağlanacağız. İhsan Derin, Balıkesir, Bigadiç. Küçük orta büyük boy final müsabakasını Bursa bölgesi hakemlerimizden Aziz Yılmaz hocam yönetecektir, arz ederim. Allah Allah, illallah, Muhammed Resulullah. Finale giden koçillere dualarla diyelim maşallah, Allah darman versin. Büyük orta baş altı boyunda final müsabakası yapacak pehlivanlar çok acele er meydanına. Evet. Antalya Kemer'den, Kemer'in köklü ailelerinden Mahmut Şeker abimiz bizleri izliyormuş. Selamlar, saygılar. Sonra büyük ortada Ankara'dan Mehmet Kırat ve Antalya'dan. Evet, teşvik bir boyunda dereceye giren pehlivanlar madalya töreni için kürsüye. Küçük orta küçük boy ve küçük orta büyük boyda finaller için pehlivanlar salavatlandı. Evet, teşvik bir boyunda birazdan dereceye büyük girenler. orta ve başaltı finalistleri çıkacak ve günün sonunda son müsabaka baş pehlivanlık müsabakasıyla devam edeceğiz. Baş pehlivanlık finalinde Orhan Okulu ve Serhat Gökmen Evet, teşvik bir boyunda dereceye giren güreşecekler, pehlivanlar. kapışacaklar. Çok acele kürsüye gelin. Günün sonunda Serhat Gökmen mi yoksa Orhan Okulu mu baş pehlivan olacak? Merakla bekliyoruz. Şu anda Er Meydanı'nda final yapan isimler değerli izleyenler. Evet, Ecdat Yadigarı Osmanlı payitahtı Bursa'da artık kaybolmuştu neredeyse. Bu yıl 15.si düzenleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde Softoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerinin Er Meydanı'ndayız. Ve yine yanımızda bu organizasyonda yapılmasında en büyük katkısı olan Çalışan Bursa'nın çalışkan başkanı Sayın Ali Nur Aktaş var. Sayın Başkanım, artık finale yaklaştık. Son finalimiz kaldı baş pehlivanlarda. Dünden bu yana sizler de buradaydınız, takip ettiniz. Nasıl geçti, sizlerin yorumlarınızı alalım. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece büyük mutluluk diyoruz. 15.si dediniz ama aslında bunun en sonuncusu, 13.sü bundan tam 29 yıl önce 1993 yılında yapılmış. Ve 29 yıldır yapılmayan organizasyonu biz geçen yıl ilk defa gerçekleştirdik. 14. olarak bu yıl CV Enerji Güreş Ligi'ndeyiz. Ve artık 5 önemli ayaktan bir tanesi de burada. Bölgenin Kırkpınarı gibi burası. Bu sene daha büyük bir ilgi alaka var ve neticesinde de birazdan da baş pehlivanımız belli olacak. 1600 sporcunun katıldığı böyle bir organizasyona, ata sporuna, ata yadigarına hizmet etmek bizim için son derece büyük bir mutluluk. Gerçekten çok mutluyum.
sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, güreşin de kadim medeniyetimizin çok önemli spor dallarından bir tanesi olduğunu, pehlivanlığın bizim medeniyetimize çok önemli bir yeri olduğunu da burada ispatlamış olduk bu vesile. Ben katılan, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Hava çok sıcak gerçekten ama bu sıcak havaya rağmen bu ilgi alaka beni çok mutlu etti. İnşallah yenilerine diyorum. Sayın Başkanım, siz zaten ata sporlarına önem veriyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz bu düzenek de geçen yıl Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla düzenlenen göçebe oyunlarında ilk olarak seyircilerimizi ağırlamıştı. Siz de onları aldınız, buraya getirdiniz ve güreş için bir arena adeta oluşturdunuz. Kesinlikle. Yunusevli Havalimanımız farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan çok güzel bir mekan şehir merkezinde. Tabii bu mekanda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ve destekleriyle geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Göçebe Oyunları'nın alanını burada oluşturmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah farklı organizasyonlara burası ev sahipliği yapacak. Dediğim gibi 3,5 milyon nüfusu Bursa'nın birçok konuda altyapısı olduğu gibi güreşle alakalı da altyapısı var. Çünkü bünyesinde yetişmiş, bağrından çıkmış Softoğlu Mehmet Pehlivan gibi dönemin baş pehlivanı var. Sarayın baş pehlivanı var 2. Mahmud'un döneminde. Dolayısıyla da böyle değerleri bünyemizde muhafaza ediyor olmak bize daha fazla güç veriyor. Ve inşallah dediğim gibi yeni Softoğlu Mehmet Pehlivanlar çıkaracak bu arena. İnşallah başkanım, artık final olacak az sonra. Serhat Gökmen ve Orhan Okulu burada olacak, çıkacak. Mutlaka favoriniz vardır ama bu zamana kadar geçen güreşler sizlere neler hissettirdi? Ya şöyle söyleyeyim, Serhat kardeşimiz de Orhan kardeşimiz de gerçekten çok başarılı iki güreşimiz. Bu ülkenin gururu. Ben ev sahibiyim. Bana tarafsızlık düşer. Ben bir yorum yapmak istemiyorum. Muhakkak kalbimden birinin daha bir tık üstün olduğunu düşünüyorum ama neticesinde iyi oynayan, İşi usulüne uygun yapan kazanacak yani. Başarılar diliyorum ben. Sayın Başkanım, bir de bizi şu anda 7 Kanal canlı yayın ortak yayındayız ve dünyanın her yerinden milyonlarca insan izliyor. Tabii yağlı güreşler özelinde neler söylemek istersiniz? Onlara buradan ne mesajı vermek istersiniz? Evet, öncelikle herkese selam ve saygılar sunuyorum tabii ki. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Kadim medeniyetimizin önemli bir mihenk taşı olan güreşin daha fazla sahiplenilmesi geleceğimiz adına da gençlerimiz adına da çok önemli bir özellik. O yüzden onların bu ilgi ve alakası, onların bu takibatı inşallah dediğim gibi bu özelliği daha fazla arttıracak. Dolayısıyla onların alakası çok önemli. Onu özellikle üzerine basa basa söylemek istiyorum. Gençlerimizi bu işin içine katalım. Çocuklarımızı bu işin içine katalım ki güreş daha da zenginleşsin. Sayın Başkanım, bizler de çok teşekkür ediyoruz geleneklerimize, kültürümüze desteklerinizden dolayı. Efendim, sevgili misafirlerimiz, değerli izleyiciler, yanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş Beyefendi vardı. Onunla kısa bir sohbet ettik. Yeniden görüşmek üzere yeni röportajlarla ben sözü merkeze bırakıyorum. Büyük orta ve... Evet değerli güreş severler. Çok aceler meydanına. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş açıklamalarda bulundu. Çok aceler meydanına. Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşleri ve şu anda canlı yayın kabinimizde çok özel bir konuğumuz var değerli güreş severler. Evet, yine her meydanımız. Samsun Belediye Başkanımız Kunduz Vezirköprü Kunduz güreşlerinin güreş ağası Halil İbrahim Çiçek canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz Sayın abi. Hoş bulduk. Sağ olun. Olsun kardeşim. Öncelikle buradan Samsunlu hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsun bizim de güreşlerimiz yanaştı 23 Ağustos. Çarşamba günü Kunduz Er Meydanı'nda güreşlerimizi başlatıyoruz. Buradan tüm hemşerilerimi, tüm güreş severleri Kunduz güreşlerine davet ediyorum. Orada Kırkpınar'ı yaşatacağız. İnşallah Karadeniz'in Kırkpınar'ına herkesi Kunduz Er Meydanı'na buradan davet ediyorum. Evet değerli güreş severler. Şimdi ben Çorum Osmancık güreş sahasını hep övüyorum ama Kunduz, Vezirköprü, Kunduz Er Meydanı, Çorum Osmancık Er Meydanı'na tıpatıp aynısı, daha da büyüyor. Tam 40 bin kişi geliyor oraya. Muazzam bir atmosfer var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an hazırlıklar ne aşamada? Değerli am. Şu anda pehlivanlarla görüşmemiz, anlaşmamız bitti.
hepsiyle anlaştık. 64 tane baş pehlivanımız. Bir daha söyleyelim. 64 baş pehlivan. 64 tane baş Harika. pehlivan. Bunun da niye 64? Kura çekiminden dolayı 64 yapıyoruz. Çünkü birinci turda 32'ye düşmesi, orada bay geçme kesinlikle olmasın, haksızlıklar olmasın, herkes eşit bir şekilde güreş yapacak, birisi yorgun, birisi dinlek olmayacak. Haksızlık benim olduğum yerde kesinlikle olmasın, mümkün değil. Kunduz Er Meydanı'nı buradan ben Kunduz güreşlerini hiç kimseye anlatmakla anlatamam. Orada Kunduz güreşlerini görmeleri Gelsinler, gerekiyor. yaşasınlar. Gelsinler, yaşasınlar istiyorum. Buradan Akdenizli seyirci hemşehrilerimize, güreş severlerine, Antalyalıları özellikle Kunduz Er Meydanı'na bekliyorum. Çünkü biz onların güreşlerinin hepsine gidiyoruz. Evet. Onlar da gelsinler, Kunduz Er Meydanı'nı bir görsünler. Orada Halil İbrahim Çiçek Ağa'yı görsünler. Orada misafirperverliğimizi bir görsünler. Şimdi buyurun gelin diyor. Araya girmek istiyorum. Şimdi değerli ağam, şimdi ağalık önemli bir ritüel. Samsun'da da güreş çok seviliyor. Şimdi hep güreş severler mesaj atıyor. Ağamız kim? Bir kendini bir tanıtın. Çiçek ağamız kim? Bir kendinden bir bahsedelim. Çünkü güreş severler hep soruyorlar. Bu kadar güreşe omuz veriyor. Ciddi kazanımlarını kaynak olarak aktarıyor. Halil İbrahim Çiçek kim? Halil Şimdi İbrahim sen de. Çiçek, Samsun Vezirköprü Beşpınar köyünde doğdum. Ve küçük yaşta bizim köyümüzde şöyle söyleyeyim, hiçbir düğüne, güreş yapılmayan düğüne hiç kimse gitmezdi. Çocukluğumuz böyle yürüdü. Çocukluğumuz böyle yürüdü. Ben de çok güreş yaptım. Tabii köyde, düğünlerde güreş yerdik. Yani çıkıp da bir er meydanında güreş tutmadım. Ve oradan da tabii ki bizim Vezirköprü kurbetçidir, inşaatçıyız hepimiz. Biz oradan gurbete geldik, Ankara'ya çalışmaya başladık. İnşaat kalıpçı çıraklığından başladım. Ama benim güreşe olan hiçbir zaman sevdam bitmedi. Aşkım bitmedi. Ben şu anda tüyleri diken diken oldu. Evet, Kunduz Er Meydanı'nda 2008 yılında da güreş ağalığına oturdum ama tabii ki nasip olmadı. İşlerimizin yoğunluğundan da orada bir ara güreşlerimiz Göl Beldesi adına yapılıyordu. Sonra ara verildi. Hilal Acar tekrar bu Vezirköprü'de güreş ağasıydı. Kunduz güreşlerine Kunduz'a taşındı. Ben de orada 2018 yılında tekrar ağalığa oturdum, ağalığı aldım. Allah nasip etti. Allah nasip etti. 5 yıldır da güreşe hizmet ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve hep üstüne koyarak bugüne kadar geldik. Şu andaki tek hedefim de şudur. Yani ağalık falan da değil. Benim herhangi bir şeye de ihtiyacım yok. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da inşaat işi yapıyorum. Benim tek hedefim Kunduz'da, Karadeniz'in Kırkpınarı seviyesine getirdiğimiz güreşler bitmesin. Lig güreşlerini de Kunduz güreşlerine ekleyip bir çıta daha yukarıya alabilirsek tek hedefim bu. Ağalığı da o yüzden bırakmayacağım. O güreşleri de Kunduz Er Meydanı'nda canım sağ olduğu müddetçe bırakmayacağım. Varsa rakip tabii ki bu güreşi benim daha üst segmente çıkarabilecek birisi olursa da yanında olursunuz, öyle değil mi? Yanında olup ve maddi ve manevi ona destek olarak orada ağalığı veririz. Yoksa ben güreşi bilmiyorum, param var, ben gelirim orada da ağa olurum. Öyle bir şey yok. Evet. Bu noktada sorun şu. Sayın Bilal Acar sizin yol arkadaşlarınızdan. Evet. O da uzun yıllar çok büyük hizmetlerde bulundu. Bayrağı size devretti ve siz de hep birlikte. Sayın İbrahim Sadık Ediz belediye başkanımız, o da sizlere çok güveniyor, çok inanıyor. Dolayısıyla Karadeniz'in en güçlü marka değeri olan Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan güreşlerini el ele omuz omuza Türkiye'nin en önemli organizasyonu birine
ev sahipliği yapacaksınız. Ne zaman? 23 Ağustos Çarşamba günü. Şimdi güreş severler de soruyor. Neden 23 Ağustos Çarşamba günü? Normalde kunduz güreşlerin hak ettiği tarih bir pazar günü olmalı ve bütün güreş severler o güreşlerde bulunmalı ya da izlemeli. Şimdi söz sizde. Tabii ki bunu seyircilerimizin de bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Şimdi bizim güreşlerimiz her yıl biz bunu bayramda yapıyorduk. Daha önce Ramazan bayramından 4. günü yapıyorduk. Daha sonra biz bunu Kurban Bayramı'nın 4. gününe hep yaparken Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı bayramlar 10 gün önceye geldiği için bu yılda havaların çok yağışlı gitmesi, soğuk olması, bizim kunduz güreşlerini yaptığımız yerin rakamı çok yüksek, 1700 rakımda. Evet. Şimdi havaların yağışından dolayı bizim güreş sahamız olsun, orada yağlı güreşe elverişli bir şekilde havanın, ortamının olmamasından dolayı tarihler değiştiğini gösteriyor. Tarihi değiştirmek zorunda kaldık. Ama biz bu yüzden de lig güreşlerine hak sahibiydik ama bizim Vezirköprü ilçe belediyesi olduğu için bu lig güreşlerini de yaptıran belediyeler büyükşehir belediyeleri. Bizim Vezirköprü'de Büyükşehir Belediyesi bu güreşlere katkısı olmadığından dolayı biz lig güreşi yapamadık. Lig güreşleri de hep cumartesi, pazar ve 2 gün oluyor. Biz bu 2 gün olduğu için ve bizim de Kurban Bayramı'nın 4. günü olan güreşi hava yağışından dolayı yapamayınca diğer güreşlerdekiler hep pazar günlerinin dolu olduğu için tarihleri aldıklarından dolayı biz mecbur kaldık hafta içine güreşimizi ertelemeye. Bizim tabi tek hedefimiz zaten Kurban Bayramı da yapmakta ama Kurban Bayramları 10 gün öne geldiğinden bundan 20 gün sonra da kışa doğru gelecek. Her gün 10 gün öne geliyor. Tabii bunu da niye bugüne erteledik? Ağustos'un 23'üne bir o günlerde boşluk bulabildik. Bir de bizim orada tarımla ilgilendiği için hemşerilerimin ekin kaldırmasıydı, uydu buydu bilsin diye herkesin iş güç içeri koysunlar ve rahat güreşi izlemeye gelsinler diye ancak o tarihi bulabildik ve o tarihe alabildik. O yüzden de hiç kimse kusura bakmasın elimizde olmayan sebeplerden dolayı aslında oraya geldim. Lig güreşi için bugün bilmeyen hemşerilerim şunu bilsinler ki çok büyük rakamlar gerektiriyor. Bütçe gerektiriyor. Bizim bütçemiz burada Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla değil, Vezirköprü Belediyesi'nin ve güreş ağasının katkılarıyla olduğunu herkes bunu bilsin. Bilmeli. Biz kunduz güreşlerini sponsorlu bir güreş yapmıyoruz. Burada A desteğiyle bu güreşleri yaptığımızı bilsinler. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını vererek o hemşerilerimi mağdur etmiyorum. Oraya da Kırkpınar'ın kesinlikle en iyi pehlivanlarını getirerek 64'ün içinden seçerek orada kıran kırana güreş yaptırma için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum. Recep Tosun. Orada da sizinle inşallah tüm güreşe gelemeyen hemşerilerime güreşi sizin aracınızla Koza TV'nin destekleriyle aynı zamanda Ekin Türk TV ve Lider Haber'le de ortak yayındayız. Orada da inşallah hemşerilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Onlarla uğraşıyoruz. Şu anda saha çalışmalarımız, afişlerimiz, davetiyelerimizi de dağıtmaya başladık. Şimdi son olarak sorum bu. Siz bütün organizasyonlarda bulunuyorsunuz. Samsun, Vezirköprü, kunduz güreşlerin temsilen bir misyonunuz var. Bütün organizasyonlar varsınız. Adeta zaman fakirisiniz, iş adamısınız ama her organizasyonu bulunarak Samsun'u, Vezirköprü, kunduzu temsil ediyorsunuz. Şimdi o gün orada davetleri hazırladınız. Protokol oldukça yoğun olacak. Beklenti bu yönde. Çok seviliyorsunuz, çok takdir görüyorsunuz. Dolayısıyla orada nasıl bir ambiyans bizi bekliyor? Biraz ondan bahsedelim ve o şekilde veda edelim. Şimdi tabii ki oraya gelecek misafirlerimiz hiçbir şekilde onu düşünmesinler. Ben hepsini planladım. A tribünümüz ayrı bizim orada. Protokol tribünü ayrı, evet. Ayrı orada. Biz orada en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kunduz güreşleri anlatılmaz. Bizim oradaki ev sahipliğimiz anlatılmaz. Orada yaşanır diyoruz. Orada buyursunlar, gelsinler. Gelmeyenler de
görsünler diyor. Bu arada Akhisar güreşlerinin altın kemeri güreşası Hacı Serdar Sunlan sana çok selamım var. O gün orada olacak mı Hacı Serdar Sunlan? Ben buradan sesleniyorum. O günkü güreşleri lütfen kaçırma, orada ol ve tarihe tanıklık et inşallah diyorum. İnşallah, tabii ki bekliyoruz. Ağam, sana da saygılar, sevgiler. Ağam, senin de kunduz güreşlerini de görmek istiyorum. Bir ordu olarak, Karadeniz olarak orada olması gerekiyor, öyle değil mi? Orada tabii ki olması gerekiyor. İnşallah. Ben Ordu Perşembe'de de Aybastı Perşembe Yaylası'na da gittik güreşleri. Bizi orada belediye başkanları falan hepsi ağırladılar. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Bir Karadenizli olarak orada o güreşlerin yapılmasından çok gurur duydum, mutluluk duydum. Hepsinden Allah razı olsun. Güreşe kim emek veriyorsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güreşler kolay yapılmıyor. Bu atasporu, bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bir sporcunun şunu anlatmak istiyorum. Bir sporcu kötü alışkanlıkları olmayan tek spor yağlı güreştir. Herkesin en iyisini yapamazsa bile güreşi ve güreşçileri sevsin. Oradan her şeyi öğrenir. Zaten en iyi ahlaklı insanda olur diyorum. Son olarak bir kez daha tarih söyleyelim mi, davet edelim mi? 23 Ağustos Çarşamba günü kunduz güreşlerine tüm hemşerilerimi, tüm güreş severleri, büyüğünden küçüğüne orada bekliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Koza TV ailesi olarak güreşlere bu kadar emeğinizden dolayı sizler de herkes takdir ediyor. Çok sağ olun Recep Tosun kardeşim. Siz sağ olun değerli güreş severler. Biz 36 yıllık bilgi birikimimizi aktarıyoruz. Cebimizden bir şey çıkmıyor, tam tersi cebimize giriyor ama işte Ali İbrahim Çek gibi, Bilal Acar gibi güreş ağlarımız kendi öz kaynaklarını, kazanımlarını atasporumuz güreşe karşılıksız olarak aktarıyorlar. Onlardan biri de Hacı Serdar Sunlay'dı. Sana selamını yolladı. Dolayısıyla Rabbim birinize binler katsın. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Değerli güreş severler, biz 23 Ağustos Çarşamba günü Samsun Vezirköprü Kunduz Er Meydanı'nda canlı olarak ekranlara getireceğiz. Bizi davet eden Sayın Hakikaten Çiçekli Bilal Acar Başkanımıza, herkese gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Size protokole uğurluyoruz Sayın abi. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Çok sağ olun. Havada uçar. Bazıları rakipten kaçtıkça kaçar. Yiğit olan. Yiğit olan rakibe. Koşa güreşir. Buna el meydanı derler. İlde pazar. Maşallah diyelim. Değil misin Nazar? Türk. Biz en tarihi böylece Nazar. Peygamber. Koşuyoruz. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Büyük orta boyunda final müsabakası yapan geleceğin baş bir onurlarında dualarla alkışlarla değil. Haydi aslanlar, Allah berman versin. İç final mücadeleleri de Ermenistan'ın tam ortasında devam ediyor. Baş altı pehlivanlığı, Senet Pehlivan, bu sana yapılan son çağrıdır. Acil olarak Ermenistan'a. Kendimize tebrik etmek lazım. Ve bitti sevgili seyirciler. Ben şimdi gelmeyeceğim şimdi. Kazanan sevişti, kaybeden Erken diyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Meslek küçük boyda dereceye giren pehlivanlar değerli güreş severler, Madalya töreni için çok büyük orta finali salonda Antalya'dan İmran Vardi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük orta pehlivanı Mehmet Kırat büyük orta finalini yapıyorlar. Birazdan başaltı finali için pehlivanları davet ettiler. Necmi Bey, baş altında da Serhat Elvan ve Yıldıray Pala final yapacaklar. 5. etabını tamamlamaya az bir zaman kaldı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş
Ligi'nin 5. etabı Bursa Büyükşehir Belediyesi Softaoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerindeyiz. Başaltı finalini Antalya Manavgat Belediyesi Pehlivanı Serhat Elvan'la İstanbul Çatalca Belediyesi Spor Kulübü Pehlivanı Yıldıray Pala arasında geçecek. Birazdan da baş pehlivanları salavatlayacak cazgırlarımız Orhan Okulu ve Serhat Gökmen arasında gerçekleşecek baş pehlivanlık finali. Atilla Zeybek, Yusuf Can Zeybek, son Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek'in babası Atilla Zeybek abi. Buraliler eski muhtarı. Kolay gelsin abi, iyi yayınlar. Gökhan Bey'e selamlar. Evet, Balıkesir Karesi Belediyesi Meclis Üyesi Güzel ve kolay gelsin, iyi yayınlar diler demiş. Erol Taşkeser, Balıkesir'de efsane başkan, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Hasan Hüseyin Koyun kolay gele demiş. Evet. Küçük orta küçük boyda dereceye giren pehlivanlar. Küçük boyda dereceye giren Mehmet Ali pehlivanlar. Paşa'dan, Elif Şifa Eczanesi'nden Muzaffer Kampara, Elif Kerse bizleri izliyormuş. Buradan çok selamlar. Mustafa Siviş, işin gücün rastgele. Evet, başaltı finali Serhat Elvan ve Yıldıray Pala arasında gerçekleşecek. Hakemliğini ise meydan baş hakemlerinden İzmir bölgesinden aslen Erzurumlu Kahraman Şişman hocamız yapacak. Kahraman Şişman da eski milli güreşçilerden değerli arkadaşımız. Abi kolay gelsin demiş. Kocaeli İzmit'ten aslen Çanakkale'li eski baş pehlivanlardan Mustafa Tülü ustamız bizleri izliyormuş. Buradan selamlar. 5. ayağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet, cazlarımız Karabük bölgesinden Mehmet Tokur 15.si düzenlenen Softaoğlu Mehmet Pehlivan salavatlayacak başaltı pehlivanlarını. Başaltı final. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen Bey Pehlivanı. Bugün burada Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren ünlü iş adamımız Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner Bey Pehlivanı. Bugün burada Uğur Mozaik Aydınlatma sahibi Murat Alkuş adına güreş yapıyor. Yıldıray Pala Samsun. Başaltı final müsabakasını İzmir bölgesi hakemlerimizden Davaşlar Diyarı Erzurumlu Kahraman Şişman hocam yapacaktır. Evet, İzmit'ten ailem Mehmet Mercan, Ceyhun Mercan, Hamza Mercan, Ali Mercan bizleri izliyormuş. Mercan ailesine buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Unutamam Tekirdağlı Hüseyin Alkaya'yı. Unutmam İzmit'ten İlhan Özkol bizleri izliyormuş. Selamlar. Mehmet Mercan, Fatma Mercan, Aleyna Mercan, Gülsün Mercan'a da çok selamlar. Unutmam İsmail Agan'ı, Reşit Karabacalı, Recep Gürbüz'ü, unutamam Toros Kaplan'ı, Cengiz Elbeya'yı, unutmam Sadık Atıl Karaca'yı, Şirin Baba'yı, Kocamestan'ı, unutamam, Cazgırların ustası, Mahallelerin efendisi, Paye Kırpınar, Baş Cazgırı, merhum İzmitli, Para Mehmet Turay'ı. Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Başaltı, final pehlivanlarımıza hep beraber
Alkışla alabilirim maşallah. Allah derman versin. Özel Özgür Aslan çok özel er meydanına. Başaltı final müsabakası. Cazgırımız Mehmet Tokur'un nidalarıyla başaltı pehlivanlarımız salavatlandı ve şu anda huzur peşrevinde başaltı pehlivanları. Bunlar geleceğin baş pehlivanları, baş pehlivan namzetleri. Yıldıray Pala, Serhat Elvan. Evet, birazdan baş pehlivanlık final mücadelesi başlayacak. Günün baş pehlivanı Orhan Okulu mu? Yoksa Serhat Gökmen mi olacak? Birazdan. İstanbul Çatalca. Pehlivanlarımızın madalyalarını vermek üzere Demirci Mahalle Muhtarım Sayın Mehmet Bulut Bey'i alkışlarla er meydanına davetimi arz ederim. Baş altında başladığı zaman ekranla hem sporda hem baş altı Evet değerli güreş severler, alt boylardaki final mücadeleleri devam ederken canlı yayın konuğumuz aslen Balıkesirli Isparta Uluborlu güreşlerinin güreş ağası Abil Tükenmez. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ataspor güreşe uzun yıllardır aslında aşinasınız. Kimden dolayı? Bahriyeli Mustafa abi. Değerli, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Siz bir tanıyabilir miyiz? Ekranları başında güreş severlere bir kendinizi tanıtır mısınız? Abil Tükenmez kim? Ben Balıkesirliyim. Evet. Balıkesir'de emlak, inşaat, toptan çiçek üzerine çalışmam var. Evet. Güreşe olan sevdanız nereden? Alkışlıyoruz bu güzel. Eskiden dedelerden geliyor. Teşekkür ediyoruz. Yani dedelerden geliyor bu sevgimiz. Bütün güreşlere, Türkiye'de nerede güreş varsa bütün işlerimi bırakıp en güreşlere giderim. Evet. Yani seviyorum. Yağlı güreş bir atı sporumuzdur bizim. Bunu elimizden geldiği kadar bütün imkanlarla, yani elimden ne geliyorsa ona göre hem destek vermek amacından. Yani Balıkesir nerede? Uluborlu nerede? Evet, evet. Ama orada bir boşluk olduğunu fark ettim ben. Orada güreş ağına talip olduk ve aldık yani. Nasıl hayırlı olsun o zaman. Güreş geçmişiniz var mı? Kendimin yok güreş geçmişim ama yani şu anki aklım olsaydı güreşirdim yani. Evet. Şimdi Mustafa Softoğlu Mehmet Yağlı Pehlivan güreşlerindeyiz. Kıran kıran mücadeleler var. Birazdan da baş pehlivanlık final müsabakasına çıkacaklar. Orhan Okulu ve Serhat Gökmen. Atmosferi nasıl buluyorsun? Güreş severlerin ilgileri noktasında neler söylemek istersin? Yani şu an evet, Orhan Okulu bu yıl çok güzel güreşiyor. Yani onu güreşi bütün güreş severler yani zevkten izliyor gibi. Yani bu yıl onun formu güzel yani. Bilmiyorum yani iyi güreşen kazansın derim yani. Hak eden kazansın. Aynen. Evet, harika. Peki çok teşekkür ederiz. Biz İnşallah teşekkür ederiz. bundan sonra ekranında başı güreş severler sizden Abil Tükenmez olarak çok bahsedecekler. Bir güreş ağası olarak misyonunuz var ve Uluborlu güreşleri de temsilen artık yerel güreşleri de mutlaka iştirak etmek durumundasınız. Evet, evet. Vaktiniz yetecek mi buna? Son olarak bu şekilde veda edelim. Tabii yani dediğim gibi baştan söylediğim gibi yani bütün işlerimi bırakıyorum ben güreşlere geliyorum. Yani güreşleri seviyorum yani. Peki çok teşekkür ederim Sayın Abil. Biz teşekkür ederiz. Güreş severler canlı yayın konuğumuz Isparta Uluborlu güreşlerinin güreş ağası Sayın Abil Tükenmez'di. Kendisinin vermiş olduğu samimi açıklamalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz ve protokoldeki yerini uğurluyoruz. Sizleri de alt boyların final mücadeleleriyle baş başa bırakıyoruz. Pek hazırlıklı değildik ama. Evet, baş altında müthiş mücadele için hazırlıklar var değerli izleyenler. Serhat Elvan ve Yıldıray Pala. Destur orta boyda 3. için artık son tasından ekranlarınıza geliyor. Sayın Mehmet Şimşek
Karapürçekbey'in sporcusu Serhan Atalay, Antalya Elmalı diğer üçüncümüz. Onur Keskin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey pehlivanı. İkinci Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz Bey pehlivanı. Abdullah Paşar ikinci ve birincimiz İstanbul Çatalca Belediye Başkanım Sayın Mesut Üner Bey pehlivanı Emirhan Taş birinci olmuşlardır. Pehlivanlarımızın madalyalarını vermek üzere Hürriyet Mahalle Muhtarım Hüseyin Tığ Bey'i alkışlarla meydanına davetimi arz ederim. Baş pehlivanlar, koç yiğitler, final müsabakası için meydanına yerlerinizi alınız. Haydi aslanlar, haydi koç yiğitler. Ve baş altında mücadele başlıyor. Yıldıray falan, büyük olan pehlivan sevgili seyirciler. Ve bizim takımında Serhat Yer var. Tokat'tan Yıldıray kanaması baş altında bir mücadele şimdi başladı. Yunuseli Meydanı'nda Bursa'da artık son karşılaşmalar için hazırız. Bu arada bir röportajımız var. Meydanı'na bırakıyoruz sözü. Meydanı'nda yeniden birlikteyiz. Yanımızda iki baş pehlivanımız var. Orhan Okulu ve Serhat Gökmen az sonra final mücadelesine çıkacaklar. İki pehlivanımız da 2 gün boyunca burada kıyasıya mücadele ettiler. Hak ettikleri finale geldiler. Bir tane kazanan çıkacak ama biz eminiz biliyoruz iki kardeş, iki arkadaş, iki dost değerli pehlivanlarımız. Hemen ben Serhat'tan başlayayım savunmada olduğu için. Güzel mücadele ettiniz. Orhan Okulu'yla az sonra final müsabakasına çıkacaksın. Neler söyleyeceksin? Öncelikle belediye başkanımız Şükrü Sözen'e teşekkür ederim. Her daim bizim yanımızda oldu. Maddi manevi kamplar olsun, şey olsun. Kırkpınar'da bir nasipsizlik oldu ama burada yine Grand Prix'lere devam ediyoruz. İnşallah güzel güreş olur. Orhan kardeşim bizim hem rakibim hem dostum. İnşallah kazasız belasız güzel güreşler olur diye diliyorum. Buradan herkese, ekranlar başında bizleri izleyen herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz ve Orhan Okulu yanımızda, son zamanların formda ismi, yine bugün finalde. Evet, ben öncelikle yani bu CV Enerji olsun, sponsorumuz olsun, ona ve federasyon başkanımızı da yani böyle güzel güreşler oluyor ama bizi de bayağı bir yordu yani bunlar. Şimdi 5. etabındayız lig güreşlerinin. Yani çok yorgunuz ikimiz de yani her güreşlerde final ve yarı finale kaldım. Ve inşallah tabii ligde 1. olmak için emin adımlarla gidiyorum. İnşallah hedefim yani Kırkpınar'da nasip olmadı. Yani bu işler nasip işi. Çok formda gittim ama nasip olmadı. İnşallah burada ligde 1. olmak umutlarım. Yani burada yani tüm ben rakiplerime ve Serhat kardeşimize de yani sakatsızlık bir final olsun diliyorum. Çünkü bizim için yani parmağımızın ucunda bir şey olsa yani güreş yapamıyoruz ve ekmeğimizi de yani tek işimiz bu. Başka bir şeyimiz yok. Allah sakatlık vermeden yani güzel burada kıran kırana bir final mücadelesi yapacağız. İnşallah nasip kimeyse o 1. olacak burada. Ben buradan ekranları başındaki olsun ve bizlere her zaman destek veren Muratpaşa Belediye Başkanıma ben çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman yanımızda Ümit Uysal Başkanım ve kulüp başkanım olsun. Herkese ben ekranlar başındaki yani Ataspor'umuza tüm destek verenlere de teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bizi 7 farklı kanalda dünyanın her yerinden milyonlarca bu güreş severleri, bu güreşi sevenler bizleri izliyor. Muhtemelen duaları da sizler içindir. Allah derman versin sizlere, inşallah en iyisi kazansın, sağ olsun. Evet değerli koç yiğitler, baş pehlivanlar hem Serhat Gökmen hem de Orhan Okulu bizlerle birlikteydi. Az sonra onlar final müsabakasına çıkacaklar ve elbet bir tane kazanan olacak. Biz de bir kez daha onlara Allah derman versin diyoruz. Ben tekrar sözü merkeze bırakıyorum. En çok madalyayı alan Bursa Büyükşehir Belediye'mizin yağlı güreş takımı. Değerli belediye başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey. Evet güreş severler, başaltı finali nihayete erdi. Sayın Ali Nur Aktaş Bey. İstanbul Çatalca Belediye Spor Kulübü sporcusu Yıldıray Pala 1. oldu. Antalya Manavgat Belediyesi pehlivanı Serhat Elvan 2. oldu.
Ve şimdi baş pehlivanlık finali için son dakikalar artık yağlanıp salavatlanacaklar baş pehlivanlarımız. Bu arada Antalya Kemer'den Mahmut Şeker abimiz bizleri izliyormuş. Selamlar. Antalya Kumlucalı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu baş pehlivanı Orhan Okulu ve Samsun Ladikli Antalya Manavgat Belediyesi baş pehlivanı Serhat Gökmen arasında gerçekleşecek final müsabakası. Bakalım günün sonunda baş pehlivan Serhat Gökmen mi yoksa Orhan Okulu mu olacak? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız 5. etabı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Softoğlu Mehmet Pehlivan CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin baş pehlivanı Orhan Okulu mu yoksa Serhat Gökmen mi olacak? baş pehlivanlarımıza başarı dileklerini sunmak üzere. Güreşlerimizin Evet, son hazırlıklar tamamlandı. aynı zamanda Baş pehlivanlarımız dizildiler ve bir numaralı hakem Kocaeli bölgesinden Olgay İnce yönetecek maçlarını. Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş. Bugün hakemlerin sevk ve idaresinde yağlı güreş baş danışmanı eski baş pehlivanlardan Şükrü Kazan, MHK Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Cino, Gözlemciler Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca. Bugün çok önemli, dün ve bugün çok önemli görevde bulundular. 15. Ve kazasız, belasız, çok şükür hatasız bir organizasyona imza attılar. Tüm kule hakemlerini, meydan hakemlerini, cetvel hakemlerini, yağlı güreş baş danışmanı Şükrü Kazan'ı, MHK Başkanı Mehmet Yılmaz'ı, Gözlemciler Kurulu Mehmet Atmaca'yı tebrik ediyor ve kutluyorum. Evet sevgili seyirciler, ekranlarınızda geliyor. Evet, son kez Kanal 15, bir Kanal anı fotoğrafı çekilecek. ve Lider Haber Türkiye Gençler Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş, ağaların ağası, Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, değerli güreş severler. Ondan önce protokolle birlikte Tarık Sarvan CV Enerji. Değerli konuklar, değerli güreş severler, gerçekten güreşlerimiz tuttu. Zeki Acar, Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşler ağası Zeki Acar da yerini aldı. Ve Bursa Belediye Başkanı Evet, müthiş bir kare. Ali Nur Aktaş derlersin adına. Bursa hizmetin Evet, 50 yıllık Kırkpınar Başçazgarı Bursa deyince Şükrü Kayabaş şu an Ali Nur Aktaş Bey'e özel manisi var. dolduramaz Bursa'da senin yerin. Helal olsun sana yapılan alkışlara. Bursa güvenle bakar. Artık 2024 yılında cazgırlık kariyerine Edirne'de son verecek, jübile yapacak Şükrü Kayabaş ve onun yerini dolduracak, onun yerine gelecek diğer cazgır adaylarımız mevcut. Onlara da başarılar diliyoruz. Başkanıma da bir şey söylemek istiyorum. Başkanım, seni görmeyen gözler utansın. Seni duymayan kulaklar utansın. Seni yazmayan kalemler utansın. Seni göstermeyen ekran utansın. Seni konuşmayan diller utansın. Geleneksel güreşlerin hizmetine devam et. Tarih seni ömür boyu yazsın. Ve Seyfettin Selim ama ben söylemek istiyorum. 4. kez altın kemer olacak. Parayı bulan insanlar ne padişahtır ne kraldır. Seyfettin ağamı sorarsanız gerçekten adam gibi adamdır. Giyinmesini bilene ne giyse yakışır.
Sayın ağam, sana bakan gözler kamaşır. Gerçekten Bursa ağalığı sana çok güzel yakışır. Ve yine CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsorumuz Sayın Tarık Savran. Sevgiler seyirlik değil, ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Bir gün ağlarsanız o da sevinç ve mutluluktan olsun. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ana sponsorumuz Sayın Tarık Savran'a kocaman alkışlar. Helali hoş olsun. Evet, şimdi pehlivanlarımızı bir fotoğraf alalım. Bir anı fotoğrafı. Evet, son görüntülerimizi alıyoruz basın mensupları. Evet, çok kıymetli protokolümüze şükranlarımızı sunuyor. Alkışlarımızla yerlerine uğurluyoruz. Evet sevgili seyirciler, baş pehlivanlıkta final karşılaşması birazdan başlayacak. Şu anda protokol baş pehlivanlara başarılar diledi. Cazgırlar dörtlüklerini söylediler. Artık günün son karşılaşması için hepimiz hazırız değerli izleyenler. Evet, günün son karşılaşması Orhan Okulu ve Serhat Gökmen arasında Orhan gerçekleşecek. Okulu ve Serhat Gökmen biraz sonra Cazgır'ın salavatına çıkış yapacak. Baş pehlivanlarımız biraz sonra final müsabakasına başlayacaklar. Evet. Başarı dilekleri sunuldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz protokola. Ve baş pehlivanlarımızın elinden kuvvetli bir moral alkış istiyorum. Alkışlar sizden, güreşler başlarımızdan. Evet saygıdeğer Bursalılar, saygıdeğer güreş severler. Bugün Allah'ın izniyle 15.'si yapalım. Evet, Ekin Türk TV ile canlı yayınımız devam ediyor. Yağlı pehlivan güreşlerimizde baş pehlivanlık final müsabakası. Ekin Türk TV Finale giden baş pehlivanlarımıza Türk yağlı güreşine hadi şöyle kocaman bir büyük alkış yapalım, hizmetleri var. bir moral alkışı Büyük yapalım. hizmet veriyor. Hep beraber bir alkışlayalım onları. Ekin Türk TV sahibi Selahattin Bayram Bey'e, Genel Müdürümüz Emrah Binici Bey'e Muratpaşa Belediye Başkanımız teşekkür ediyoruz. Ataspor'u yağlı güreşe destek verdikleri için sabahtan akşama kadar kesintisiz canlı yayın verdik. Ekin Türk TV'de bu anlamda teşekkürlerimizi iletiyoruz güreş camiam adına. Güreşçiye maddi manevi destek verdiğinden dolayı pehlivanlar adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum ve bugün bu er meydanında tarihi Kırkpınar'a adını altın harflerle yazdıran ağların ağası Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim adına güreşiyorum diyor. 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı Orhan Okulu Antalya Kumluca Aslı Desli baş pehlivanlar diyarı Samsun Ladikli Antalya Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen adına güreş yapıyor. Bugün de burada Çanakkale Biga güreşlerimizin güreş ağası olan Reis Hasan Karabiber adına güreş yapıyor. Serhat Gökmen Samsun Ladik alkışlıyoruz. Final müsabakasını Kocaeli bölgesinden Tarihi Edirne Kırkpınar Meydan baş hakemlerimizden Sayın Olga İnce hocam yapacaktır. Bir alkışla değerli hocama. Ezan oldum, dinmedim ben. Şehit oldum, ölmedim ben. Bayrak oldum, inmedim ben. Adım Müslüman, soyadım Türkoğlu, Türk'üm ben.
bizim kökümüz. Hazreti Peygamberimiz manevi gücümüz. Fatihler, Kanuniler, Mustafa Kemaller özümüz. Askeriz bu vatana. Çünkü Türk oğlu Türk'üz. Özü, sözü bir milletiz biz. Ta ezelden hür bir milletiz biz. Darbecilere darbe yapmış bir milletiz biz. Adımız belli, kitabımız belli. Türk oğlu Türk'üz biz. 1071'de bir yedik. Açıp içeri girdik. Buraları yurt bildik. Bedelise bedeli Çanakkale'de, Dumlupınar'da, İnönü'de 15 Temmuz'da ödedik. Vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Yakarım kem gözle bakanı sana. Namusum, kutsalım bu vatan bana. Edirne'den Kars'a, İzmir'den bana. Baş pehlivanlar dizilir er meydanına. Bu bayrak, bu vatan, şanımız bizim. Tarihe kazılı Türk, adımız bizim. Sana mensup, kanımız, canımız bizim. Vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Şimdi aslen Bursalı olup rahmetli Ferit'in matumu Bülent kardeşimin Cazgır Bülent'e de bir alkış istiyorum Bursalılardan. Alkış istiyorum, evet. Söylediğimiz sözlere birkaç kelime ekleriz. Allah izin verirse tekrar sizleri bir dahaki seneye yine bu er meydanında bekleriz. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Hadi aziz Bursalılar, oyunlarını hazırlayalım. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Evet sevgili seyirciler, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde Yunuseli Er Meydanı'nda baş pehlivanlıkta son karşılaşma. Cazgırların salavatıyla... Evet, küçük ortara, küçük boyamen bir şey çıksın. Ne yapıyorlar? Toprağı alıp Başpehlivanlık finali Serhat Gökmen ve Orhan Okulu arasında gerçekleşecek. Şimdi Cazgırlarımızın nidalarıyla başpehlivanlarımız huzur peşevinde şu an. Evet, aşırı yoğun bir rüzgar var. Milattan sonra 3. 4. asırda bunlar, havarlar, eceliler, evet, küçük orta küçük boylar 3. Amasya Merzifon Belediye Başkanı Sayın Kargı Bey'in pehlivanı Erdavcı 3. diğer 3. Karamürsel Belediye Başkanı Sayın İsmail Yıldırım Bey'in pehlivanı 3. İkinci Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey'in pehlivanı Emirhan Said ikinci ve birincimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey'in pehlivanı Yusuf Kırat, Amasya Bedda pehlivanlarımızın madalyalarını vermek üzere Günün son karşılaşması ve CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Softoğlu Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yağlı güreşlerde bakalım günün sonunda başpehlivan kim olacak? Orhan Okulu mu yoksa Serhat Gökmen mi? Her ikisinin de performansı gerçekten üst düzeyde. Bakalım başpehlivanlık kime nasip olacak? Meydan baş hakemi Olga İnce yönetiyor güreşi. Ama bir daha söylerseler bir 7 kaçtık içeri girdik diye biz de bunları söylemekte mükellefiz, sorumluyuz. Cenetlikleri milattan önce burada. Kıpçaklar destek uçağı milattan önce geldiler. Avarlar bunlar milattan sonra 3, 4, 5. asırda buradalar. 1050 yılında Pecenet Başkanı Sulce ne yapıyor? Edirne'yi kuşatıyor. Kale içinden atılan bir taşla kendisiyle atı vefat ediyor. Atı ve kendisini oraya gömüp... Evet, son taktikleri ustası, hocası Kemal Yılmaz'dan ve abisi Mustafa Okulu'dan alıyor Orhan Okulu. Serhat Gökmen'in ustası da
Eski baş pehlivanlardan gerçekten çok teknik baş pehlivandı. Bayram Ertan usta hem Serhat Gökmen'in hem Fatih Atlı'nın ustası Bayram Ertan. Evet. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Biz reklamlarda bahsetmiştik. Softuroğlu Mehmet Pehlivan güreşlerine gelen tüm misafirlerimize Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Bursa için canla başla. Bursa'da İsmet Kapım, Gönül Kapım tüm Bursalılara açık diye. Değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey, ücretsiz döner ikramları devam ediyor. Karnı baş değil, yemek yemeyi isteyenler, döner ikramlarımız devam ediyor. Giriş kapısının orada gidip döner ikramından faydalanabilirler. Değerli belediye başkanımıza yapmış olduğu bu güzel jestten dolayı kocaman bir alkış istiyorum değerli belediye başkanıma. Coşkuyla bir alkışlar mıyız değerli belediye başkanımızı? Sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten müthiş bir organizasyon. Yemede içmede hiçbir sıkıntı yok. Tribünler gerçekten çok güzel oluşturulmuş. Hatta vantilatör bile konulmuş, çalışıyor aktif insanların serinlemesi için. Yani dört dörtlük bir organizasyon olmuş. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de zaten yakışan budur diye düşünüyorum. Ve ben gerçekten camiam adına teşekkür ediyorum. Dört dörtlük organizasyona imza atan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kurmaylarına teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Evet, başpehlivanlık finali başladı. Şu an görüyorsunuz Ortaokulu Serhat Gökmen. Hatta dakikalar bile tutuluyor. Evet, Allah derman versin diyelim. Ve ya Allah ya Bismillah. Evet, küçük orta büyük boyda 3. Abdülbaki Kara, Serhat Şehriyedirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan Bey pehlivan 3. Diğer 3. BCM Osmanlılar Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bu arada madalya törenleri de devam ediyor. Antalya Korkut Eli 3. 2. Silik Belediye Başkanımız Sayın Enver Afutkan Bey şu an sonuçlanmayan tek güreş başpehlivanlık finali. O da 40 dakikalık normal süre var. 40 dakikadan sonra altın puana geçiliyor. Puan alan pehlivan galip ilan ediliyor. Sayın Yücel Yılmaz İhsan Derin birinci olmuşlardır. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcım Sayın Selim Yolbiçen değerli başkanıma alkışlarla Kafa tokuşması oldu. Davetimi arz ederim. Bunun nedeni tabii ikisi de hızlı ve hareketli güreş tercihi yapıyorlar. Lider Haber ve Kanal 16 ortak canlı yayınıyla şu anda Güzel karşılaşma. Evet, büyük orta pehlivanlar hazırlansın. Geldim. Softoğlu Mehmet final karşılaşması ekranlarımızda. Ekranların başındaki değerli güreş severler başında biz de her meydanında zevkle, heyecanla güreşleri anlatacağız sevgili güreş severlere. Evet, Serhat Gökmen'in Kasnak'tan arayışları var. Kasnak güreşinde her ikisi de çok etkili başpehlivan. Ortaokulu Serhat Gökmen. Bunlar gerçekten bu isimler kasnak güreşini çok iyi becerebilen başpehlivanlar. O Fatih Atlı var tabii ki, o da kasnak güreşini çok iyi yapan, beceren bir başpehlivanımız. Aşaması yapılacak ve son aşama 7. ayağında da Türk Belediye Mehmet Pehlivan güreşlerinde
olacağız sevgili seyirciler. Güzel heyecanı yine aktaracağız ama aralarda Sındırgılı Bilet Yağcı abimizin de yayınları olabilir. Onlar için de takip edin. Büyükorta'da 3. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın Bey Pehlivanı Emre Duman 3. Bir 3.'ümüz BCM Sporlar Spor Kulübü'nün pehlivanı Uğur Şimşek Antalya Kumluca'yı 3. 2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş Bey'in pehlivanı Mehmet Kırat Amasya 2. ve 1.'imiz BCM Sporlar Spor Kulübü'nün pehlivanı İmran Vardi Antalya 1. olmuşlardır. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Orhaneli Belediye Başkanımız Sayın Ali Aykut Bey'i alkışlarla meydana davetimi arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Dünden bugüne toplamda 1351 pehlivan burada bu Softoğlu Er Meydanı'nda kol bağladı. Ve kürsüye çıkanlar madalyalarını, kupalarını ve ödüllerini alıyorlar. Alkışlarımızla hoş geldin diyoruz değerli vekilimize. 2 gündür sizlerle güzel karşılaşmaları, heyecanları aktardık. Şimdi kala kala yalnızca bir final karşılaşması kaldı. Ve tek soru var. Evet, o da Orhan Okulu, Serhat Gökmen arasında. O tek soru. Bursa'nın baş pehlivanı kim olacak? Hadi ben söyleyeyim. Bundan 122 yıl önce Bursa'nın baş pehlivanı kimdi? 1901 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda yağlı güreşten Adana Halis Türkiye baş pehlivanı oldu. Yıl 1901 sevgili. Evet, başaltı pehlivanları kürsüye lütfen. Sonra bakalım Bursa'nın baş pehlivanı kim olacak? Evet, bu arada rahmeti Rahman'a kavuşan Kırkpınar Başcazgırlarından İznikli Pele Mehmet Usta'yı da rahmetli analım. Onu da burada yad edelim. Çünkü Bursa onun bölgesi. Türkiye'nin ender cazgırlarındandı Pele Mehmet Usta. Allah nur içinde yatırsın, mekanını cennet etsin. Madalya töreni için Er Meydanı'nda. İnşallah onu da rahmetli analım. Roma güreşinde dünya şampiyonu oldu. Hani bugün Güney Kore'ye diyorum ya. Orada şampiyon oldu. 1899 Paris. 2 yıl sonra 1940'da Türkiye şampiyonası oluyor. 1. Adalı Halil. 2. Kutludeleli Mehmet. En başaltı boyu pehlivanlarımız. Hemen kürsüye çıkalım. Dünya şampiyonu Karahan. Evet sevgili seyirciler, işte Bursa'nın böyle güzel özellikleri var. Dünya şampiyonu olarak gelirseniz burada 6. olursunuz. Bugün de tarihi Kırkpınar'ın baş pehlivanı Yusuf Can Zeydek. Evet saygıdeğer güreş severler. Başaltı boyunda 3. Burası Bursa. Amasya Merzbon Belediye Başkanımız Alp Kargı Bey'in pehlivanı Hüseyin Çimerek 3. Diğer 3.'ümüz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın pehlivanı, aynı zamanda Kocaeli ünlü iş adamı Cemalettin Kaçal Bey'in pehlivanı Hamza Özkaradeniz 3. İkincimiz Antalya Manavgat Belediye Başkanım Sayın Şükrü Sözen Bey'in pehlivanı Serhat Elvan 2. ve 1.'imiz İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Güner Bey'in pehlivanı bugün burada. Uğur Mozaik Aydınlatma sahibi iş adamı Sayın Murat Alkuş Bey'in pehlivanı Yıldıray Pala 1. olmuşturlar. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başkanı Sayın Gökhan Dinçer Bey'i evet alkışlarımla Er Meydanı'na davetimi arz ederim. Buyurun Gökhan Bey. 4-6'sı, 2-4-8'lik katları olarak devam etmek, bir daha tur atlayan olmasın diye 64'e düşürmek amaçlı bir tur yapılmıştı. Hemen şöyle bakıyorum notlarıma. Yeşil kalemle çizdiklerimde
pehlivan içinde değillermiş. İkisi de ilk turu güreş yaptılar, geçmişler. Hemen ikinci turda bakıyorum. Şu şekilde hızlıca Serhat Gökmen Şeneli yenildiler. Orhan Okulu'ya bakıyorum. Serhat Balcı'yı yenilmiş. Üçüncü turda Serhat Gökmen Yıldıray Akıl'ı mağlup etmiş. Orhan Okulu İsmail Balaban'ı mağlup etmiş. Üçüncü turda hemen dördüncü turda yani son 16'da Orhan Okulu Recep Karay'ı mağlup etmiş. Serhat Gökmen'le ünlü rakibi Mehmet Yeşil'i mağlup etmiş. Tabii çeyrek finale geldiğimizde de Serhat Gökmen, Furkan Kuruş Altın'ı, Orhan Okulu da Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup etmiş. Tabii finale adını yazdıranlar, yarı finale adını yazdıranlar Serhat Gökmen, Orhan Okulu ve İsmail Koç olmuş. Tabii yarı finalde de Serhat Gökmen sonunda Yıldırım. Evet, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin tüm sporcularına, Pınarcık Süt Bitkileri sahibi iş adamı, Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanım, Sayın Mehmet Sakarya Bey özel ödül vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şerif hadi gel. Evet, protokolün önünü boşaltalım lütfen. Sağlık görevlisi Sayın Doktor'um. Burayı boşaltıyoruz. Evet, bir sakatlanma meydana geldi. İlk dakikalarda da kafalar tokuşmuştu. Evet, protokolün önünü boşaltıyoruz. Benim hanım. Parmağı geldi herhalde gözüne. Destek sağlıyor. Örneğin Türkiye'de ilk defa bir belediyenin yağlı güreş müzesi. Çok güzel. Evet, 10. dakikada Neler var içerisinde? Serhat Gökmen'in parmağı Orhan Okulu'nun gözüne denk geldi. Sındırgılı Şerif, Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, Sındırgılı Mehmet Ali Yağcı, İzzet Yağcı, eski yine pehlivanlar. Evet, meydanda sağlık sıra dışında. Magöresi İbrahim. Evet, Fatih Atlı çırağı Serhat Gökmen'in yanında. Mustafa Tepeli'nin var, Başol Yağcı'nın var, Mehmet Kacaroğlu ustamızın var, Halis Şahan var, Ramazan Karakaya var, Sarı Kızın İbrahim var, işte daha şu anda Celil Atılgan var. Yani birçok Sındırgı'nın yetiştirdiği er meydanlarında ve sadece baş pehlivan. Minderlerde hayır, alt boylarda var, baş pehlivanlarda var. Onların aldıkları madalyalar, kupalar, ödüller hepsi var. Ama müzeye girdiğiniz zaman bir yağlı güreş evinden ziyade böyle bir zaman tüneline giriyorsunuz gibi. Yani cazgırların, davulcu, zurnacıların, yağcıların, yağ kazanlarının olduğu böyle bir mankenlerin özel kıyafetlerle, yöresel kıyafetlerle giyinilmiş köşelerinde sınırlı şerit anlar yağcıdan başlayarak ve artık Türkiye şampiyonu olmuş Roman'da İbrahim Kacaroğlu rahmetli
Evet, güreş kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Ekin Türk'te canlı yayınımız devam ediyor. 14. dakikaya girdik. Orhan Okulu, Serhat Gökmen karşılaşması devam ediyor. Bu arada Ekin Türk TV izleyicilerinden Mehmet Mercan, Fatma Mercan, Aleyna Mercan, Gülsüm Mercan Almanya Nürnberg kentinden bizleri izliyorlarmış. Buradan kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Aşırı rüzgar çıktı tekrardan. Evet, 17. dakikaya girdik. Orhan Okulu ve Serhat Gökmen karşılaşması normal seyirde devam ediyor. Evet, Orhan Okulu ilk turda tur atladı. İkinci turda Serhat Balcı'yı mağlup etti. Üçüncü turda İsmail Balaban'ı mağlup etti. Dördüncü turda Recep Kara'yı mağlup etti. Beşinci turda Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup etti. Altıncı turda İsmail Koç'u mağlup ederek finale yükseldi. Serhat Gökmen ilk turda tur atladı. İkinci turda Onur Şenel'i yendi. Üçüncü turda Yıldıray Yakın'ı yendi. Dördüncü turda Mehmet Yeşil'i yendi. Beşinci turda Furkan Durmuş Altun'u yendi. Altıncı turda Serdar Yıldırım'ı yenerek finale yükselmeye hak kazandı. Ve şu an Orhan Okulu Serhat Gökmen mücadelesi, yani 7. tur 7 güreş yaptılar dünden bugüne. 7 toplamda 7. tur bu. Hem Serhat Gökmen'in hem Orhan Okulu'nun güreşi 7.
tur olarak adlandırıyoruz. Kolay değil tabii, cumartesi aynı şekilde aynı performansı gösteriyorsun. Arada 8-10 saat dinleniyorsun, tekrardan sahaya geliyorsun. Yine aynı mücadeleyi bu sıcakta vermek zorundasın. Bir hedef var. O hedefe ulaşmak kolay değil. Gerçekten her iki günde müthiş, özellikle dün müthiş bir sıcak vardı. 37-38 derece gibi sıcaklık mevcuttu. Bugün esintiler var. Bugün esinti çok. Yani kolay değil. Hedefe ulaşmak gerçekten çok zor. Ama günün son müsabakası Orhan Okulu ve Serhat Gökmen arasında. Bakalım baş pehlivan kim olacak? Orhan Okulu mu, Serhat Gökmen mi? Merakla bekliyoruz. Evet, normal müsabakanın yarısını tamamladık. Normal süreç 40 dakika. 20 dakikasını tamamlamış bulunmaktayız. Muhtemelen puanlamaya doğru giden bir karşılaşma. Öyle gözüküyor. Puanlama güreşi izleyeceğiz gibi. Şöyle tamam ekleyebiliriz, ona da bir şey demiyorum. Ters de gelebilir ama zaten derseniz bir şey yaparsınız. Kura şansı diye bir şey aslında yağlı güreş. İlk turda da düşersin dediği adama Fatih Akın yendi geçti. Hayır. Mevzu şu. Mevzu o gün burada olmak. Bence bu antrenmanında orada kalıyor. Nedir bunun sebebi? Oturup araştıracaksın. Müsabaka analizi gibi bir şey var. Form çıkarmıştım. 25 yıl önce. Federasyona bir form kullanıyorlar. Müsabaka analizi çıkartıyor. Şampiyon kardeşimize ismini vermeyeceğim. Her güreşin birinci dakikasında arası puan veriyor. 60 ile 90 saniye arası hep puan vermiş. Demek ki orada bir sorun var. Bunun üzerine çalışıyor. Bundan dolayı hayır ama olması yok. Bu yüzden Serhat Gökmen'in biraz daha şöyle söyleyeyim. Bu işin antrenman bizlerle oturup konuşması, danışması lazım. Ve moral içinde psikolojik destek. Bünyamin Altıntaş, Ahmet Hoca, çok acele Cazgır Penebülent'in yanına. Kesin bir tanesi. İzmit'ten Ali Mercan, Hamza Mercan, Rıdvan Mercan bizleri izliyormuş. Buradan selamlar. Evet, 23. dakikaya giriyoruz. Normal seyirde devam ediyor güreş. Muhtemelen puanlamaya doğru giden bir karşılaşmaya benziyor. Her ikisi de her iki gün boyunca gerçekten büyük mücadele örneği sergilediler. Orhan Okulu da Serhat Gökmen de ciddi rakiplerini yendiler. Orhan Okulu ilk turda tur atladı. İkinci turda Serhat Balcı'yı, üçüncü turda İsmail Balaban'ı yendi. Dördüncü turda Recep Kara'yı, beşinci turda Ertuğrul Dağdeviren'i, altıncı turda İsmail Koç'u. Yani müthiş bir performans.
Serhat Balcı, İsmail Balaban, Recep Kara, Ertuğrul Dağ Deviren, İsmail Koç gibi star isimleri mağlup ederek finale yükseldi Orhan Okulu. Serhat Gökmen ilk turda tur atladı. İkinci turda Onur Şenel'i mağlup etti. Üçüncü turda Yıldır'a Yakın, dördüncü turda 2023 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil'i mağlup etti. Ve akabinde 5. turda genç, dinamik Başpehlivan Furkan Durmuş Altun'u mağlup etti. Aynı şekilde 6. turda Türkiye'nin en genç Başpehlivanı Serdar Yıldırım'ı mağlup ederek finale yükseldi. Çok evet, normal seyirde devam eden bir güreş. Her ikisi de puanlamayı bekliyor. İzlenimi veriyorlar. Günün son müsabakası CV Enerji'nin 5. etabı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan güreşlerindeyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir organizasyon. Harika bir organizasyon. Güzel güreşlerini Kırkpınar'a taşıdı. Ama zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan zor. Bunu tarihi Kırkpınar'da 10 yıldan fazla başpehlivan onları çözüyor. Zirvede kalmak daha zor. O yüzden Yusuf Cansevi'ye Kırkpınar başpehlivan olduktan sonra her güreşte birinci olmasını beklemekle yani. Bakın burada yine bu da insan, makine değil. Tabii ki insan evladı. O da yok. Bazen haftada 2-3 yapıyorlar ayrı ayrı yerlerde. Evet. O yüzden şöyle söyleyeyim, noktalayalım. Bir eksiklik varsa Serhat Gökmen oturup ustalarıyla, hocalarıyla, takım arkadaşlarıyla çalıştıkları Fatih Altınlar, diğer arkadaşlarıyla Ladiklerimiz diyecek. Benim ne eksiklik var? Gidecek Ladi'ye. Ladi'de oturacak aileleri. Benim ne eksiğim var? Bana söyleyin diyecek. Halk söyler eksik. Yanındakiler diyemez üzülmesin diye. Halk yüzüne söyler. Şu eksiğim var. Çalıştım. Gerçekten. O yüzden diyoruz ki hayvanlarımızı almak sağlıklı, canlı gelişmeyi Evet, normal seyirde devam ediyor güreş. İkisinde de bir hareketlenme yok. Bu seyirde devam eden güreşe hakem heyeti müdahale edebilir mi? Nasıl edebilir? Güreşi biraz daha hızlandırmak için her ikisine birer ihtar verebilir. Ya da belli bir
zamana ulaştıktan sonra her iki baş pehlivan da isterse puanlama sürecine geçilebilir. Softoğlu Mehmet Pehlivan er meydanında kıran kırana baş pehlivanlık final müsabakası yapan koç yiğitlere kocaman alkış isterim. Dalçılar, Estergon. Bazen de derler ki antrenman pehlivanı derler. Müsabakaya geldiği zaman adam iyi ayağa gider, iyi şartlar. İşte o yüzden hakikaten yani her meydanında ne kadar çok iş yaparsanız o kadar daha fazla forma girersiniz. O kadar fazla yol alırsınız. Çok güzel. Evet sevgili seyirciler, burası Bursa Güzel Er Meydanı'ndan sizlere sesleniyoruz sevgili seyirciler. Senin Havaalanı'nın yanında çok güzel bir Er Meydanı ve Bursa Büyükşehir'deyiz. Güzel bir Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet, baş pehlivanlarımızı puanlama sürecine davet ettiler. Şimdi altın puana geçilecek. Puanı alan galip ilan edilecek. Evet, ekranları başınızda Orhan Okulu'yu izliyorsunuz. Hocası Kemal Yılmaz son taktikleri veriyor. Yağda görevli olan yağcılar, baş pehlivanlarımıza puanlama güreşinde lütfen yağ getirelim. Geçmişe dönük Manisa'nın Yağda görevli olan yağcılar, baş pehlivanlarımıza lütfen yağ getirelim. Evet, puanlama için sahanın ortasına doğru geliyor Orhan Okulu. Evet, yağ görevlisi, baş pehlivanlarımıza yağ verelim.
Evet. Suvi Abiyez molasından sonra hemen başlayacak puanlama süreci. Evet, puanlama süreci şu an başladı. Bakalım günün sonunda baş pehlivan Orhan Okulu mu yoksa Serhat Gökmen mi olacak? Evet, kasnaklara uzanmak istedi Serhat Gökmen. CV Enerji'nin en yüksek puanını alan Orhan Okulu. Bakalım bugün de en yüksek puanı bugün burada alabilecek mi? Yoksa Serhat Gökmen mi puanı alacak? Günün baş pehlivanı kim olacak? Evet, günün son karşılaşması, son müsabakası Orhan Okulu ve Serhat Gökmen arasında puanlama süreci devam ediyor. Dostum iyi yayınlar diliyorum. Bugün babamın lokma ayrının 2. yılını yaptık. O yüzden ara ara bakıyorum. Ertuğrul'a üzüldüğüm sakatlığı için bütün güreşçilerimize saygılar, sevgiler. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Gökhan Günaydın'a selamlar Bülent Yağcı demiş. Gözüm sizlerde her zaman demiş. Gökhan abi çok dikkatli olmamız lazım. Balıkesir'den Baykan Evet, Serhat Gökmen, Orhan Okulu arasındaki puanlama süreci devam ediyor. Evet, Orhan'ın
Evet, davul zurna ekibimiz Sezgin Özfidan, Çetin Gökmen himayelerindeki davul zurna ekibi gerçekten 2 gün boyunca tüm Bursalıları coşturdular. Bu arada Orhan Okulu dış kazıktan ve de Serhat Gökmen de dış kazık dış başadan bakalım bastırabilecek mi Orhan Okulu'yu? Evet, bastırdı. Bastırdı. Evet, günün galibi, günün şampiyonu Serhat Gökmen. Kontra atakla dış kazık dış başadan 2015 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'yu bastırdı. Günün şampiyonu oldu Serhat Gökmen. Yükselen performansı devam ediyor ve günün şampiyonu oldu Serhat Gökmen. Tebrikler Serhat Gökmen. Tebrikler Orhan Okulu. Her ikiniz de aslanlar gibi kanınızın son damlasına kadar güreştiniz, güreş yaptınız. 2 gün boyunca önemli, ciddi rakiplerinizi yendiniz, elediniz. Günün şampiyonu Serhat Gökmen. Çok güzel bir puanlama süreci oldu. Her iki başpehlivanımıza kutluyoruz. Günün şampiyonu Serhat Gökmen. Evet, tekrar izliyoruz. Serhat Gökmen dış kazık dış paçadan hafiften evet içe doğru geçmiş, kol içeride kalmış, sonra çıkardı ve arkaya dış kazağa. Evet, kuvvetli pençeleriyle paçayı 1 dakika olsun, 1 saniye olsun bırakmadı. Evet, diğer üçüncümüz İsmail Koç. Evet, sevgili Gökhan Günaydın. Tam neyi anons ediyordum, neyi okuyordum? Çok güzel başpehlivanlık puanlama güreşi izledik. Her iki başpehlivanımızı da kutluyoruz, tebrik ediyoruz ve günün sonunda 5. etabını tamamladığımız Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin başpehlivanı, şampiyonu Antalya Manavgat Belediyesi başpehlivanı aslen Samsun Ladikli Serhat Gökmen oldu. Antalya Kumlucalı Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı Orhan Okulu da ikinci oldu. İsmail Koç başpehlivan üçüncüsü oldu. Serdar Yıldırım başpehlivan üçüncüsü oldu. Kürsü bu şekilde oluştu. Başpehlivan şampiyon Serhat Gökmen, ikinci Orhan Okulu, üçüncü İsmail Koç, yine üçüncü Serdar Yıldırım. Evet, hemen başpehlivanlarımız. Evet, tekrar izliyoruz. Kol dışarıdan hafife içeriye, iç kazağa doğru girdi. Sonra sağ kolunu çıkarıp elini beline attı. Paçayı bir an olsun bırakmadı Serhat Gökmen ve galibiyete ulaştı. Günün şampiyonu Serhat Gökmen oldu. Her iki başpehlivanımıza kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Güzel bir final müsabakası izledik ve günün sonuna geldik. Ekin Türk TV olarak sabah dün öğlenden bugün akşama kadar, yani 2 gün boyunca Ekin Türk TV olarak canlı yayında güreşlerimizi verdik ve günü tamamladık. Yine başka bir organizasyonda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, dostça kalın, Ekin Türk TV'de kalın. İyi akşamlar. Serhat Gökmen, Samsun Ladik birinci. Evet, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Ulu Şehir, Ulu Bursa'mızın değerli AK Parti milletvekili Sayın Emine Yavuz Gözgeç, 15. Softoğlu Mehmet Pehlivan. Bizi izlemeye devam edin.
Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben senin.